Emily, Valensurt'u yeniden karşısında gördüğünde, geçmişte yaşadığı bütün acıların bir anda yeniden canlanacağını bilmiyordu. Uzun süren ayrılığın ardından bu karşılaşma, ikisi için de bir umut kapısı olabilirdi. Fakat bazı yaralar vardır ki, yalnızca sevgiyle kapanmaz. Valencourt artık eskisi gibi değildi. Yaptığı hataların ağırlığı altında ezilmiş. Emily'nin gözlerindeki sevgiyi yeniden görebilmek için son gücüne kadar mücadele eden bir adamdı. Emily ise kalbi hala ona karşı koyamasa da, gelecekteki huzurunu yeniden aynı ellere teslim etmekten korkuyordu. O gece kütüphanede söyleyecekleri birkaç söz, yalnızca geçmişlerini değil, bundan sonraki hayatlarını da değiştirecekti. Çünkü ikisinin de henüz bilmediği bir gerçek vardı. Bu konuşma, belki de birbirlerini son kez görebilecekleri andı. Kapı açıldığında Emily'nin karşısında Valensurt'u gördüğü an, bütün kararlılığı sarsıldı. Valencourt ise uzun zamandır içinde taşıdığı pişmanlığı artık gizleyemeyecek durumdaydı. İkisinin arasında geçmişin mutluluğu, ihanete dönüşen hatalar, kırılmış güven ve hala ölmemiş bir aşk vardı. Peki Emily, onu gerçekten unutabilecek miydi? Valencourt, kaybettiği sevgiyi yeniden kazanabilecek miydi? Yoksa bazı ayrılıklar, ne kadar derin bir aşk yaşanmış olursa olsun, sonsuza kadar sürmek zorunda mıydı? O gece verilecek cevap, ikisinin de kaderini değiştirecekti. Akşam, Emily'ye sonunda bildirildiğinde, Comte de Villefort onu görmek istedi. Valensurt'un aşağıda olduğunu tahmin etti ve çaba gösterdi kendini toparlamak ve tüm ruhlarını toparlamak için ayağa kalktı ve ayrıldı. Daire, ama kütüphanenin kapısına ulaştığında, onu hayal ettiği yerde, duyguları öyle bir enerjiyle geri döndü ki, kendine güvenmekten korktuğu odaya döndüğünü söyledi. Orada uzun süre devam ettiği zaman, huzursuz ruhlarını kontrol edemiyordu. Onları hatırlayabildiğinde, kütüphanede Valensurt'u buldu, yanında otururken Comte. İkisi de onun girişinde ayağa kalktı. Ama bakmaya cesaret edemedi Valencourt ve Comte, onu bir sandalyeye götürüp hemen geri çekildi. Emily, gözleri yere sabitlenmiş, böyle bir baskı altında kalbi konuşamadığı ve zorlanarak nefes aldığı. Valencourt yanına bir sandalyeye atladı ve derin bir iç çekerek sessizliğe devam etti. Gözlerini kaldırsaydı, şiddetli duyguları algılardı, bu yüzden çok huzursuzdu. Sonunda, titrek bir sesle, "Sizi görmek istedim bu akşam. En azından daha fazla işkenceden kurtulmak için. Senin değişmiş tavrının bana yarattığı ve ipuçları olan gerilimi Comte'tan yeni aldığım kısmı kısmen açıkladı. Algılıyorum düşmanlarım Emily, geç mutluluğuma imrenen ve meşgul olanlar onu yok etmenin yollarını arıyorum. Ben de o zamanı ve yokluğu algılıyorum, bir zamanlar bana duyduğun sevgiyi zayıflattı ve şimdi kolayca yapabildiğin beni unutmayı öğren." Son sözleri sendeleyerek durdu ve Emily, öncekinden daha az konuşabilen devam etti sessiz. "Ah, bu ne toplantı?" diye bağırdı Valencourt, kendi toplantısından başlayarak. Oturdu ve odada aceleyle yürüyerek, "Bu ne toplantı, uzun ayrılığımızdan sonra." Yine oturdu ve, bir an için mücadele etti, kararlı ama umutsuz bir tonla ekledi. "Bu çok fazla, dayanamıyorum. Emily, benimle konuşmaz mısın?" Duygularını gizlemek istercesine yüzünü eliyle kapattı ve aldı Emily'ninki, ki onu geri çekmedi. Gözyaşları artık değildi, kısıtlanmış ve gözlerini kaldırıp onun ağladığını fark ettiğinde, tüm şefkati geri döndü ve aklından bir umut ışığı geçti, çünkü haykırdı, "O, bana acıyordun, o zaman beni seviyorsun. Evet, öylesin, hala kendi Emily'm, o gözyaşlarına inanayım, bana bunu söylüyor." Emily şimdi sertliğini geri kazanmaya çalıştı ve aceleyle kurutarak ellerini kuruttu, "Evet," dedi. "Sana acıyorum, ağlıyorum sen, ama, seni sevgiyle düşünmeli miyim? Hatırlayabilirsin, şunu dün akşam söyledim. Samimiyetinize hala yeterince güvenim vardı, inanıyorum ki, sözlerinizin açıklamasını istediğimde. Ver onu, bu açıklama artık gereksiz, onları çok iyi anlıyorum. Ama en azından samimiyetinizin ona verdiğim güveni hak ettiğini kanıtlayın, sana sorduğumda. Aynı değer verilen biri olmanın farkında mısın Valencourt, bir zamanlar sevdiğim kişi. Bir zamanlar sevilmiş, diye bağırdı, aynı. Aşırı duygularla duraksadı, sonra hemen bir sesle ekledi ciddi ve üzgün, hayır, ben aynı değilim. Ben kayboldu, artık sana layık değilim. Yine yüzünü gizledi. Emily bu dürüstlükten çok etkilenmişti, itirafını hemen cevap vermeye çalıştı.
Ve o da kalbinin yalvarışlarını ve kararlılıkla hareket etmesini istedi. Ki bu gelecekteki barışı için gerekli olan Long'a güvenmenin tüm tehlikesini fark etti. Kararlılığına karşılık verdi. Valensurt'un huzurunda ve sonuçlandırmak için sabırsızlandı, ikisini de işkence eden bir röportaj. Ama düşündüğünde, bunun muhtemelen son karşılaşmalarıydı. Direnci hemen battı ve yaşadı sadece şefkat ve umutsuzluk duyguları. Bu arada Valancourt, pişmanlık ve keder duygularına dalmıştı, ne güç ne de ifade etme isteği. Neredeyse duyusuz duruyordu. Emily'nin varlığı, yüz hatları hala gizli, göğsü ise huzursuz, sarsıcı iç çekişler. "Zorunda kalmaktan bana dokunma," dedi Emily, direncini hatırlayarak. "Bana bu koşulları anlatma gerekçesini bağışla, bu davranış. Bağlantımızı sonsuza dek koparmamı zorunlu kılan davranış. Ayrılmalıyız, ben şimdi son kez görüşürüz." "İmkansız," diye bağırdı Valancourt, derin sessizliğinden uyanarak, "söylediklerini kastetmen yok. Beni kendinden kovalamayacaksın. Sonsuza dek. Ayrılmalıyız," diye tekrarladı Emily vurgula, "ve sonsuza dek öyle. Kendi davranışın bunu gerekli kıldı. Bu kontun kararlılığı," dedi kibirle. "Senin değil ve hangi otoriteyle müdahale ettiğini sorgulayacağım bize." Şimdi ayağa kalktı ve odada büyük duygularla dolaştı. "Seni bu hatadan kurtarayım," dedi Emily, daha az değil huzursuz, "bu benim kararlılığımdır ve bir an düşünürseniz geç davranışın, gelecekteki barışımın bunu gerektirdiğini anlayacaksın. Gelecekteki barışın, ayrılmamızı gerektiriyor. Ayrılmamız sonsuza dek, sonsuza dek." Dedi Valancourt, "Ne kadar az şey duymayı bekliyordum ki sen öyle diyorsun. Ve ne kadar az bekliyordum ki, bunu söylemem gerekecekse," diye karşılık verdi Emily, sesi yumuşayıp şefkatle ve gözyaşları tekrar aktı. Sen, Valancourt, asla yapacağın ki saygımdan düş." Bir an sessiz kaldı, sanki artık yokluğun bilinciyle bunalmış gibiydi, "bu saygıyı hak ediyor." Kaybetmiş olmanın kesinliğini ve sonra, tutkulu bir kederle. Geç davranışlarının suçluluğunu ve onu acılığa sürüklemişti. Ta ki geçmiş ve geleceğe olan inancıyla birlikte gözyaşlarına boğuldu ve sadece derin bir şekilde konuştu ve kırık iç çekişler. Gösterdiği pişmanlık ve yaşadığı sıkıntı gerçek olamaz Emily tarafından kayıtsızca izlendi ve ona seslenmemiş miydi? Comte de Villefort'un bildirdiği tüm koşulları hatırlıyor onu ve tövbe etmenin tehlikesi hakkında söylediklerini, tutkunun etkisine güvenebilirdi belki kalbinde ve onun kötü davranışlarını unutmuş, şefkatteki tövbe heyecanlı. Valancourt, yanındaki sandalyeye geri dönerek sonunda sakin bir şekilde dedi, ses, "Doğru. Düştüm, kendi saygımdan düştüm. Ama Emily, bu kadar çabuk, bu kadar ani istifa edebilir misin? Eğer daha önce bırakmadıysanız beni sev, ya da davranışın planlarla yönetilmiyorsa, diyeceğim. Başka birinin bencil tasarımları, başka türlü umut etmeye istekli olmaz mıydın? Reformum için ve beni senden uzaklaştırarak, beni mutsuzluğa, kendime bırak." Emily ağladı yüksek sesle, "Hayır, Emily, hayır, bunu yapmazdın, eğer beni hala seviyordu. Sen de benim mutluluğumu kurtararak bulurdun. Bu umudun karşısında çok fazla olasılık var," dedi Emily. "Hayatımın rahatlığını ona emanet etmemi haklı çıkarmak için. Yapalım, ayrıca, gerçekten beni sevseydin bunu yapmamı isteyebilir misin diye sor." "Gerçekten seni sevdim," diye haykırdı Valancourt, "öyle mi? Belki aşkımdan şüphe edebilirsin. Yine de bunu yapman makul, çünkü seninle ayrılmanın dehşetini daha az çekeyim. Seni yıkımıma dahil etmekten çok. Evet, Emily, ben mahvoldu, onarılamaz şekilde mahvoldu, asla yapamayacağım borçlara bulaştım, boşaltma." Valancourt'un vahşi bakışı, bunu söylerken, kısa sürede karamsar bir umutsuzluk ifadesine büründü. Ve Emily, samimiyetine hayran kalmaya zorlanarak, tarif edilemez bir acı içinde yeni sebepler gördü, duygularının ani olmasından ve mutsuzluğun boyutundan korktuğu için, ki bu da onu da dahil edebilir. Birkaç dakika sonra, sanki karşı koyulmuş gibi görünüyordu yasını ve röportajı tamamlamak için. Dayanıklılık mücadelesini yaşadı. "Ben bu anları uzatmayacak," dedi, bir sohbetle, ki bu da iyi bir amaca cevap vermez. Valancourt, "Elveda, gitmiyor musun?" dedi. Çılgınca sözünü keserek, "Beni böyle terk etmeyeceksin, beni terk etmeyeceksin aklım sonuncusu." Arasında herhangi bir uzlaşma olasılığını önermeden önce umutsuzluğumun hoş görülmesi ve kaybımın
Dayanıklılığı. Emily bakışının sertliğinden korkmuş ve yatıştırıcı bir sesle dedi, kendiniz de kabul ettiniz ki bunun gerekli olduğunu bölüm. Eğer beni sevdiğine inanmak istersen, tekrar edersin teşekkür. Asla, asla, diye bağırdı o, yaptığımda dikkatim dağılmıştı. O, Emily, bu da öyle çok. Kusurlarım konusunda kandırmamış olsan da, kanılmış olmalısın bu onlara karşı olan bu öfkeye dönüştü. Kont aramızdaki bariyer, ama uzun süre böyle kalmayacak. Gerçekten de dikkatin dağılmış, dedi Emily, Kont değil düşmanınız. Aksine, o benim arkadaşım ve bu bir dereceye kadar olabilir. Seni onu kendi sahibin olarak görmeye ikna ediyor. Arkadaşın, dedi Valancourt aceleyle. Ne zamandır senin arkadaşın olabilir ki sevgilini bu kadar kolay unutturan mı? Size tavsiye eden o muydu? İtalya'dan size eşlik eden Monsieur Dupont'u söylüyorsunuz ve ben de öyle diyorum ki. Sevgilerini mi çaldın? Ama seni sorgulamaya hakkım yok. Sen öylesin kendi metresin. Dupont, belki de uzun süre benim düşmüşlerimi yenmez şans. Emily, telaşlı bakışlarından öncekinden daha çok korkmuştu Valancourt. Zar zor duyulacak bir tonla, Allah aşkına, makul, sakin ol. Monsieur Dupont sizin rakibiniz değil, ne de avukatınız say. Rakibin yok, ya da, kendin dışında, bir düşman değil. Kalbim sıkıntıyla doludur. Bu acı artması gerekir ve senin telaşlı davranışların ortaya çıkarken artık olduğum Valancourt. Olmadığını her zamankinden daha çok aşka alışkın. Cevap vermedi, kollarını masaya dayamış ve yüzünü tuttu elleriyle gizlenmişti. Emily ise sessiz ve titreyerek. Sefil bir şekilde duruyordu kendisi ve onu bu ruh halinde bırakmaktan korkuyordu. Ey aşırı sefalet, diye aniden haykırdı, ki ben de bunu yapabilirim asla acılarıma yas tutma. Kendimi suçlamadan, seni hatırlama, seni kaybettiğim aptallığı ve ahlaksızlığı hatırlıyorum. Neden zorlandım Paris'e ve neden beni aşağılık yapacak olan cazibelere boyun eğdim? Sonsuza dek, neden kesintisiz geriye bakamıyorum, o günlere masumiyet ve huzur, erken aşkımızın günleri. Anı kalbini eritmiş gibiydi ve umutsuzluğun çılgınlığı gözyaşlarına dönüştü. Bir uzun bir duraklama, ona dönüp elini tuttu, yumuşamış bir sesle söyledi ses, Emily. Ayrılmamıza dayanabilir misin, karar verebilir misin, bir kalpten ver. Seni benim kalbim gibi seven bir kalbi, ki var olsa da, hata yaptı, yaygın olarak hata yapılmış. Hatadan geri alınamaz değildir, ki bildiğiniz gibi, aşktan asla geri alınamaz mı? Emily cevap vermedi, ama onunla birlikte gözyaşları. Unutabilir misin, diye devam etti, tüm bizim eski mutluluk ve güven günleri, aklımda hiç yokken. Belki de senden gizlemek isteyebilirim, zevkim yokken, ki katılmadınız. O günleri anma beni götürme, dedi Emily, yoksa bana şimdiki anı unutmayı öğretemezsen. Suçlamak istemiyorum sen, eğer yapsaydım, bu gözyaşlarından korunurdum. Ama neden şimdiki acıları daha belirgin hale getirerek? Onları önceki acılarınızla karşılaştırarak erdemler. O erdemler, dedi Valancourt, belki tekrar olabilir benimki. Onları besleyen senin sevgin değişmedi. Ama korkuyorum, gerçekten de görüyorum ki, artık beni sevemiyorsun. Yoksa mutlu saatler, ki biz birlikte vefat ettiklerini söylediler. Benim için yalvarırdılar ve sen onlara bakamazdın etkilenmeden. Ama neden kendimi anılarla işkence edeyim, neden ben burada mı kalıyorsun? Yok olmadım mı, seni bu işe dahil etmek delilik olmaz mıydı talihsizlikler? Kalbin hala benim kalbim olsa bile. Seni üzmeyeceğim daha ileri. Ama gitmeden önce, diye ciddi bir sesle ekledi, izin ver bana tekrar ediyorum. Kaderim ne olursa olsun, ne kadar mahkum olursam olsun acı çek. Seni her zaman sevmeliyim, en çok sevgiyle sevmeliyim. Gidiyorum, Emily, ben seni bırakacağım, seni sonsuza dek terk edeceğim. Son sözü konuşurken kelimelerle konuştu, sesi titredi ve tekrar sandalyeye atıldı. Ki o da yükseltmişti. Emily odadan çıkabiliyordu, ya da söyleyemiyordu hoşça kal. Suç eylemleri ve neredeyse aptallıkları hakkındaki tüm izlenimler zihninden silinmişti ve sadece acıma ve keder hissediyordu. Dayanıklılığım yok, dedi Valancourt sonunda, yapamam, hayam. Hatta hatırlamakta zorlanıyor. Şimdi seni bırakamam, teklif edemem sana sonsuz bir veda. En azından beni bir kez daha göreceğini söyle. Emily'nin kalbi bu istekten biraz rahatladı ve çaba gösterdi inanmak. Reddetmemesi gerektiğine inanmak.
Yine de utanıyordu, Kont'un evinde ziyaretçi olduğunu hatırlıyor. Ama Kont bunu yapamıyor, Valensurt'un dönüşünden memnun ol. Ancak yakında diğer hususlar bunu aştı ve isteğini kabul etti. Şart şunu koşuluyla kabul etti, ne Kont'u düşmanı olarak ne de Dupont'u rakibi olarak görmezdi. O zaman onu, bu kısa mola yüzünden kalbi o kadar hafiflemiş ki neredeyse önceki tüm talihsizlik duygularını kaybetti. Emily, ruhunu toparlayıp uzaklaştırmak için kendi odasına çekildi, gözyaşlarının izleri. Bu da Kontes ve onun favorisi, ayrıca diğer insanların merakını uyandırıyor aile. Ancak zihnini sakinleştirmek imkansız oldu ve bu yüzden Valencourt ile geç yaşanan sahneyi ya da bilinç, onu yarın tekrar göreceği bilincindeydi. Bu toplantı şimdi ona öncekinden daha korkunç görünüyordu. Çünkü o samimi itiraf kötü davranışlarını ve utanç verici durumunu bu itirafın ortaya çıkardığı sevgi gücü ve şefkati onu derinden etkiledi ve duyduğu ve inandığı her şeye rağmen onun dezavantajı, saygısı geri gelmeye başladı. Bu ona sık sık görünürdü, imkansız. Kendisi hakkında bildirilen ahlaksızlıklardan suçlu olması imkansız, ki sıcaklığı ve acelesiyle tutarsız olmasa da, tamamen öyleydi samimiyeti ve duyarlılığıyla. Ne suçluluk olursa olsun, o da vermişti raporlara kalktığında. Artık tamamen doğru olduğuna inanamıyordu, ne de kalbi sonunda Erdem'in cazibesine karşı kapandı. Derinler hatalarını ifade ettiği kadar hissettiği bilinç görüşü haklı çıkarmak. Ve gençliğin istikrarsızlığını anlamadığı için eğilimler. Alışkanlıklarla karşıt tutulduğunda ve mesleklerin sıkça aldattığı yapanlar ve duyanlar da. Onları duyanlar da, belki de kendi kalbinin iltifat dolu iknazları ve Valensurt'un yalvarışları, Kont'un üstün ihtiyatıyla yönlendirilmemişti. Kendisi onun, açık bir ışıkta, mevcut durumunun tehlikesi. Dinleme tehlikesi, güçlü tutku etkisi altında yapılan değişiklik vaatlerine ve bir bağlanabilecek hafif bir umut. Mutluluk şansı mahvolmuş koşulların geri alınması ve yozlaşmışların reformu üzerine dayanıyordu. Alışkanlıklar. Bu nedenle, Emily'nin ikinci bir ilişkiye rıza gösterdiğini üzüyordu. Görüşme, çünkü bunun kararlılığını ne kadar sarsacağını ve fetihinin zorluğu. Zihni artık daha yakın ilgi alanlarıyla o kadar meşguldü ki, unuttu. Eski ev işçisi ve son zamanlarda onu heyecanlandıran vaat edilen tarih merak ama Dorothy muhtemelen bunu açıklamak istemiyordu. Çünkü gece oldu, saatler geçti. Ve Emily'nin odasında görünmedi. İkincisiyle uykusuz ve kasvetli bir geceydi. O kadar çok acı çekti, Valencourt ile geç sahnelerde takılmak için anı daha da kararlılığı reddetti. Ve Kont'un tüm argümanlarını hatırlamak zorunda kaldı, onu güçlendirmek için kullanmıştı ve aldığı tüm prensipleri ölen babasından, kendi kendine kontrol konusunda, hareket etmesini sağlamak için. Bu hayatının en ağır anında ihtiyat ve onurla. İşte tüm direncinin onu kaybettiği anlardı ve hatırlayarak eski zamanların güvenini reddetmesinin imkansız olduğunu düşündü Valencourt. O dönemde reformu kesin görünüyordu. Comte'nin argümanları Villefort unutuldu. İstediği her şeye kolayca inanıyordu ve istekliydi herhangi bir kötülükle karşılaşmak. Anında bir ayrılık yerine bir kötülük ile karşılaşmak. Böylece gece, sevgi ile akıl arasında etkisiz mücadelelerde geçti ve sabahı zayıf ve kararsız bir zihinle kalktı ve hastalıktan titriyordu. Bu arada Valencourt pişmanlık ve umutsuzluk işkenceleriyle uğraştı. Manzara Emily'nin tüm tutkusunu yenilemişti. İlk aşkıyla onu sevdiği ve yokluk ve yoğun sahnelerden geçici bir azalma yaşamıştı. Hayat. Mektubu aldıktan sonra Languedoc'a doğru yola çıktı ve o zaman biliyordu. Kendi aptallığı onu yıkıma sürüklemişti ve bu onun parçası değildi, bunu ondan gizlemeyi amaçladı. Ama sadece gecikmesinden üzüntü, kötü davranışlar evliliklerine zarar vermesi gerekiyordu ve öngörmedikleri bilgi, onu bağlarını sonsuza dek koparmaya itebilirdi. Oysa bu ayrılık olasılığı zihnini sardı, sonra acı bir şekilde acıttı kendini suçlayarak. İkinci röportajlarını bekledi, biraz daha az dikkatini dağıtıyordu. Ama yine de yalvarışlarının üstün gelmesini umuyordu, onu zorlamaması için ona yüklendi. Sabah saatte olduğunu öğrenmek için gönderdi, onu görecekti. Ve notu geldi. O zaman Kont ile birlikteydi. O da Valensurt'tan onunla tekrar konuşma fırsatı aradı. Çünkü o zihnindeki aşırı sıkıntıyı algıladı ve her zamankinden daha çok korktu, direnci onu terk edecekti. Emily, haberci, Kont'u göndermişti, geç konuşmalarının konusuna geri döndü.
Korkusunu vurguladı Valensurt'un ricaları ve tekrar ona uzun süren eğer bir varlıkla karşılaşmayı reddederse, bu mutsuzluk olmalı huzursuzluk. Tekrarlayan argümanları tek başına onu korumaya başlıyordu Valencourt'a karşı hala hissettiği sevgi. Ve onun tarafından yönetilmeye karar verdi onlar. Röportajın saati sonuna kadar geldi. Emily en azından sakin tavırla. Ama Valencourt o kadar huzursuzdu ki yapamıyordu, birkaç dakika konuştu ve ilk sözleri sırayla şu sözlerdi: ağıt, yalvarma ve kendini suçlama. Sonrasında şöyle dedi: Emily, ben seni sevdim, seni seviyorum, hayatımdan daha iyi. Ama benim kendi davranışları. Ama seni bir bağa dolaştırmaya çalışırdım, bu olmalı, senin için acı çekiyorum. Cezaya maruz kalmak yerine, ki bu benim nedeniyle, seni kaybettiğin için. Ben bir zavallıyım, ama artık kötü adam olmayacağım. Ben bencil birinin yalvarışlarıyla kararınızı sarsmaya çalışmayacaksınız Tutku. Seni istifa ediyorum, Emily, ve teselli bulmaya çalışacağım, ben mutsuz olsam da. En azından sen mutlu olabilirsin. Fedakarlığın hakkı aslında bana ait değil. Çünkü asla başarmam gerekirdi eğer ihtiyatınız gerektirmeseydi, sizi teslim edecek zihinsel gücü. Emily gözyaşlarını saklamaya çalışırken bir an durdu, gözyaşları da akıllarına geldi gözleri. Şöyle derdi: artık konuş, her zamanki gibi yap, dedi ama kendini kontrol etti. Affet beni, Emily, dedi o, sana yaşattığım tüm acılar ve bazen sen o zavallı Valensurt'u düşün. Unutma, tek tesellisi onun aptallığından artık mutsuz olmadığına inanmak. Şimdi gözyaşları yanağına hızla düştü ve umutsuzluk çılgınlığına geri dalıyordu. Emily direncini hatırlamaya ve röportajı sonlandırmaya çalıştığında, bu da ikisinin de sıkıntısını artırıyor gibiydi. Gözyaşlarını algılayıp gitmeye kalktığını belirten Valencourt, kendi kalkınını bir kez daha aşmak için mücadele etti, duygularını ve kendi duygularını yatıştırmak için. Bu kederin hatırlaması, dedi o, gelecekte benim korumam olacak. O, bir daha asla örnek olmayacağım, ya da beni kötüye çekmeye teşvik edecek güce sahip. Ne kadar yücelteceğim benim için yaşadığın yasını hatırlıyor. Emily bu güvence karşısında biraz rahatladı. Şimdi ayrılıyoruz, hiç olmamış, dedi. Ama, eğer mutluluğum senin için değerliyse, sen de olacaksın, her zaman unutmayın ki. Buna daha fazla katkıda bulunabilecek hiçbir şey, inanmak, kendi saygını kazandın. Valencourt onun elini tuttu. Onun elini, gözleri yaşla doluydu ve söyleyeceği veda sözü kaybolmuştu iç şeker. Birkaç dakika sonra, Emily zorluk ve duyguyla söyledi: elveda, Valencourt, mutlu ol. Tekrar etti, hoşça kal. Dedi ve elini çekmeye çalıştı ama yine de tuttu ve gözyaşlarıyla yıkayırdı. Neden bu anları uzatıyorsun? Dedi Emily, neredeyse duyulmaz bir sesle, onlar bize çok acı veriyor ikisi de. Bu çok fazla, diye haykırdı Valencourt, elini bırakıp kendini bir sandalyeye attı. Yüzünü kapattı elleriyle ve bir anlığına sarsıcı iç çekişlerle sarsıldı. Bir uzun bir duraklama, bu sırada Emily sessizce ağladı ve Valencourt yasını kaybetmeye çalışırken, tekrar ayağa kalkıp ondan veda etti. O zaman, kendini toparlamaya çalışarak, yine seni rahatsız ediyorum, dedi ki. Ama çektiğim acı benim için, yalvarsın. O zaman ekledi, sık sık titreyen ve huzursuzluğuyla titreyen ciddi bir sesle, elveda Emily. Sen her zaman benim tek hedefim olacaksın şefkat. Bazen mutsuz Valensurt'u düşünürsün ve o da öyle olur, acıma içinde, belki de saygıyla değil. O, benim için tüm dünya nedir, sensiz, saygın olmadan. Kendini kontrol etti, ben az önce yakındığım hataya tekrar düşüyorum. Daha fazla müdahale etmemeliyim, sabrına bağlı, yoksa tekrar umutsuzluğa kapılım. Bir kez daha Emily'ye veda etti, elini dudaklarına bastırdı, ona baktı. Çünkü son kez ve hızla odadan çıktı. Emily, onun bıraktığı sandalyede kaldı, acı içinde kalbi. Neredeyse nefes almasına izin vermeyen ve onun kalbini dinleyen koridoru geçerken giderek daha da sönerek çekilen adımlar. O, sonunda, bahçedeki kontesin sesiyle uyandırıldı ve, dikkat uyandırıldığında, gözüne çarpan ilk nesne Valensurt'un oturduğu boş sandalye. Gözyaşları, ki bazıları için zaman. Onun ayrılışından sonra yaşanan şaşkınlıkla bastırılmış rahatladığı için sonunda geri dönecek kadar. Sakinleşti kendi odası. Şimdi Montoni'nin öfkesi ve hayal kırıklığı mutsuz Emily'nin uyandırdığı daha yakın ilgi alanlarına yakındı.
Yağmaları alışılmış sınırlarını aşmış ve bir noktaya ulaşmıştı. Ki ne o dönemdeki Venedik Ticaret Senatosu'nun çekingenliği ne de ara sıra yardımı umudu. Onların da işbirliği yapmasına izin verecekti, aynı şekilde çaba, kararlaştırıldı ki, gücünün bastırılması ve saçmalıklarının düzeltilmesi. Önemli sayıda bir kolordu üzerindeyken genç bir subay olan Udolfo'ya yürüme emri aldığı noktada. Kısmen Montoni'den alınan bir yara nedeniyle duyulan öfke nedeniyle, kısmen ise başarı umudu. Bakan ile görüşmeyi istedi ve Bakan Enterprise. Ona göre, Udolfo'nun durumu bunu değiştiriyordu, açık kuvvetle ele geçirilemeyecek kadar güçlüydü. Sadece bazı sıkıcı operasyonlardan sonra, Montoni'nin son zamanlarda bu gücüne ne kadar yetkin olduğunu gösterdiği bir komutanın becerisinden. Elde edilebilen avantajlar, öyle sefere tahsis edilen önemli bir asker gücü ise bunu yapamazdı Udolfo'ya onun haberi olmadan. Yaklaşır ve bunun onur için olmadığını söyler. Cumhuriyetin düzenli kuvvetlerinin büyük bir kısmının kullanılmasını istiyordu. Böyle bir Udolfo kuşatmasının gerektirdiği süre, birkaç kişinin saldırısı üzerine haydut. Keşif gezisinin amacının çok daha başarılı olabileceğini düşündü daha güvenli ve hızlı bir şekilde. Kurgusal güçle karıştırarak. Mümkündü Montoni ve ekibiyle duvarları olmadan buluşup onlara saldırmak için. Ya da, kaleye yaklaşarak, gizli bir şekilde, daha küçük birlikler, ihanetten faydalanmak için ya da partisinin bazı üyelerinin ihmalkarlığı ve beklenmedik şekilde tüm üyelere acele etmesi Udolfo Kalesi'nde. Bu tavsiye ciddiyetle dikkate alındı ve onu veren subay askerlerin komutası, amacı için talep ediliyordu. İlk çabaları şunlardı bu nedenle sadece kurgusal olanları da vardı. Udolfo civarında, birkaç kondotiyerin yardımını alana kadar bekledi. Bunlardan hiçbirini bulamadı. Bu yüzden konuşmak istemedi egemen efendilerini cezalandırmak ve senatodan kendi aflarını almak istiyorlardı. Ayrıca Montoni'nin askerlerinin sayısını öğrendi ve bunun çok fazla olduğunu son başarılarından sonra arttı. Planının sona ermesi kısa sürede gerçekleşti etkilendi. Partisiyle birlikte döndükten sonra, sloganı ve diğerlerini aldı içerideki dostlarının yardımı sayesinde Montoni ve subayları şaşırdı. Bir bölüm tarafından, dairelerine yönlendirilmişti. Diğeri ise tüm teslimden önce gerçekleşen hafif çatışmayı sürdürdü garnizon. Montoni ile birlikte yakalananlar arasında. Suikastçı Orsino da vardı Udolfo'ya ilk varışında ona katılmış ve gizlenmişti başarısız girişimin. Ardından Kont Morano tarafından senatoya bildirildi. İkincisi Emily'yi götürmek için. Gerçekten de kısmen yakalama amacıyla yapılmıştı bu adam. Senatodan birinin öldürüldüğü ve seferin gerçekleştirildi ve başarısı onlar için o kadar kabul edilebilirdi ki, Morano siyasi şüphelere rağmen anında serbest bırakıldı. Montoni, gizli suçlaması, ona karşı harekete geçmişti. Hız ve kolaylık, bu işlemin tamamı tamamlandı. Bu da onun çekimini engelledi merak ya da yayınlanmış kayıtlarda yer almadan o zaman. Bu yüzden Languedoc'ta kalan Emily, yenilgiden habersizdi ve merhum zulmünde yaşanan aşağılanma anlamına geliyor. Zihni artık hiçbir mantık çabasının olmadığı acılarla meşguldü kontrol edebildim. Comte de Villefort, içtenlikle her şeyi denenle ihtiyarlık onları yumuşatmayı önerebilirdi. Bazen ona arzuladığı yalnızlık, bazen onu dostça partilere götürürdü ve onu mümkün olduğunca sürekli kurnaz sorgulamalardan korumakta ve Kontes'in eleştirel sohbeti. Sık sık onu gezilere davet ederdi, kendisi ve kızıyla birlikte, tamamen sorular üzerine sohbet etti. Zevkine uygun, ama ona bakıyormuş gibi görünmeden ve böylece çaba gösterdi yavaş yavaş onu yasından uzaklaştırmak ve başkalarını uyandırmak zihninde ilgi alanları vardı. Emily, ona aydınlanmış bir arkadaş ve gençliğinin koruyucusu olarak. Kısa sürede ona bir kızın şefkatli sevgisini hissetti ve kalbi, genç arkadaşı Blanche'a bir kız kardeşi gibi genişledi. Nezaket ve sadelik, daha parlak özelliklerin eksikliğini telafi ediyordu. Zihnini Valensurt'tan yeterince soyutlayabilmesi uzun sürdü. Yaşlı Dorothy'nin vaat ettiği hikayeyi dinleyin. Merakını duyduğu bir zamanlar çok derinden ilgilenmişti. Ama Dorothy sonunda ona ve Emily o gece odasına gelmesini istiyordu. Yine de düşünceleri onu zayıflatan düşüncelerle meşguldü merak ve Dorothy'nin kapıya vurması. Saat 12'den kısa bir süre sonra, şaşırtıcı neredeyse sanki atanmamış gibi. Sonunda geldim, hanımefendi, dedi. Acaba eski uzuvlarımı bu kadar titreten şey nedir, bu gece?
Bir iki kez düşündüm ki, zaten düşmüş miydim geliyor. Emily onu bir sandalyeye oturttu ve diledi ki ruhunu toparla, konuya girmeden önce, onu bu konuya getiren oraya. Ne yazık ki, dedi Dorothy, bunu düşünmekten, inanmak, bu beni çok rahatsız etti. Buraya da geldiğimde, odadan geçtim. Sevgili hanımefendimin öldüğü ve her şeyin benim etrafımda o kadar sessiz ve kasvetli olduğu yerdi. Ki, neredeyse onu ölüm döşeğinde belirirken gördüğümü sandım. Emily şimdi sandalyesini Dorothy'ye yaklaştırdı, Dorothy devam etti. Konu Lady Markizem'in şatoya gelinin gelinliğinden beri 20 yıl geçti. İyi büyük salona girdiğinde nasıl göründüğünü hatırla. Biz hizmetçiler hepsi onu karşılamak için toplanmıştı ve Lordum Markiz ne kadar mutlu görünüyordu. O zaman kim düşünebilirdi, ama, dediğim gibi, hanımefendi, Markiz'ın, tüm tatlı bakışlarıyla mutlu görünmediğini düşündüm. Kalbine söyledim, kocama söyledim, o da her şeyin gösterişli olduğunu söyledi. Ben de hayır dedim daha fazla, ama tüm bunlara rağmen ben söyledim. O zaman hanımefendi, Markiz kızım yakınlardaydı yaşına ve sık sık sana çok benziyordum. Vay canına. Efendim Markiz uzun süre açık evi tuttu ve böyle eğlenceler verdi ve şatoda o zamandan beri hiç olmayan böyle eşcinsel etkinlikler vardı. Ben o zamanlar benden daha gençtim, hanımefendi, ve en iyi ihtimalle eşcinseldim onlar. Philip uşak ile pembe bir elbise içinde. Sarı bir elbiseyle dans ettiğimi hatırlıyorum kurdeleler ve şu anki gibi değil, yüksek örülmüş. Kurdelelerle birlikte bir saç örgüsü her şey bununla ilgiliydi. Gerçekten çok yakışıyordu. Lordum, Markiz, fark etti ben. O zamanlar iyi niyetli bir beyefendiydi, kim böyle düşünebilirdi o? Ama Markiz, Dorothy, dedi Emily, sen öyleydin bana ondan bahsediyordu. Evet, hanımefendi Markiz, kalbi mutlu görünmüyordu ve bir keresinde, evlilikten kısa bir süre sonra, onu odasında ağlarken yakaladım. Ama, beni görünce gözlerini kuruttu ve gülümseyiyormuş gibi yaptı. Cesaretim yoktu sonra sorunun ne olduğunu sormak. Ama bir dahaki kez onu ağlarken gördüğümde, ağladım ve memnun görünmemiş görünüyordu. Bu yüzden daha fazla konuşmadım. Bir ara öğrendim sonrasında nasıl oldu. Görünüşe göre babası ona efendimle evlenmesini emretmişti, Markiz, parası için. Ve başka bir soylu vardı, ya da başka bir soylu Chevalier. Daha çok sevdiğini ve onu çok sevdiğini söyledi. Ve endişelendi onun kaybı için sanırım ama bana hiç söylemedi. Hanımefendim hep denedi gözyaşlarını Markiz'den gizlemek, çünkü onu sık sık gördüm. O gördükten sonra odaya girdiğinde çok hüzünlü ve sakin ve tatlı görünüyordu. Ama benim lord, bir anda kasvetli ve endişeli oldu, bazen bana karşı çok nazik davrandı. Hanımefendi, bu onu çok rahatsız etti, gördüğüm gibi. Çünkü hiç şikayet etmedi ve eskiden onu o kadar tatlı bir şekilde kabul etmeye ve iyi bir mizah kazandırmaya çalışırdı ki, kalbim sık sık onu görmek için sızladı. Ama eskiden inatçıydı ve ona sert cevaplar ve sonra, tüm bunların boşuna olduğunu görünce kendi yanına giderdi ve ağla. Eskiden onu ön odada duyardım, zavallı sevgili hanımefendi. Ama ben nadiren ona gitmeye cesaret ederdi. Bazen lordumun kıskandığını düşünürdüm. Elbette hanımefendim çok hayranlık duyuyordu ama hak edemeyecek kadar iyiydi şüphe. Şatoyu ziyaret eden birçok şövalye arasında şunlar vardı bir iki. Hep hanımefendime tam uygun göründüğünü düşündüm. Çok nazikti, ama çok enerjiliydi ve yaptığı her şeyde öyle bir zarafet vardı ki, dedi. Her zaman gözlemlerdim ki, orada olduğunda. Markiz'in daha çok karamsar ve hanımefendim daha düşünceliydi, aklıma geldi ki. Bu Chevalier evlenmesi gerekirdi ama ben asla öğrenemedim kesin. Şövalyenin adı neydi, Dorothy, dedi Emily. Neden size bile söylemeyeceğim, hanımefendi, kötü bir şey olabilir sonuçlan. Bir keresinde, o zamandan beri ölmüş bir kişiden duydum ki, Markiz'in eşi olarak kanın adıyla değildi. Çünkü daha önce özel olarak kalmıştı çok bağlandığı ve sonrasında korktuğu beyefendiyle evlenmişti. Babasına sahiplenmek, babası çok sert bir adamdı. Ama bu çok pek olası değildi ve buna pek inanmadım. Dediğim gibi, Markiz en çok da mizahtan kaynaklanıyordu. Çünkü bahsettiğim şövalye Çateau'ya ve sonunda, hanımefendime kötü davranması onu oldukça mutsuz etmişti. Kalede neredeyse hiç ziyaretçi görmüyordu ve onu neredeyse yaşattı kendisi.
Onun sürekli hizmetçisiydim ve çektiği her şeyi gördüm. Ama yine de o hiç şikayet etmedim. İşler böyle devam ettikten sonra, neredeyse bir yıl boyunca hanımefendim hastalandı. Ve uzun endişelerinin onu böyle yaptığını sanıyordum. Ama ne yazık ki. Korkarım ki o öyleydi bundan da kötü. Daha kötüsü. Dorothy, dedi Emily, bu mümkün olabilir mi? Korkarım öyleydi hanımefendi, garip görünümler vardı. Ama sadece yapacağım olanları anlatmak. Efendim, Markiz. Sus, Dorothy, o sesler neydi, dedi Emily. Dorothy yüzünü değiştirdi ve ikisi de dinlerken, gecenin sessizliği, alışılmadık tatlı müzik. O sesi daha önce de duymuşum kesin, dedi Emily sonunda. Sık sık duydum, hem de aynı saatte, dedi Dorothy, ciddi bir şekilde. Ve eğer ruhlar müzik getirirse, bu kesinlikle bir kişinin müziği. Emily, sesler yaklaştıkça, onların eskiden olduğu gibi olduğunu anladı, babasının ölüm anında duyduğunu ve bunun şimdi o hüzünlü olayı ya da onun etkilendiğini anırlar batıl inançlı bir hayranlıkla. Kesinlikle çok etkilenmişti, neredeyse bayıldı. Sanırım bir keresinde size söylemiştim, hanımefendi, dedi Dorothy, bu müziği ilk duydum. Hanımefendimin ölümünden kısa bir süre sonra. İyi hatırlıyorum geceler, dinle. Yine geliyor, dedi Emily, bırak pencereyi açıp dinleyiz. Bunu yaptılar, ama kısa süre sonra sesler yavaşça uzaklara doğru süzüldü ve her şey tekrar sakindi. Ormanların arasında batmış gibilerdi, ormanların tüyleri tepeler açık ufukta görünürdü. Diğer tüm özellikler ise gece gölgesinde yer alan sahne ise göze aşağıdaki bahçedeki bazı nesnelerin belirsiz görünümü. Emily pencereye yaslanıp heyecanlı bir hayranlıkla altında ve sonra bulutsuz kemerin üstünde. Sadece yıldızlar, Dorothy alçak bir sesle anlatımına devam etti. Hanımefendi, ilk duyduğum zamanı iyi hatırlıyorum o müzik. Bir gece, hanımefendimin ölümünden kısa bir süre sonra, oturmuştum normalden daha geç kalkıyordum. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama düşünüyordum zavallı hanımım ve son zamanlarda yaşadığım hüzünlü sahne hakkında çok şey tanık oldu. Şato oldukça hareketsizdi ve ben odadaydım diğer hizmetçilerden uzaklaşmak ve bu hüzünlü şeylerle birlikte sanırım benim moralim bozuyordu. Çünkü kendimi çok yalnız hissediyordum ve adeta hüzünlüydü, sık sık dinler, bir ses duymak isterdi. Şato, biliyorsunuz hanımefendi, insan hareket ettiğini duyduğunda, korkuları umursamıyor. Ama tüm hizmetçiler gitmişti yatağa gittim, oturdum, düşündüm. Neredeyse bakmaya korkana kadar odanın etrafında dolaştı ve zavallı hanımefendimin yüzü sık sık aklıma geliyordu. Mesela onu ölürken görmüştüm ve bir iki kez neredeyse düşündüm onu önümde. Gördüm, aniden böyle tatlı müzik duydum. Görünüşe göre sadece penceremde ve hissettiklerimi asla unutmayacağım. Gücüm yoktu sandalyemden kalktı. Ama sonra, sevgili hanımefendimin sesi olduğunu düşündüğümde, gözlerim yaşlara doldu. Hayatı boyunca onu sık sık şarkı söylediğini duymuştum, çok güzel bir sesi olduğundan emin ol. Onu duymak beni defalarca ağlatmıştı, bir akşam boyunca Oriel'inde oturup, Lut'unda çaldığında böyle hüzünlü şarkılar ve şarkı söylemek. O, kalbine kadar gitti. Dinledim 1 saatlik antechamber ve bazen oturup oyun oynardı, pencere açıldı, yaz saati olduğunda. Hava tamamen kararana kadar ve içeri girdim, susmak için. Saatin kaç olduğunu neredeyse hiç bilmiyor gibiydi. Ama, dediğim gibi, hanımefendi, diye devam etti Dorothy, ilk duyduğumda müzik, az önce geldi. Merhum hanımımınki sandım, ve ben de öyle oldu sık sık duyduğumda, arada bir duyduğum gibi. Hep böyle düşünmüştüm o zamandan beri. Bazen aylar geçti ama yine de geri geldi. Olağanüstü, dedi Emily, hiçbir kimsenin ama müzisyeni keşfetti. Evet hanımefendi, dünyevi bir şey olsaydı olurdu çok uzun zaman önce keşfedildi. Ama kim bir ruhu takip etmeye cesaret edebilirdi ve eğer ne faydası olabilirdi ki? Ruhlar için, biliyorsun, hanımefendi, her şekli alabilir ya da hiç şekil alamaz. Ve burada olacaklar, bir dakika ve belki de bir sonraki sefer tamamen farklı bir yerde. Lütfen Markiz kız hikayenize devam edin, dedi Emily, ve onun ölüm şeklini bana anlat. Yapacağım, hanımefendi, dedi Dorothy, ama ayrılalım mı? Pencere, bu serin hava beni ferahlatıyor, diye yanıtladı Emily, ve bunu çok seviyorum. Ormanda süründüğünü duymak ve bu karanlık manzarayı izlemek. Sen efendim Markiz'ten bahsederken, müzik bizi böldüğünde.
Evet, hanımefendi, efendim, Markiz, giderek daha kasvetli hale geldi. Ve benimleydi giderek kötüleşti, ta ki bir gece gerçekten çok hastalanana kadar. Çağrıldı ve yatağına geldiğimde onu görünce şok oldum, yüz ifadesi, çok değişmişti. Üzücüyle bana baktı ve arzuladı Markiz'i tekrar arayacaktım, çünkü henüz gelmemişti. Ve ona geldiğini söylerdim, ona özel bir şey söyleyecekti. Sonunda geldi ve kesinlikle geldi, onu gördüğüne çok üzülüyor gibiydi ama çok az şey söyledi. Hanımefendim ona hissettiğini söyledi, kendisinin ölmek üzere olduğunu düşündüm ve onunla yalnız konuşmak istedim, sonra ben ayrıldım. Ama giderken bakışını asla unutmayacağım. Döndüğümde, Lord'uma bir gönderme göndermesi gerektiğini hatırlatmaya cesaret ettim. Doktor, çünkü sanırım bunu yapmayı unutmuştu, yas içinde, ama hanımefendi dedi, o zaman çok geçti. Ama efendim, öyle düşünmekten çok uzak. Sanıyor gibiydi, rahatsızlığının ışığı vardı, ta ki korkunç acılarla yakalanana kadar. Ah, ben onun çığlığını asla unutmayacağım. Efendim sonra bir adam ve at gönderdi. Doktor, odada ve şatoda dolaştı, sıkıntı. Ve sevgili hanımefendimin yanında durdum, onu rahatlatmak için elimden geleni yaptım, acılar. Rahatlık aralıkları vardı ve bunlardan birinde efendimi çağırdı yine. O geldiğinde ben gidiyordum ama o beni bırakmamak istedi. Bir sahnenin geçtiğini asla unutmayacağım, bunu düşünmeye bile dayanamıyorum şimdi. Efendim neredeyse dikkati dağılmıştı, çünkü hanımefendim çok iyi davranıyordu. Ve onu rahatlatmak için o kadar çaba gösterdi ki, eğer hiç şüphe duyduysa kafasına girdiğinde, artık yanıldığına inanmış olmalıydı. Ve kesinlikle kendisine olan muamelesi düşüncesiyle bunalmış gibiydi ve bu onu o kadar etkiledi ki, bayıldı. Sonra efendimi odadan çıkardık. Kütüphanesine girdi ve fırlattı, kendini yere bıraktı, orada duruyordu, hiçbir sebep duymadı. İşte öyleydi, onunla konuştu. Hanımefendim iyileşince onu sordu, ama sonrasında, yasını göremeyeceğini söyledi ve ölmesine izin vermemizi istedi sessizce. Kollarımda öldü, hanımefendi, ve huzur içinde gitti, çocukken, tüm şiddeti geçti. Dorothy durakladı ve ağladı, Emily de onunla birlikte ağladı. Çünkü çok etkilenmişti, merhum Markize'nin iyiliği ve mütevazı sabrıyla, acı çekmişti. Doktor geldiğinde, diye devam etti Dorothy, ne yazık ki. O da geldi geç, onu görünce çok şok olmuş görünüyordu. Çünkü ölümünden kısa bir süre sonra yüzüne korkunç bir karanlık yayıldı. Görevlileri gönderdiğinde odadan çıkarken bana Markiz hakkında birkaç tuhaf soru sordu. Özellikle onun nasıl ele geçirildiği ve sık sık cevaplarıma başını salladı ve söylemek istediğinden daha fazlasını ifade ediyor gibiydi. Ama onu çok iyi anlıyordum. Ancak sözlerimi kendime sakladım ve sadece bunları kocama anlattı, o da bana dilimi tutmamı söyledi. Diğer bazı hizmetçiler ise yaptıklarımı şüpheleniyordu ve garip raporlar fısıldıyordu mahallede ama kimse onları harekete geçirmeye cesaret edemedi. Benim tanrım, hanımefendimin öldüğünü duydu, kendini kapadı ve kimseyi görmek istemedi. Sadece doktor, eskiden onunla yalnız kalırdı, bazen 1 saat birlikte. Ve, bundan sonra doktor benimle bir daha hanımefendim hakkında konuşmadı. Ne zaman manastırın kilisesine, biraz daha uzakta. Ay kadar uzakta gömülü buradaki kuleleri görebilirsiniz, hanımefendi. Tüm lordumun vasallar cenazeye katıldı ve aralarında tek bir göz bile yoktu. Çünkü o fakirler arasında çok iyilik yapmıştı. Efendim, Markiz, hiç görmedim sonrasında onun kadar hüzünlü biri olursa ve bazen böyle bir durumda olurdu, şiddet nöbetleri, neredeyse aklını kaybettiğini sandık. Yapmadı, şatoda uzun süre kaldı, ancak alayına katıldı ve kısa süre sonra tüm hizmetçiler, kocam ve ben hariç, gitmeleri için bildirim aldı, çünkü lordum savaşlar. Sonra onu hiç görmedim. Çünkü şatoya geri dönmeyecekti, çok güzel bir yer ve inşa ettiği o güzel odaları hiç bitirmemişti. Batı tarafından ve o zamandan beri bir bakıma kapalı kaldı, ta ki Lord Kont buraya geldi. Markize'nin ölümü olağanüstü görünüyor, dedi Emily. Sormaya cesaret edemeyeceğinden fazlasını öğrenmek için sabırsızlanıyordu. Evet, hanımefendi, diye yanıtladı Dorothy, olağanüstüydü. Ben gördüğüm her şeyi anlattım ve ne düşündüğümü kolayca tahmin edebilirsin. Daha fazlasını söyleyemem, çünkü rapor yaymayacağım, bu da Lordum Kont'u kırabilir. Çok haklısın, dedi Emily, nereden geldi, Markiz öldü?
Fransa'nın kuzeyinde, sanırım, hanımefendi, diye yanıtladı Dorothy. Duyduğumda çok sevindim Lordum Kont geliyordu. Çünkü burası üzücü, ıssız bir yerdi, bunlar. Yıllarca ve bazen hanımefendimin evinden sonra çok garip sesler duyduk ölüm. Daha önce de söylediğim gibi, eşimle birlikte komşuya bıraktık cottage. Ve şimdi, hanımefendi, size tüm bu üzücü tarihi ve tüm düşüncelerini ve sen söz verdin, biliyorsun, asla en ufak bir ipucu vermeyeceksin. Oldum, dedi Emily, ve olacağım sözüme sadık kaldım, Dorothy. Söylediklerin ilgimi çekti hayal edebileceğinizden daha fazla. Keşke seni söylemeye ikna edebilseydim Markize unvanını çok hak ettiğin şövalyenin adı. Ancak Dorothy bunu kararlı bir şekilde reddetti ve ardından tekrar ilana döndü Emily'nin merhum Markize benzerliğinin bir örneği vardı. Başka biri var fotoğrafı, diye ekledi, suite'in bir odasında asılı duran bir fotoğrafı, diye ekledi susmuştu. Duyduğuma göre, evlenmeden önce çizilmişti ve çok fazla minyatürden çok sana benziyor. Emily güçlü bir arzu dile getirdiğinde bunu görmek için Dorothy, o odaları açmayı sevmediğini söyledi. Ama Emily ona, Kont'un geçen gün onlara emir vermekten bahsettiğini hatırlattı açılır. Dorothy bunun üzerine çok değer veriyor gibiydi ve sonra kabul etti ki, eğer önce Emily ile bu konulara girseydi, aksi takdirde kendini daha az hissetmeliydi. Ve sonunda resmi göstereceğine söz verdi. Gece çok ilerlemişti ve Emily anlatıdan çok etkilenmişti o dairelerde yaşanan sahnelerden. Onları ziyaret etmek istemek için bu saatte, ancak Dorothy'nin ertesi gece dönmesini istedi. Gözlemlenmeleri mümkün olmadığı zamanlarda onu oraya götürüyorlardı. Onun dışında portreyi incelemek istediğinde, heyecan verici bir merak duydu odası. Burada Markiz ölmüştü ve Dorothy'nin dediği yatak ve mobilyalarla birlikte, cesedin çıkarıldığı zamanki gibi defnedilme. Böyle bir sahneyi izleme beklentisi olan ciddi duygular uyanmış. Zihninin mevcut tonuyla uyum içindeydi, depresyondaydı ciddi bir hayal kırıklığı. Neşeli nesneler bunu kaldırmaktan çok artırıyordu. Depresyon, ama belki de, hüzünlü eğilimine fazlasıyla teslim oldu. Ve kendi erdeminin sahip olamayacağı talihsizliği düşüncesizce yakındı ona kaçınmayı öğretti. Ama hiçbir mantık çabası onu etkilenmemiş gösteremezdi bir zamanlar değer verdiği ve sevdiği onun. Kendini aşağılaması üzerine. Dorothy, ertesi gece anahtarlarla döneceğine söz verdi. Chambers'i ziyaret etti, ardından Emily'ye iyi huzur diledi ve ayrıldı. Ama Emily, pencerede devam etti. Markize'nin hüzünlü kaderi üzerine düşündü ve müziğin geri dönmesini büyük bir beklentiyle dinliyordu. Ama sessizlik gecenin uzun süre bozulmadan kaldığı için, sadece ormanlar rüzgarda sallanırken ve sonra uzaktaki çanla manastır, bir manastıra vuruldu. Şimdi pencereden çekildi ve onun yanına oturdu yatağın başında. Saatin yalnızlığı olan hüzünlü hayallere dalmış yardımlanarak, sessizlik aniden müzikle değil. Çok sessizlikle bölündü alışılmadık sesler, ya kendi odasının yanındaki odadan geliyor gibi. Ya da aşağıdan gelen bir tane. Onunla ilgili olan korkunç felaket. Ve o zamandan beri gerçekleştiği söylenen gizemli olaylarla birlikte, Chateau moralini o kadar sarsmıştı ki şimdi bir anlığına çöktü batıl inancın zayıflığı altında. Ancak sesler geri gelmedi ve uykuda duyduğu felaket hikayeyi unutmak için çekildi. Ertesi gece, önceki saatte Dorothy kendine geldi Emily'nin odası. O odalar suite'inin anahtarlarıyla birlikte, ki özellikle geç markizlere özel olarak benimsenmiştir. Bunlar şatonun kuzey tarafı, eski binanın bir parçası. Ve, şu şekilde Emily'nin odası güneydeydi, büyük bir kısmını geçmek zorunda kaldılar. Kaleye ve ailenin birkaç üyesinin odalarına bakan, gözlemleri Dorothy. Sorgulama uyandırabileceği ve büyütebileceği için kaçınmak istedi. Raporlar, Kont'u rahatsız edecek raporlar. Bu nedenle, şunu talep etti Emily, yola çıkmadan önce yarım saat bekleyecekti. Belki de öyle olacaklar tüm hizmetçilerin yatmaya gittiğinden emindi. Neredeyse bir olmuştu. Sonra şato tamamen hareketsizdi. Ya da Dorothy ayrılmanın akıllıca olduğunu düşündü. O da, bu süre zarfında, ruhları büyük ölçüde etkilenmiş gibi görünüyordu. Geçmiş olayların hatırlanması ve tekrar yerlere girme ihtimali. Bunların yaşandığı ve yıllardır bulunmadığı yer. Emily de etkilenmişti ama duyguları daha çok ciddiydi, daha az korku.
Düşünce ve beklentinin onları içine attığı sessizlikten, sonunda uyandılar ve odadan çıktılar. Dorothy, başlangıçta, lambayı taşıyordu. Ama eli o kadar çok titredi ki. Güçsüzlük ve endişeyle Emily onu aldı ve zayıf adımlarını desteklemek için kolunu uzattı. Büyük merdivenden inmek zorundaydılar ve geniş bir mesafeyi geçtikten sonra şatoya çıkmak için. Başka bir şatonun için, bulundukları oda süitine açılan bir oda süitine çıkıyor görev. Açık koridordan dikkatlice yürüdüler, bu koridorda büyük salon ve Kontes ve hanımefendinin odaları Blanche açıldı ve oradan baş merdivenden inerek koridordan geçti. Hizmetçiler salonundan geçerek, ölmekte olanların olduğu odun ateşinin közleri hala şöminede parlıyordu ve akşam yemeği masası. Geçişlerini engelleyen sandalyelerle çevrili, ayak noktasına geldiler arka merdiven. Yaşlı Dorothy burada durdu ve etrafına baktı, "Haydi dinle," dedi, "eğer bir şey hareketliyse." "Hanımefendi, yapın herhangi bir ses duyuyor musun?" "Yok," dedi Emily, "orada kesinlikle şatoda kimse yok, başka kendimizi de sordu." "Hayır, hanımefendi," dedi Dorothy, "ama bu saatte daha önce hiç bulunmamıştım ve bildiklerimden sonra, korkularım harika değil." "Ne biliyorsun?" dedi Emily. "Ah, hanımefendi, şimdi konuşmaya vaktimiz yok, bırakalım devam edelim. Soldaki kapı açmamız gereken kapı." Devam ettiler ve merdivenin tepesine ulaştıktan sonra Dorothy başvurdu kilidin anahtarı. "Ah," dedi, çevirmeye çalışırken, "bu açılışından beri o kadar yıllar geçti ki. Korkarım açılmayacak, hareket et." Emily daha başarılı oldu ve kısa süre sonra geniş bir alana girdiler ve antik oda. "Ne yazık ki," diye bağırdı Dorothy, içeri girerken. "Son seferde bu kapıdan geçtim, zavallı hanımefendimin cesedini takip ettim." Emily, bu durumdan etkilenmiş. Karanlık ve ciddi havadan etkilenmişti, dairenin sessiz kaldığı için uzun bir süitten geçtiler. Odalar, diğerlerinden daha geniş ve zengin bir odaya geldiklerine kadar. Solmuş ihtişamın kalıntıları. "Burada biraz dinlenelim, hanımefendi," dedi Dorothy hafifçe. "Biz hanımefendimin öldüğü odaya gidiyorlar. O kapı ona açılıyor." "Ah, hanımefendi. Neden beni gelmeye ikna ettin?" Emily, dairenin döşendiği büyük koltuklardan birini çizdi. Ve Dorothy'den oturup moralini toparlamaya çalışması için yalvardı. "Bu yerin manzarası, eskiden geçen her şeyi bana nasıl getiriyor, dikkat et." dedi Dorothy, sanki dün olmuş gibi bütün o hüzünlü olay oldu. "Dinle, bu ne ses?" dedi Emily. Dorothy, sandalyesinden yarı kalkarak daireye baktı ve dinledi, ama her şey hareketsiz kalınca, yaşlı kadın tekrar konuştu, üzüntüsünün konusuydu. "Bu salon, hanımefendi, benim hanımefendilerin zamanı. Şatodaki en güzel daire ve donanımlıydı kendi zevkine göre. Tüm bu görkemli mobilyalar ama artık neredeyse hiç yapamıyorsun, toz için ne olduğunu gör. Işığımız en iyilerden biri değil, ah! Nasıl hanımefendimin zamanında bu odanın aydınlandığını gördüm. Tüm bu görkemli mobilyalar Paris'ten geliyordu ve Louvre'daki bazı kişilerin tarzına göre yapılıyordu orada, sadece o büyük gözlükler ve onlar tuhaf bir yerden geliyordu. Ve o zengin duvar halısı. Renkler nasıl solmuş durumda, gördüğümden beri sonuncu. Anladım, 20 yıl önceydi, dedi Emily. Yaklaşık şu yerde, hanımefendi, dedi Dorothy, ve iyi hatırlıyorum. Ama o zamandan şimdiye kadar olan tüm zaman hiçbir şey gibi geliyor. O duvar halısı eskiden çok beğenilen bu kitap. Ünlü bir kitaptan ya da başka bir kitaptan çıkan hikayeleri anlatıyor. Ama ismini unuttum. Emily şimdi ayağa kalkıp sergilediği figürleri inceledi ve şiirlerle keşfetti Provança dilinde. Her sahnenin altında işlenmiş, sergilediği en ünlü antik aşk romanlarından hikayeler. Dorothy'nin ruhu artık daha sakin olmuştu. Ayağa kalktı ve kapı merhum Markize'nin dairesine açıldı ve Emily geçti, karanlık aralarla çevrili. Yüksek bir odaya giriyor ve o kadar geniş ki, kaldırdığı lamba kapsamını göstermiyordu. Dorothy ise içeri girdiğinde derin bir iç çekerek kendine neredeyse güvenmediği bir sandalyeye bırakıldı, onu bu kadar etkileyen bir sahnenin manzarası. Emily'den önce bir süre vardı alacakaranlıkta. Markize'nin üzerinde bulunduğu söylenen yatağı algıladı, öldü. Odanın üst ucuna ilerlerken, yüksek havayı fark ettiğinde koyu yeşil damaskın kanobi testçisi. Perdeleri yere iniyor çadır tarzında. Yarı çekilmiş ve görünüşe göre eski haliyle 20 yıl önce terk edilmiş.
Ve tüm yatak takımı üzerine bir siyah kadife bir tezgah ya da pal, yere kadar sarkanıyordu. Emily ürperdi, lambayı üzerine koydu ve karanlık perdelerin arasına baktı. Neredeyse insan yüzü görmeyi beklediği ve aniden hatırladığı bir yerde ölmekte olan Madame Montoni'yi keşfettiğinde yaşadığı dehşeti Udolfo'nun kule odasına karşı konuştu. Ruhu bayıldı ve yatağa girdiğinde, şimdi oraya ulaşan Dorothy, kutsal bakire. Sanırım hanımefendimi o tabakta uzanmış halde görüyorum, son gördüğümdeki gibi o. Emily, bu haykırışla şaşırarak istemsizce tekrar içine baktı. Perdeler vardı, ama gölgenin karanlığı sadece ortaya çıktı. Dorothy ise yatağın kenarına yaslanmak zorunda kaldı ve hemen gözyaşları ona biraz rahatlama getirdi. Ah, dedi, bir süre ağladıktan sonra, burada oturdum o korkunç gecede. Hanımefendimin elini tuttum ve son duyduğum sözler ve tüm acılarını gördü, burada kollarımda öldü. Bu acı anılara kapılma, dedi Emily, bırak gidelim. Bahsettiğin resmi göster, çok fazla olmazsa seni etkilemek. Oryelikte asılı duruyor. Dedi Dorothy ayağa kalkarken ve bir yatağın başının yakınındaki küçük kapıyı açtı ve Emily de onu takip ettiği ışığı merhum Markiza'nın dolabına gönderdi. Ah, işte orada, hanımefendi, dedi Dorothy, işaret ederek bir hanımefendi portresi. İşte kendisi orada. Tıpkı o zaman gördüğü gibi şatoya ilk o geldi. Görüyorsunuz hanımefendi, o da sizin gibi çiçek açıyordu, sonra, ve bu kadar yakında kesilecek. Dorothy konuşurken, Emily dikkatle fotoğrafı inceliyordu ve fotoğrafta bir minyatüre güçlü bir benzerlik var, ancak yüz ifadesi her birinde biraz farklıydı. Ama yine de bir şey algıladığını sanıyordu portredeki o düşünceli melankolinin de. Bu da çok güçlü şekilde karakterize edildi. Minyatür. Dua edin hanımefendi, resmin yanında durun, size bakabilmem için birlikte, dedi Dorothy. İsteği yerine getirildiğinde, benzerliğe tekrar haykırdı. Emily de ona bakarken düşündü bir yerde çok benzer birini gördüğünü. Ama şimdi göremediğini kim olduğunu hatırla. Bu dolapta vefat eden Markize için birçok anıt vardı. Bir cübbe ve elbisesinin birkaç parçası sandalyelerin üzerine dağılmıştı, sanki sadece şaşırtıldım. Yerde siyah saten terlikler vardı ve üzerine tuvalet masası. Bir çift eldiven ve uzun siyah bir duvak, Kiki, Emily olarak incelemek için yukarı çıktı. Yaşla parçalandığını hissetti. Ah, dedi Dorothy, peçeyi inceleyerek, hanımefendimin el onu oraya koydu. O zamandan beri hiç yerinden kımıldamadı. Emily titreyerek hemen tekrar bıraktı. İyi hatırlıyorum onu çıkardığını gördüm, diye devam etti Dorothy, o geceydi ölümünden önce. Küçük bir yürüyüşten döndüğünde onu ikna etmiştim bahçeleri izlemek için ve bu onu dinlemiş gibiydi. Ne kadar olduğunu söyledim daha iyi görünüyordu ve bana ne kadar tembel bir gülümseme verdiğini. Hatırlıyorum, ama ne yazık ki, o gece öleceğini ya da ben de hiç düşünmedik. Dorothy tekrar ağladı, sonra peçeyi alıp aniden aşağıya attı Emily, onun etrafına dolandığını, ayaklarına kadar indiğini görünce ürperdi ve onu atmaya çalışırken, Dorothy onu koruması için yalvardı bir an için devam ediyor. Düşündüm, diye ekledi, senin gibi o perde içinde sevgili hanımefendime bakarım. Hayatınız olsun, hanımefendi, onunkinden daha mutlu ol. Emily, perdeden ayrıldıktan sonra tekrar perdeye serdi tuhaf masasını ve her nesnenin olduğu dolabı. İnceledi sabit, sanki Markiz'den bahsediyordu. Büyük bir Oriel penceresinde cam, gümüş bir haç ve açık bir dua kitabı olan bir masa vardı. Ve Emily Dorothy'nin geleneğiyle ilgili bahsettiğini duyguyla hatırladı. Bu pencerede lut çalıyordu, sonra lutun kendisini izledi, yatan masanın bir köşesinde. Sanki dikkatsizce oraya yerleştirilmiş gibi. Onu sık sık uyandıran bir şey. Burası üzücü, ıssız bir yer. Dedi Dorothy, çünkü, ne zaman benim sevgili hanımefendi öldü, bunu düzeltmek için kalbim yoktu. Odada da öyle ve lordum odalara girmediği için odalar o zamanki gibi kalıyor hanımefendim defin. İçin kaldırıldı. Dorothy konuşurken, Emily hala İspanyolca olan Lut'ta izliyordu bir ve şaşırtıcı derecede büyük. Ve sonra, tereddüt eden bir eliyle onu aldı ve parmaklarını akorların üzerinden geçirdi. Uyumsuzdular ama bir derin ve tam bir ses. Dorothy onların tanıdık tonlarından irkildi ve görünce Emily'nin elindeki lut. Bu lüt hanımefendi, dedi. Markiz kız çok severdi. En son çaldığında hatırlıyorum, açıktı öldüğü gece.
Her zamanki gibi onu soyundurmaya geldim ve içeri girerken yatak odasında. Oriel'den müzik sesi duydum ve bunu algıladım. Orada oturan hanımefendimin kapısına yumuşakça adım attım, ki biraz açık durdu, dinledi. Müzik için, gerçi öyleydi hüzünlü, çok tatlıydı. Orada onu gördüm, elinde lutla, yukarı baktığında. Gözyaşları yanaklarına dökülürken akşam konuşmasını söyledi ilahi, çok yumuşak ve çok ciddi. Ve sesi titredi, sanki o bir an durur, gözyaşlarını siler ve tekrar devam ederdi, daha alçak önce. Hanımefendimi sık sık dinlemiştim ama hiç bu kadar tatlı bir şey duymamıştım böyle. Bunu duymak beni neredeyse ağlattı. Sanırım dua ediyordu. Çünkü yanında masada açık kitap vardı. Evet, işte o hala açık yatıyor. Dua edin, Oriel'i bırakalım, hanımefendi, diye ekledi Dorothy, burası yürek burkan bir yer. Odaya döndüğünde, yatağa bir kez daha bakmak istedi, açık kapının karşısında, salona açılan Emily. Lambanın kısmi parıltısında bir şey gördüğünü sanıyordu, odanın daha belirsiz kısmına süzülür. Morali çok yüksekti, çevredeki manzaradan etkilenmiş ya da bu durum muhtemel olabilir. İster gerçek ya da hayali olsun, onu bu kadar etkilemezdi. Ama o duygularını Dorothy'den gizlemeye çalıştı, ancak Dorothy onu gözlemledi, yüzü değişti. Hasta olup olmadığını sordu. Hadi gidelim, dedi Emily, hafifçe sesle, bu odaların havası sağlıksız. Ama bunu yapmaya çalıştığında, bunu yapması gerektiğini düşünerek korkusunun hayaletinin ortaya çıktığı daireden geçti. Bu korku arttı ve kendini destekleyemeyecek kadar baygın olduğu için kenara oturdu yatağın için. Dorothy, sadece bir düşünceyle etkilendiğini düşünüyordu. Bu yerde yaşanan hüzünlü felaket sevinmeye çalıştı onu. Ve sonra, birlikte yatakta otururken, diğer şeyleri anlatmaya başladı, bununla ilgili ayrıntılar ve bu da yansıtmadan artabileceği. Emily'nin duyguları, ama özellikle ilgi çekici olduğu için kendisi. Hanımefendimin ölümünden biraz önce, dedi. Ağrılar geçince beni yanına çağırdı ve esnediği elini bana verdiğinde. Tam oraya oturdum, perdenin üzerine düştüğü yerde, yatak. O zamana bakış açısını ne kadar iyi hatırlıyorum, ölüm içindeydi. Ben şimdi onu gördüğümü neredeyse hayal ediyorum. İşte orada yatıyordu, hanımefendi, onu yüz yastığın üzerindeydi. Bu siyah tezgah yatağın üzerinde değildi sonra. Öldükten sonra üzerine kondu ve o da onun üzerine serildi. Emily, karanlık perdelerin arasına döndü, sanki Dorothy'nin konuştuğu yüz ifadesi. Beyaz yastığın kenarı sadece belirdi gölgenin karanlığının üzerinde. Ama gözleri çabukta dolaşırken kendisi, hareket ettiğini sanıyordu. Konuşmadan, yakaladı Dorothy'nin kolu. Bu harekete ve korku ifadesine şaşıran bu durum gözlerini Emily'den yatağa çevirdi, orada. Bir sonraki oda yavaşça kalkıp tekrar düştüğünü gördü. Emily gitmeye çalıştı ama Dorothy yatağa bakarak sabit duruyordu. Ve, sonunda dedi ki, sadece rüzgar onu dalgalandırıyor, hanımefendi, tüm kapıları açık bıraktık. Havanın nasıl dalgalandığını gör lambada, sadece rüzgar. Bu sözleri daha fazla söylememişti ki. Gölge daha şiddetli bir şekilde huzursuzlaştı, öncekinden daha fazla. Ama Emily, korkularından biraz utanarak, geri çekildi. Yatak, rüzgarın sadece alarmını tetiklediğine inanmaya istekli. Ne zaman, perdelerin içine bakarken, soluk tekrar hareket etti ve bir sonraki bir an için. İnsan yüzünün hayaleti onun üzerinde yükseldi. Korkudan çığlık atarak ikisi de kaçtı ve odadan hızla çıktılar. Titreyen uzuvları onları taşıyacak, tüm odaların kapılarını açık bırakacaktı ve oradan geçtiler. Merdivenlere vardıklarında Dorothy fırlattı, bir odanın kapısını açın. Bazı kadın hizmetçilerin uyuduğu ve battığı yere yatakta nefes nefese. Emily ise, tüm zihninden mahrum bırakılan. Sadece korkusunu şaşkınlardan gizlemeye yönelik zayıf bir çaba hizmetçiler. Ve Dorothy konuşabildiğinde gülmeye çalışırdı kendi korkusuyla ve Emily'nin de katıldığı için. Hiçbir itiraz sağlanamadı. Hizmetçiler, hızla alarmı almış. Kalanını bile geçebilmek için bu muhteşem odalara çok yakın bir odada gece. Dorothy, Emily'yi kendi dairesine götürdükten sonra konuşmaya başladılar biraz soğuklukla. Garip bir durum vardı gerçekleşti. Ve Emily neredeyse kendi algılarından şüphe ederdi. Eğer düşünmeseydi Dorothy'ninkiler onların doğruluğunu doğruladı. Şimdi sahip olduklarından bahsettikten sonra dış odada gözlemlenince, ev hizmetçisine sordu. Bir kişinin gizlice kapı açık bırakılmadığından emin değildim.
Dairelere girdin. Dorothy, anahtarları sürekli sakladığını söyledi kendi elindeki birkaç kapıdan. Yani turlarını yaptığında kalede, sık sık yaptığı gibi. Her şeyin güvende olup olmadığını incelemek için, bu kapıları diğerleri arasında denedi ve hep bağlı bulmuştu. Şöyleydi ki, bu nedenle, diye ekledi. Herhangi bir kişinin kabul edilebildiği imkansız dairelere giriyor. Ve eğer yapabilseler, bu çok olası değildi, böyle soğuk ve üzgün bir yerde uyumayı seçmeliydi. Emily, bu odalara ziyaretlerinin belki de izlendiğini gözlemledi ve bir kişi, eğlence için onları odalara takip etmiş. Bir onları korkutmak için tasarlanmış ve Oriel'deyken kendini yatağa saklama fırsatı. Dorothy, bunun mümkün olduğunu kabul etti, ta ki hatırlayana kadar, dairelere girerken. Dış kapının anahtarını çevirmişti ve bu da ziyaretlerinin aileden kimsenin fark etmemesi için yapılmıştı, eğer yukarıda olabilirse. Etkili olarak herkesi dışlamış olmalı, hariç kendileri, odalardan. Ve şimdi ısrarla doğrulamakta ısrar etti ki, gördüğü korkunç yüz insan değildi. Ama korkunç bir şeydi hayalet. Emily çok ciddi bir şekilde etkilenmişti. Görünüşü ne olursa olsun ölenin kaderine, ister insan ister doğaüstü olsun. Tanık olmuştu, markizlik şüphesiz bir gerçekti. Ve bu açıklanamaz durum, acılarının tam sahnesinde gerçekleşen bu durum. Emily'nin yaşadığı anı da etkiledi, hayal gücü ve batıl inançlı bir hayranlıkla. Ki bu da Udolpho'daki yanılgılar için, eğer bilgisiz olsaydı pes edemeyebilirdi. Mutsuz bir hikaye, ev hizmetçisi tarafından anlatıldı. Şimdi ona ciddi bir şekilde çağırdı, bu gecenin yaşanmasını gizlemek ve yaşadığı korkuyu hafife almak için zaten ihanete uğramıştı. Kont'un raporlardan rahatsız olmayabileceği düşünüldüğünü düşündü. Ki kesinlikle ailesi arasında alarm ve kafa karışıklığı yayacaktı. Zaman, diye ekledi, bu gizemli ilişkiyi açıklayabilir, bu arada olayı sessizce izleyelim. Dorothy hemen kabul etti. Ama şimdi tüm bunları bıraktığını hatırladı, kuzey odalarının kapıları açılır ve yalnız dönmeye cesaret edemez, dış olanı bile kilitleyebilmek için. Emily biraz çaba gösterdikten sonra kendi gücünü fethetti, korkuları, arka merdivenin dibine kadar ona eşlik etmeyi teklif ettiğinden ve Dorothy'nin yükselmesini orada beklemek için karar verilmesi, bu durumda gitmeyi kabul etti ve Emily'nin dairesinden ayrıldılar birlikte. Koridorlar ve galeriler boyunca ilerlerken sessizliği bozan hiçbir ses yoktu. Ama arka merdivenin dibine ulaştığında, Dorothy'nin kararlılığı yine başarısız oldu. Ama bir an dinledim ama ses gelmedi, yukarıda duyuldu, yukarı çıktı. Emily'yi aşağıda bıraktı ve neredeyse hiç gözünü görmeden ilk odaya göz attı. Kapıyı bağladı ve kapı kapatıldı. Tüm daireler suiti ve Emily'ye geri döndü. Büyük salona giden geçitten adım attıklarında bir ses, zaldan gelen ağıtlar duyuldu ve Emily hemen sesi ayırt ettiğinde yeni bir alarmla dinledi. Annette, koridoru karşıdan geçerken başka bir kadın hizmetçi ile buldu ve böylece diğer hizmetçilerin yaydığı haberden korkmuştu. Çünkü onun sadece hanımefendisinin olduğu yerde güvende olabilirdi, ona sığınmaya gidiyordu daire. Emily'nin gülmeye ya da onu bu fikirlerden vazgeçirmeye çalışması, korkular da aynı derecede boşaldı. Ve acısına karşı razılık göstererek kabul etti gece boyunca odasında kalması gerektiğini. Bu arada Kont de Villefort ve Lady Blanche hoş bir iki hafta geçirdiler St. Foix şatosunda baron ve baronesle birlikte dağlar arasında sık sık geziler yaptılar ve romantik Pirene manzarasının vahşiliği. Kont üzülercesiyle veda etti eski arkadaşları, ancak yakında onlarla birleşme umuduyla aile. Çünkü 10. Saint Foix'in, şimdi onlara eşlik ettiği kararlaştırılmıştı. Gascony varışlarında Lady Blanche'ın elini alacaktı. Château Le Blanche, baronun ikametgahından La Valle'ye giden yol olarak, Pirenelerin en çılgın bölgelerinden bazılarının üzerinde ve burada bir araba çarklısı vardı, hiç geçmemişti. Kont kendisi ve ailesi için katırlar tuttu, ayrıca iyi silahlanmış birkaç sağlam rehber tüm geçişleri bildirdi, dağları ve her freni bildiklerini övünen ve Dingle yolda duruyordu. Bu en yüksek noktaların isimlerini söyleyebiliyordu, Alp zinciri. Dar vadileri boyunca yayılan her ormanı biliyordu. Geçmeleri gereken her selin en sığ kısmı ve tam mesafesi her keçi sürüsünün ve avcı kulübesine fırsat bulmaları gerekir geçti, ki son öğrenme makalesi çok geniş hafıza gerektirmiyordu. Çünkü böyle basit sakinler bile bu vahşi yerlere çok az dağılmıştı.
Kont, sabah erken saatlerde St. Foix şatosundan bir niyetle ayrıldı, dağların üzerindeki küçük bir handa geceyi geçirmek. La'ya doğru yolun yarısında vali, rehberlerinin ona bildirdiği ve burası sık sık ziyaret edilse de özellikle İspanyol katırlar tarafından Fransa'ya giden yolda ve tabii ki, sadece acınacak bir konaklama hakkı vardı. Kont'un başka seçeneği yoktu, çünkü bu yol üzerinde bir han gibi tek yer. Hayranlık ve yorgunluk dolu bir günün ardından, yolcular kendilerini şu etrafta buldular, gün batımı içinde. Ağaçlık bir vadide her yandan ani yüksekliklerle görülüyordu. Onlar insan yerleşimi görmeden birçok fersah ilerlemişti ve sadece ara sıra uzaktan koyun çanının hüzünlü çınlamalarını duyuyordu. Ama şimdi neşeli müziğin notalarını yakaladılar ve kısa sürede bir kayaların arasında küçük yeşil bir çukur, bir grup dağcı, tökezleyerek geçiyor bir dans. Kont, mutluluğu göremeyen, tıpkı başkalarının sefaletleri, kayıtsızca. Bu basit sahnenin tadını çıkarmak için durdu, memnun oldum. Önündeki grup Fransız ve İspanyol köylülerden oluşuyordu, komşu bir köyün sakinleri. Bazıları neşeli bir performans sergiliyordu, ellerinde kastanyetlerle kadınların dans ettiği gibi. Bir lut ve bir tamborine, Fransa'nın canlı melodisiyle müzik yumuşayana kadar yavaş hareket. İki kadın köylünün İspanyol pavın dansı yaptığı bir parça. Kont, bunu tanık olduğu neşeli sahnelerle karşılaştırdı Paris. Sahte zevkin yüz hatlarını boyadığı ve boşuna denemeye çalıştığı bir yere doğanın parıltısı sağladı. Animasyonun cazibesini gizledi, burada duygu çoğu zaman havayı çarpıtıyor ve tam tersi. Terbiye, düşünce iç çekti. Doğal zarafetler ve masum zevkler yalnızlığın vahşi doğalarında gelişirken, kalabalık arasında sarkıyorlardı. Cilalı toplum. Ama uzaşan gölgeler yolculara şunu hatırlattı ki kaybedecek zamanları yoktu. Ve bu neşeli grubu bırakarak kendi peşlerine koyduklarını sürdürdüler, geceden korumaları için küçük hana doğruydu. Batmakta olan güneşin ışınları şimdi çam ormanlarına sarı bir parıltı saçıyordu ve dağların alt kısmını süpüren chestnut ve yukarıdaki karlı noktalara parlak tonlar. Ama kısa sürede, bu ışık bile soldu hızlıca ve manzara daha muhteşem bir görünüm kazandı. Alacakaranlığın belirsizliği, sel görüldüğü yerde şimdi sadece duyuluyordu. Vahşi kayalıklar her türlü biçim ve tavır sergilemişti. Karanlık bir artık yalnız dağ kitlesi belirdi. Ve çok aşağıda bulunan vadi korkunç uçurumunu açtı, göz artık anlayamıyordu. Hüzünlü bir parıltı hala en yüksek alplerin zirvelerinde oyalanıyordu. Derin dinlenme alanına bakıyordu, akşamın sessizliğini daha da korkunç hale getiriyor gibiydi. Blanche sahneyi sessizce izledi ve mırıltıları heyecanla dinledi, dağlar boyunca karanlık çizgiler halinde uzanan çam ağaçlarının ve sönüklerin hızırdın sesi, kayaların arasında aralıklı olarak havada yükselen bir ses. Ama o gölgeler derinleştikçe ona baktığında, coşku endişeye dönüştü şüpheli uçurumda. Yolun ve çeşitli yolların sınırında ötesinde belirsizliğin içinden parıldayan fantastik tehlike biçimleri ve babasına handan ne kadar uzak olduklarını ve onun da olmadığını sordu bu geç saatte yolu tehlikeli olarak. Düşünün. Kont tekrar etti rehberlere ilk soru, onlar şüpheli bir cevap verdi ve eklediler ki, hava karardığında, ay doğana kadar dinlenmek en güvenli olurdu. O artık ilerlemesi pek güvenli değil, dedi Kont. Ama rehberler, ona tehlike olmadığını temin etti, devam etti. Blanche, bu şekilde canlandırıldı güvence, yine düşünceli bir zevk almış. İlerleyişini izlerken alacakaranlık yavaş yavaş ormanlara ve dağlara yayılıyor. Ve sahnenin her küçük detayını gözden çalıyor, ta ki büyük sadece doğanın hatları kalmıştı. Sonra sessiz çiğler ve her vahşi çiçek ve aromatik bitki, kayalıklar arasında çiçek açıyor. Üfleniyordu tatlılık. Sonra da, dağ arısı çiçek açan yatağına sızdığında ve güneş ışınında neşeyle süzülen her küçük böceğin uğultusu şimdiye kadar duyulmamış birçok derenin sesi, bir mesafe, bu, bölgede yaşayan tüm hayvanlar arasında sadece yarasalar, uyanık görünüyordu. Ve sessiz yolda süzülürken, ki Blanche takip ederken, Emily'nin ona verdiği aşağıdaki cümleleri hatırladı. Uzak bir selin notası. Rüzgarın zayıf titremesi, ormanlar ya da şimdi kaybolup tekrar duyulan uzak bir insan sesi, koşullar. Zihnin coşkulu tonunu harika bir şekilde yükseltiyor. Genç Saint Foix, tutkulu bir hayal kuran, sunumları gören ve hisseden ne tür bir coşku varsa bazen sessizliği bozardı.
Kiki grubun geri kalanı karşılıklı rızaya koruduklarını belirtip işaret ederek tutuyor gibiydi. Blanche'a saatin manzara üzerindeki en çarpıcı etkisi. While Blanche, sevgilisinin konuşmasıyla endişeleri büyülenmişti. Kendi zevkine çok uygun olan tadına boyun eğdi ve alçak bir sesle sohbet ettiler, kontrol edilen ses. Düşünceli huzurun etkisi, alacakaranlık ve bu sahne. Duyulmaları için korkudan ziyade ilham veriyordu. Ama, kalbi böylece şefkatle yatışırken, Aziz Foix yavaş yavaş karıştı, ülkeye olan hayranlığı, sevgisinden bahsedilmesi ve o konuşmaya devam etti. Blanche dinledi, dağları, ormanları ve alacakaranlığın büyülü illüzyonları artık hatırlanmıyordu. Akşamın gölgeleri kısa sürede gecenin karanlığına kaydı, ki bu biraz buharlar tarafından bekleniyor. Dağların etrafında hızla toplanan buharlar yanlarında koyu çelenkler. Ve rehberler dinlenmeyi önerdi, aya kadar kalkmalı, bir fırtına geleceğini düşündüklerini ekledi. Baktıkları gibi bir yer için etrafında, bir tür sığınak sağlayabilecek bir nesneydi alacakaranlıkta. Biraz aşağıda, bir kaya noktasında belirsiz bir şekilde algılanıyor da. Avcı ya da çobanın olduğunu hayal ettikleri kulübe ve grup, temkinli adımlarla ona doğru ilerledi. Onların emeği, ancak ödüllendirilmedi ya da endişeleri yatışmadı. Çünkü, ulaştığında aradıkları hedefte. Anıtsal bir haç buldular ve bu haç cinayetle kirlenmiş bir yer. Karanlık, yazıtı okumalarına izin vermezdi. Ama rehberler biliyordu bu, bir haç olarak yükseltilmişti. Belliard kontu burada, bu bölgeyi istila eden bir haydut ordusu tarafından öldürülmüştü. Pireneler, birkaç yıl önce ve anıtın alışılmadık büyüklüğü bu varsayımını haklı çıkarır. Bu varsayım bir seçkin kişi için dikilmiştir. Blanche, bazı korkunç ayrıntıları dinlerken ürperdi. Rehberlerden biri düşük ve ölçülü bir tonda anlattığı kontun kaderini anlattı. Sanki kendi sesinin sesi onu korkutmuştu. Ama onlar oyalanırken haç, anlatısına odaklanırken, bir yıldırım parladı kayalar. Gök gürültüsü uzaktan mırıldandı ve yolcular, şimdi alarma kapılmış halde. Bıraktılar bu yalnız korku sahnesi, sığınak arayışı. Eski izlerini geri kazandıktan sonra, rehberler geçerken çaba gösterdiler kontun ilgisini çeşitli soygun ve hatta cinayet hikayeleriyle etkilemek, kaçınılmaz olarak geçmeleri gereken yerlerde. Kendi korkusuz cesaretleri ve harika kaçışları anlatıyordu. Baş rehber, ya da daha doğrusu, en tamamen silahlanmış olan o. Dörtlüden birini ortaya çıkarıyordu, kemerine takılı tabancalar. 3 soyguncuyu vurduğunu söyledi bir yıl içinde. Sonra devasa uzunlukta bir tokka bıçağını salladı ve St. Foix'un yaptığı harika infazı anlatacak, Blanche'ın korkmuş olduğunu fark ederek onu böldü. Bu arada Kont, korkunç tarihlere ve gösterişli övünmelere gizlice gülerek onu eğlendirmeye kararlı oldu ve Blanche'a fısıldayarak tasarımını anlattı. Kendi kahramanlıklarını anlatmaya başladı. Bunlar herhangi bir başarıyı sonsuz ölçüde aşıyordu rehber tarafından ilgili. Bu şaşırtıcı koşullara o kadar ustaca gerçeğin rengini verdi. Rehberlerin cesaretinin onlardan görünür şekilde etkilendiğini ve yoluna devam ettiklerini belirttiler. Sessiz, Kont konuşmayı bıraktıktan çok sonra. Şefin konuşkuluşu Hirov böyle uyuyordu. Gözlerinin ve kulaklarının dikkati daha da belirgindi, iyice uyanmıştı, çünkü endişeyle dinledi. Derin gök gürültüsü, ara ara mırıldanan ve sık sık duraklayan rüzgar gibi, şimdi yükselen çamların arasında hızla akıyordu. Ama aniden durduğunda önünde bir mantar ağaç tutamı vardı. Yol boyunca dışarı çıkıp bir silahı takındıktan sonra, arkasında gizlenen haydutlara meydan okumaya cesaret edecekti. Kont artık kahkaha atmaktan kendini alamıyordu. Ama şimdi, havadan biraz korunaklı bir seviyeye varmıştı. Uçurumun üzerinden yükselen bir karaçaç ormanıyla ve sol. Rehberler hala ne kadar uzak olduklarını bilmedikleri için Aydoğan'a ya da fırtına başlayana kadar dinlenmeye kararlı yolcular dağılın. Blanche, şu anki anı hissetmeye hatırlanarak karanlıkla sarılmış, korkuyla, ama elini St. Foix'a vererek indi ve tüm grup, eğer böyle adlandırılabilirse, bir tür mağaraya girdi. Sadece yaklaşan kayaların eğrisinden oluşan sığ bir boşluktu. Bir ışık ateş yakıldı ve yangın bir derecede neşelilik ve küçük bir rahatlık. Çünkü gün sıcak olsa da, gece bu dağlık bölgenin havası ürkütücüydü. Bir yangın da kısmen gerekliydi kurtlardan uzak durmak için. Çünkü o vahşi hayvanlar bu tür hayvanlarla istila edilmişti.
Erzaklar kayanın çıkıntısına sertiliyor, Kont ve ailesi bir akşam yemeğine katıldılar. Daha az kaba bir sahnede kesinlikle öyle olurdu ki daha az mükemmel olduğunu düşündü. Yemek bittiğinde, St. Foix sabırsızlanarak uçurum boyunca yürüyerek doğuya doğru bir noktaya kadar ilerlerdi. Ama her şey hala karanlığa bürünmüştü ve gecenin sessizliği sadece aşağıda dalgalanan ormanların mırıltıları ya da uzak gök gürültüsü ve, şimdi ve sonra, partinin hafif sesleriyle ayrılmıştı. Duygularla izledi korkunç yücelikten, uzun kükürtlü bulut yığınları. Süzülen havanın üst ve orta bölgeleri ile yanan yıldırımlar bazen sessizce, bazen ise somurtkan gök gürültüsüyle takip edilerek, dağlar zayıfça uzattı, tüm ufuk ve uçurum. Üzerinde durduğu yerde, anlık ışıkta keşfedildi. Sonraki dönemde karanlık, mağarada yakılan ateş, kısmen bir parıltı saçıyordu. Karşıt kayaların bazı noktalarını ve çam ağaçlarının zirvelerini aydınlatıyor. Uçurumların üzerinde sarkıyor, çukurları ise kaşlarını çatmış gibi görünüyordu daha derin bir gölge. Saint Foix, mağaradaki grubun sunduğu resmi izlemek için durdu, burada Blanche'ın zarif formu, görkemli figürle ince bir tezat oluşturuyordu. Kont'un yanında kaba bir taş üzerine oturdu ve her biri daha fazla ödüllendirildi. Rehberlerin ve diğerlerinin grotesk alışkanlıkları ve güçlü özellikleriyle etkileyicidir. Görevliler, eserlerin arka planında yer alıyordu. Işığın etkisi, da, ilginçti. Çevredeki figürlere güçlü ama solgun bir şekilde bir fırlattı, parlak kollarında parlıyor ve parlıyordu. Devasa bir yaprak örtüsü üzerinde uçurumun üzerindeki gölgesini beliren karaçaç, kırmızı. Koyu bir şekilde görünüyordu. Ton, neredeyse fark edilmeden gecenin karanlığına derinleşiyordu. Saint Foix sahneyi düşünürken, geniş ve sarı ay yükseldi doğu zirveleri. Savaş bulutları arasından ve ihtişamı hafifçe gösteriyordu gökyüzünden. Uçurumun yarısına doğru yuvarlanan buhar kütlesinden altında ve şüpheli dağlar. Ne korkunç zevk! Orada yüce duracak. Çöl kıyısında batık gemi denizci gibi. Ve ufka kadar uzanan dalgalar içinde devasa buhar atıklarını görmek için, D-M-I-N-S-T-R-E-L. Bu romantik hayalden rehberlerin sesleriyle uyandırıldı, adını tekrar etti. Uçurumdan uçuruma yankılandı, yüz oldu diller onu çağırıyor gibiydi. Kısa sürede Kont ve Lady Blanche, mağaraya dönerek. Ancak fırtına gibi görünüyordu, yaklaşırken sığındıkları yerden ayrılmadılar. Ve Kont, oturan kızı ile Saint Foix arasında, korkularını dağıtmaya çalıştı. Doğal tarihiyle ilgili konularda konuşulmuş ve bu sahnede dolaşıyorlardı. Mineral ve fosilden bahsetti. Bu dağların derinliklerinde bulunan maddeler, mermer damarları ve granitle, bu katmanlarla bol miktarda bulunmuş, yakınlarda bulunan kabuk tabakaları zirveleri, deniz seviyesinden binlerce kulaç yükseklikte ve geniş bir mevcut kıyısından uzaklık. Devasa uçurumlar ve mağaralar, kayalar, dağların grotesk formu ve çeşitli fenomenler, bu tür bir şey. Tufanın tarihini dünyaya damgalıyor gibi görünüyor. Doğal tarih, gelişmeler ve koşullar hakkında bilgi vererek Pirenelerin medeni hikayesi. En dikkat çekici kalelerden bazılarını adlandırdı. Fransa ve İspanya'nın bu dağların geçitlerinde inşa ettiği bu hattı ve bir erken dönemlerde bazı ünlü kuşatmalar ve karşılaşmaların kısa bir anlatımı hırs. Önce yalnızlığı bu derin derinliklerinden korkutmuş. Onu daha önce sadece sesinin kükremesine yankılanan dağlar titriyor kolların çarpıtmasıyla ve insanın kutsal ilk adımlarıyla Heinz kan izini bırakmıştı. Blanche otururken, anlatıya dikkatle odaklanırken. Bu sahneleri 2 kat daha iyi yansıtıyordu, ilginçti ve ciddi duygulara kabullenmişti. O ise düşündü ki bir zamanlar bu olaylarla kirlenmiş olan yerin tam yerinde. Onun hayalleri aniden ortaya çıktı, rüzgarda gelen bir sesle bölündü, uzaktaki havlama sesiydi. Bir nöbetçi köpeği. Yolcular umutla dinlediler ve rüzgar eserken daha güçlü, hayal edilen sesin çok uzaktan gelmediğini hayal ediyordu. Ve rehberler aradıkları handan geldiğinden pek şüphesi yoktu, Kont yolunu sürdürmeye kararlıydı. Ay ise şimdi daha güçlü bir şey sunuyordu, hala belirsiz bir ışıktı. Kırık bulutlar arasında ilerliyordu. Ve yolcular, sesin rehberliğinde, uçurumun kenarında yolculuklarına yeniden başladılar. Önceden tek bir meşale vardı, şimdi ay ışığına karşı mücadele ediyordu. İçin rehberler, gün batımından kısa süre sonra hana varacaklarına inanarak ihmal etmişlerdi daha.
Fazlasını sağlamak için, sessiz bir dikkatle sesi takip ettiler. Sesi duydular ama aralıklarla ve bir süre sonra tamamen sona erdi. Rehberler ancak, rotalarını mahalleye yönlendirmeye çalıştı, oradan geldiği yere serbest bırakıldı. Ancak derin bir selin uğultusu kısa sürede dikkatlerini çekti ve kısa süre sonra dağın devasa bir uçurumuna geldiler, ki bu uçurum daha fazla ilerlemeyi yasakla. Blanche eşeğinden indi, Kont da öyle ve St. Foix da, rehberler ise bir köprü aramak için kenardan geçiyorlardı, ki köprü ne kadar kaba olursa olsun, onları karşı tarafa yönlendirebilir ve sonunda, Kont'un şüphelenmeye başladığı şeyi, bazıları için onların olduğunu itiraf etti zaman. Yollarından şüphe duyuyordu ve artık sadece kaybettiklerinden emindi. Biraz uzakta, kaba ve tehlikeli bir geçit keşfedildi. Bu geçit uçurumun karşısına atılan devasa çam, karşı uçurumları birleştirdi. Ve muhtemelen avcı tarafından, avcıyı yakalamasını kolaylaştırmak için devrilmişti ızırt ya da kurt. Rehberler hariç tüm grup, bu Alp köprüsünü geçme ihtimali. Kenarları hiçbir şekilde savunma ve düşmek ölmek demekti. Ancak rehberler hazırlıklı oldu eşelerin üzerinden geçerken Blanche uçurumun kenarında titreyerek duruyor ve dinliyordu yukarıdaki kayalardan inerken görülen suların uğultusuna. Yüksek çam ağaçlarıyla sarkıtılmış, sonra derinlere dökülüyor uçurum. Beyaz dalgalarının ay ışığında hafifçe parıldadığı yer. Fakirler hayvanlar bu tehlikeli köprüden içgüdüsel bir dikkatle geçti. İkisi de kataraktın gürültüsünden korkmuş, karanlık tarafından da kandırılmış. Yaklaşan yapraklar karşılarına doğru savruluyordu. İşte şimdi, yalnız meşale. Şimdiye kadar pek faydası olmayan bir cihaz olarak değerlendirilmiştir hazine. Ve Blanche, korkmuş, küçülen ama her şeyi hatırlamaya çalışıyor kararlılığı ve zihni varlığı. Sevgilisinden önce ve onun desteğiyle baba. Meşalenin kırmızı parıltısını güvenle takip ederek karşı uçuruma ulaştı. İlerledikçe, yükseklikler daraldı ve dar bir geçit oluşturdu, alt kısmı. Az önce geçtikleri selin gürültüsüyle duyuldu. Ama yine bir köpeğin havlamasıyla alkışlandılar, belki de gözetleme yaparak dağ sürüleri. Gece inişlerinden korumak için kurtlar. Ses öncekinden çok daha yakındı ve onlar sevinirken yakında dinlenme umudu, bir ışık parladı mesafe. Yollarının seviyesinden oldukça daha yüksek bir yükseklikte belirdi ve kayboldu ve tekrar görüldü. Sanki bazen ağaçların dalgalanan dalları gibi dışlanıp sonra ışınlarını kabul etti. Rehberler tüm Heylodi'ye güç, ama karşılık olarak insan sesi duyulmadı ve sonunda, kendilerini daha etkili bir şekilde tanıtmak için tabanca ateşlediler. Ama, endişeyle dinlerken, patlamanın sesi yalnız duydu. Kayalar arasında yankılandı ve yavaş yavaş sessizliğe büründü. Ki dostça bir insan rahatsız edilmediğine dair bir işaret yoktu. Ancak görülen ışık önce, şimdi daha sade hale geldi ve kısa süre sonra sesler belirsizce duyulmaya başladı rüzgar. Ama rehberler çağrıyı tekrarlayınca sesler aniden kesildi ve ışık kayboldu. Lady Blanche şimdi neredeyse kaygının baskısı altında batıyordu, yorgunluk ve endişe, Kont ve St. Foix'un birleşik çabaları ruhunu neredeyse hiç destekleyemiyordu. İlerlemeye devam ederken, bir nesne üst bir kaya noktasında algılanıyor. Bu noktada ayın güçlü ışınları üzerine düştü, bir gözetleme kulesi gibi görünüyordu. Kont, durumuna ve başka bazı koşullar vardı. Bunun böyle olduğuna pek şüphem yoktu ve inanarak, ışığın oradan başladığını fark etti, onu yeniden canlandırmaya çalıştı kızının ruhları. Sığınak ve huzur ihtimali, konaklama ne kadar kaba olursa olsun. Harabe bir gözetleme kulesi bunu karşılayabilirdi. Pireneler arasında çok sayıda gözetleme kulesi inşa edildi, dedi Kont. Sadece Blanche'ın dikkatini konudan çekmek için endişeleniyordu korkuları. Ve bu yöntemlerin istihbarat sunma yöntemi. Düşmanın yaklaşması, biliyorsunuz, bu tepelerde ateşler tarafından yakılır yapılar. Böylece bazen sinyaller gönderiden posta iletilmiştir. Birkaç yüz mil uzunluğunda bir sınır hattı boyunca. O zaman, duruma uygun gerekirse, gizlenen ordular kalelerinden ve ormanlardan çıksın ve belki de büyük bir geçidin girişini savunmak için yürüyecekler, orada, yüksekliklere yerleşerek, şaşkın düşmanlarına saldırırlar. Aşağıdaki vadi boyunca rüzgar, parçalanmış uçurumun parçaları ve dökülme ölüm ve yenilgi. Antik kaleler ve gözetleme kuleleri, manzara pirenelerin büyük geçitleri özenle korunmuştur.
Ama bazıları düşük istasyonlar ise çürümeye uğramış ve artık sıkça avcının ya da çobanın daha huzurlu bir mekanına dönüştürülür. Bir gün ağır bir işin ardından buraya çekilir ve sadık köpekleriyle birlikte unutuyor. Neşeli bir alevin yanında, avcılığın emeği ya da toplama kaygısı dolaşan sürüleri, gece fırtınasından korunurken, ama hep böyle huzurlu bir şekilde mi yaşanıyorlar, dedi Lady Blanche. Hayır, diye yanıtladı Kont. Bazen sığınma yerleri oluyorlar dağları kaçak mallarla geçen Fransız ve İspanyol kaçakçılar kendi ülkelerinden ve özellikle çok sayıda olan, kralın güçlü birlikleri bazen onlara karşı gönderilir. Ama bu maceracıların çaresiz kararlılığı, ki bunu bilenler, eğer öyleyse alınır. Yasa ihlalini en acımasız ölümle telafi etmek zorundadırlar, seyahat büyük gruplarda. İyi silahlanmış olanlar, çoğu zaman askerlerin cesaretini zorlar. Sadece güvenlik arayan kaçakçılar, mümkün olduğunca kaçabileceklerinde asla çatışmazlar. Orduda, kim bilir ki, bu karşılaşmalarda tehlike kesin ve neredeyse ulaşılmaz. Savaşmaya da en az eşit isteklidir. Bir nişan, bu nedenle, çok nadiren olur. Ama gerçekleştiğinde asla sona ermez en çaresiz ve kanlı çatışmadan sonra. Dikkatsizsin, Blanche, diye ekledi Kont, sizi sıkıcı bir konuyla yordum. Ama bak, ay ışığında, aradığımız bina var. Ve fırtına patlamadan önce bu kadar yakında olduğumuz için şanslıyız. Blanche yukarı baktığında, uçurumun dibinde olduklarını fark etti. Binanın zirvesinde duruyordu. Ancak artık ondan ışık yaymıyordu. Havlama köpeğin de bir süreliğine durduğunu ve rehberlerin şüphelenmeye başladığını söylediklerini söyledi. Gerçekten aramalarının konusu olup olmadığını. Uzaktan, hangi noktada onu incelediler, bulutlu bir ay tarafından kusursuzca gösteriliyordu. Daha fazlası gibi görünüyordu tek bir gözetleme kulesinden daha geniş bir kapsam. Ama zorluk, ani düşüşleri hiçbir yol açmıyor gibi görünen yükseklik. Rehberler meşaleyi uçurumu incelemek için ileri taşırken, Kont, Blanche ve St. Foix ile birlikte yürürken ormanın gölgesinde kalıyor. Tekrar zamanı sohbetle kandırmaya çalıştı ama yine endişeli Blanche'ın zihnini soyutladı. Ve ardından Saint Foix ile birlikte bir yol bulunursa, bir yola çıkmanın tavsiye edilip edilmeyeceği muhtemelen banditinin barındırdığı bir yapı. Kendi sahiplerini düşündüler parti küçük değildi ve birkaçının iyi silahlanmıştı. Ve sonrasında açık doğada geceyi geçirmenin karşılaşacağı tehlikeleri sayıyor. Belki de bir gök gürültüsü fırtınasının etkilerine maruz kalmışken, bir yukarıdaki yapıya giriş sağlamak için çaba göstermeleri gerektiğinden şüphe duyurlar. Sakinler açısından herhangi bir tehlikede, ama karanlık ve etrafını saran ölü sessizlik, sanki burada hiç yerleşim olma olasılığı var. Rehberlerin bir bağırışı dikkatlerini çekti, birkaç dakika içinde Kont'un hizmetçilerinden biri bir yolun buldu ve hemen rehberlere katılmak için acele ettiler. Hepsi yükseldiklerinde cüce ormanlarının arasından kayada oyulmuş küçük bir kıvrımlı yol ve ardından çok fazla emek ve biraz tehlike ile zirveye ulaştı, burada birkaç harabe kule. Etrafı büyük bir duvarla çevrili, kısmen aydınlatılmış ay ışığı. Binanın etrafındaki alan sessizdi ve görünüşe göre terk edilmişti, ama Kont temkinliydi. Yumuşak adım, dedi alçak bir sesle, biz yapıyı keşfederken. Sessizce birkaç adım ilerledikten sonra, bir kapıda durdular. O kapıda portallar harabelerde bile berbattı ve bir an tereddüt ettikten sonra, giriş avlusuna geçti, ancak bir terasın başında tekrar durdu. Bu uçurum ondan dallanarak bir uçurumun yamacı boyunca uzanıyordu. Bunun üzerine, Rose yapının ana gövdesi, artık bir gözetleme kulesi olmadığı anlaşılıyordu. Ancak yaş ve ihmal nedeniyle çökmüş olan o eski kalelerden biri çürüme. Ancak birçok bölümü hala tamamen görünüyordu. Bina, ağır Sakson gotik tarzında, devasa yuvarlak kulelerle gri taş. Orantılı dayanıklılığa sahip payandalar ve büyük kapının kemerini oluşturan kumaşın salonuna açılıyor gibiydi, yuvarlaktı, pencere gibi yukarıda. Kutsal hava, yığını çok güçlü şekilde karakterize etmiş olmalı erken gücünün olduğu günlerde bile. Artık yıkılmış surlar ve yarı yıkılmış duvarlar ve devasa kalabalıklar tarafından geniş alanına dağılmış harabe, şimdi sessiz ve çimenler yetişmişti. Bu mahkemede girişte, sanki gelişmiş gibi görünen devasa bir meşe kalıntıları duruyordu ve bina ile birlikte çürümüştü.
Hala koruması için kaşlarını çatmış gibi görünüyordu, gövdesini taçlayan yapraksız ve yosunlarla. Büyümüş birkaç kalan dal ve bu geniş boyut, ağacın eski bir çağda ne kadar büyük olduğunu gösteriyordu. Bu kale açıkça bir zamanlar büyük güçlüydü ve konumundan bakıldığında derin bir vadi üzerinde. Yaklaşan Point of Rock, rahatsız etmek için büyük bir güç taşıyordu, hem de direnmek. Kont, bu nedenle, manzarayı incelerken, bir şekilde şaşırıyordu, ne kadar eski olsa da. Harabeye dönüştü ve mevcut yalnız ve terk edilmiş havası, göğsünde heyecan veriyor. Duygular hüzünlü hayranlık. Bir an için bu duygulara kapılarken, sanki uzak seslerin sessizliği çalındığını duydum. İçinden binası, ön kısmını tekrar dikkatle inceledi, ama yine de hiçbir ışık görünmüyordu. Şimdi kalenin etrafında dolaşmaya, o uzak noktaya gitmeye kararlıydı, seslerin çıktığını düşündüğü bir kısmını. İncelemesi için orada herhangi bir ışık edilip görülmediğini, sonra kapıyı çalmaya cesaret etti. Kapı, bu amaçla, terasa girdi ve burada kalıntılar, kalın duvarlarda toplar henüz görünüyordu ama. Çok fazla topu geçmemişti, adımlarını aniden bir köpeğin yüksek havlama sesi durdurdu içinde ve aynı olduğunu hayal ettiği bir şey, sesinin aracı olan yolcuları oraya getiriyordu. Artık kesin görünüyordu ki, o yer yerleşmiş ve Kont, Aziz Foix ile tekrar görüşmek üzere geri döndü. Girişi almaya çalışmalı, çünkü vahşi yönü biraz sarsmıştı eski karar. Ancak ikinci bir danışmadan sonra daha önce onu belirleyen ve daha önce onu güçlendiren ve kaleyi koruyan köpeğin keşfi ve aynı zamanda sessizlik onu sarmıştı. Bu yüzden hizmetçilerinden birine kapıyı çalmasını emretti, ona itaat etmek için ilerlerken. Bir ışık açıktan belirdi, kulelerden birini açtı ve Kont yüksek sesle seslendi. Ama cevap alamayınca kapıya kendisi çıktı ve demir sivri bir çubukla ona vurdu. Bu da ona dik tırmanmaya yardımcı olmuştu. Yankılar kesildiğinde, bu darbe uyandırmıştı, yeniden havlamalar. Ve şimdi daha fazlası vardı, tek bir köpek, tek ses, th duyuldu. Kont geri çekildi, birkaç adım. Işığın kulede olup olmadığını gözlemlemek ve algılamak için gitmişti. Portala döndü ve saldırmak için direği kaldırdı, yine içinden sesler duyduğunu sanki bir kez daha. Durakladı ve durakladı, dinlemek. Bu varsayımda doğrulandı. Ama çok uzaktılar. Öyle değildi, sadece bir mırıltı halinde duyuldu ve Kont şimdi direği ağır bir şekilde yere indirdi. Kapıda, hemen derin bir sessizlik başladı. Öyleydi, içerideki insanların sesi duyduğu ve temkinli olduğu açıkça belli, yabancıların kabul edilmesi onlar hakkında olumlu bir görüş kazandırıyordu. Evet, öyle ya, avcılar ya da çobanlar, dedi, bizim gibi. Muhtemelen bu duvarların içinde geceden sığınmak arıyor ve onlardan korkmaktadırlar, yabancıları kabul ediyor, yoksa soyguncu olduğunu kanıtlamamaları için. Kaldırmaya çalışacağım korkularını. Böylece yüksek sesle seslendi, biz arkadaşız, soran geceden korunmak için bir sığınak. Birkaç dakika içinde içeride adımlar duyuldu, ki yaklaştı ve ardından bir ses sordu, kim arıyor? Dostlar, diye tekrarladı Kont, kapıları açın, açacaksınız, daha fazlasını bil. Güçlü şimşeklerin açıldığı duyuldu ve bir adam, bir av mızrağı ile donanmış olarak ortaya çıktı. Ne istiyorsun bunda saat, dedi. Kont hizmetçilerini işaret etti ve ardından cevap verdi. En yakın kulübeye giden yolu sormak istediğini belirtti. Öyle misin? Bu dağlara pek aşina değilim, dedi adam, ki bu dağlara pek aşina olmasın, biliyor musun? Birkaç lig içinde hiç yok mu? Sana yolu gösteremem, onu aramalısın, bir ay var. Bunu söyleyerek kapanıyordu, kapıya girdi ve Kont, yarı hayal kırıklığı, yarı korkmuş şekilde arkasını döndü. Yukarıdan başka bir ses duyulduğunda ve yukarı baktığında bir ışık gördü ve bir adamın yüzü. Portalın ızgarasında. Kal, dostum, sen yolunu kaybettin mi, dedi ses. Siz avcılarsınız sanırım, bizim gibi, yakında sizinle olacağım. Ses kesildi ve ışık kayboldu. Blanche, adamın ortaya çıkışı karşısında endişelenmişti, kapıyı açmıştı ve şimdi babasından oradan ayrılmasını rica etti. Ama Kont, taşıdığı avcı mızrağını gözlemlemişti. Ve kuleden gelen sözler onu etkinliği beklemeye teşvik etti. Kapı yakında açıldı ve avcı kıyafetleri giymiş birkaç adam. Daha fazlasını duymuşlardı, aşağıdan geçti. Göründü ve bir süre Kont'u dinledikten sonra ona söyledi, orada geceyi dinlenmeye davet ediyordu.
Sonra ona çok baskı yaptılar, nezaket, içeri girmek ve oturmak üzere olan yemeklerden keyif almaktı. Konuşurken dikkatle izleyen Kont, temkinli ve biraz şüpheli, ama aynı zamanda yorgundu, korkuyordu. Yaklaşan fırtına ve Alp tepeleriyle karanlık bir yerde karşılaşmak gece. Aynı şekilde, gücüne ve sayısına da biraz güveniyordu yardımcıları. Biraz daha fazla düşünceden sonra davet. Bu kararla hizmetkarlarını çağırdı ve onlar etrafta ilerlemeye başladılar, bazılarının sessizce bu konferansı dinlediği kule, lordları Lady Blanche ve Saint Foix'u kaleye takip ettiler. Yabancılar onları büyük ve kaba bir salona götürdü. Kısmen bir yangınla görebiliyordu, ucunda parlıyordu, etrafında avcı kıyafeti giymiş 4 adam vardı. Oturmuştu ve şöminede birkaç köpek uykuda uzanmıştı. Salonun ortasında büyük bir masa vardı ve şöminenin üzerinde bir parça vardı. Hayvan kaynıyordu. Count uygulaması olarak hamam böceği gibi kalktı. Erkekler ise yarı yarıya kalktı, kendilerini doğrulturup yabancılara sertçe baktılar ama onların, ustaların sesleri, şöminenin üzerinde duruşlarını koruyordu. Blanche etrafına, bu kasvetli ve geniş salona baktı. Sonra erkeklere, sonra da ona, babası, ona neşeyle gülümseyerek avcılara hitap etti. "Burası misafirperver bir ocak," dedi. Ateşin ateşi gibi bu kasvetli vahşi alanlarda uzun süre dolaştıktan sonra yeniden canlanıyor. Köpeklerin yorgun, "Ne kadar başarılı oldun?" Genelde olduğu gibi, salonda oturan adamlardan biri, "Kendi adamlarımızı öldürüyoruz," diye yanıtladı. Katlanılabilir bir, kesinlikle bir oyun. "Bunlar avcılar arkadaşları," Kont'u buraya getiren adamlardan biri şöyle dedi. "Kaybettiler, kendi yöntemleriyle geldi ve onlara kalede bizim için yeterli yer olduğunu söyledim." Hepsi, "Çok doğru, çok doğru," diye yanıtladı arkadaşı, "Kovalamada ne şansınız oldu kardeşler. 2 kişiyi öldürdük ızırts ve bu oldukça iyi diyeceksin." "Yanılıyorsun, dostum," dedi Kont, "biz avcı değiliz, yolcuyuz. Ama, bizi avcılar yemeğine alırsanız, çok memnun oluruz ve iyiliğini ödeyeceğim." "O zaman otur kardeşim," dedi biri adamlardan. "Jack, ateşe daha fazla yakıt koy, çocuk yakında hazır, hanımefendi için de bir yer getir." "Hanımefendi, bizim tadımı tatar mısınız? Brandy mi? Gerçek Barcelona ve bir fıçıdan akan kadar parlak." Blanche çekingen bir şekilde gülümsedi ve reddedecekti ki babası onu engelledi, neşeli bir tavrıyla. Kızına sunulan kadehi alarak ve yanında oturan Mons. St. Foix elini bastırdı ve ona bir cesaret verici bir bakış, ama dikkati sessizce oturan bir adam tarafından meşgul edildi. Ateş, Saint Foix'u sabit ve samimi bir gözle izliyordu. "Burada neşeli bir hayat yaşıyorsun," dedi Kont. "Bir hayatı Hunter hoş ve sağlıklı bir adamdır ve huzur tatlı, ki başarılı oluyor, emeğine aday." "Evet," diye yanıtladı ev sahiplerinden biri, "hayatımız hoş, yeter. Burada sadece yaz ve sonbahar aylarında yaşıyoruz. Kışın ise, burası kasvetli ve yüksekliklerden inen kabarmış seller kovalamacaya bir durak. Bu özgürlük ve zevk dolu bir hayat," dedi Kont. "Senin yolunuzda bir ay geçirmek isterim, çok iyi olur. Silahlarımız için de iş buluyoruz," dedi arkasında duran bir adam Kont. "İşte lezzetli kuşlar var, beslenenler, vadilerde yetişen yabani kekik ve otların üzerine. Şimdi düşünüyorum, taş galeride asılı bir kuş çifti vardır. Git onları getir, Jack, onları giydireceğiz." Kont şimdi aradaki avın nasıl yapılacağı hakkında araştırmaya başladı. Bu romantik bölgelerin kayalık ve uçurumlarını dinliyordum ve bir garip bir detay, kapıda bir korna çalındığında. Blanche çekingen bir şekilde ona baktı, babası. Avlama konusunda konuşmaya devam eden ama yüzü biraz endişe ifadesiydi ve gözlerini sık sık çeviriyordu kapıya, en yakın salonun o bölümüne doğru. Korna tekrar çaldı ve bir yüksek sesle holu başardı. "Bunlar bazı yoldaşlarımız, geri döndükleri günün emeği," dedi bir adam. Tembelce yerinden kalkarak kapı ve birkaç dakika içinde, her biri silahın üstünde bir silah taşıyan 2 adam ortaya çıktı, omzu ve tabancaları kemerinde. "Ne tezahürat, çocuklarım, ne, çığır," dedi, yaklaşırken. "Hangi şans," diye karşılık verdi yoldaşları, "akşam yemeğini eve getirdin mi? Hiçbir şeyin olmayacak, başka bir şey." "Hah, şeytanı eve getirmişsin şeytan," dediler kötü bir şekilde. İspanyol, Kont'un partisini algıladığında, "Fransa'dan mı, yoksa mı, İspanya? Onlarla nerede buluştun?"
Bizimle buluştular, neşeli bir buluşma da, diye yanıtladı arkadaşı iyi Fransızca yüksek sesle. Bu şövalye ve ekibi yolunu kaybetmişti ve kalede bir gece konaklama istedi. Diğerleri cevap vermedi ama bir tür sırt çantası attı ve birkaç kuş topu çıkardı. Çanta yere düşerken ağır bir ses çıkardı ve parlak metal, Kont'un gözüne baktı. Şimdi daha fazla bir bakış attı sırt çantasını tutan adamın sorgulayıcı bakışları. Uzun boylu, sağlam bir figürdü, sert bir yüzlü, boynuna kıvrılan kısa siyah saçları vardı. Bunun yerine avcı elbisesinin içinde, solmuş bir askeri üniforma giymişti. Sandaletler şunlardı, geniş bacaklarına bağlıydı ve belinden kısa bir trouser vardı. Açık başında deri bir şapka vardı. Şekli bir şekilde antik Romalıya benziyordu kask. Ama altında somuran kaşlar bunları karakterize ederdi, Roma'yı fetheden barbarların. Bir Roma askerinin kahramanları değil. Kont sonunda gözlerini çevirdi ve sessiz ve düşünceli kaldı, ta ki tekrar kaldırınca. Bilinmeyen bir yerde duran bir figür fark edene kadar. Salon, Blanche ile sohbet eden Aziz Foix'a dikkatle bakıyordu ve bunu gözlemlemedi. Ama Kont kısa süre sonra aynı adamın baktığını gördü, askerin omzunun üzerinden kendine dikkatle bakıyordu. Geri çekildi Kont'un gözleriyle karşılaştığında. Güvensizlik hızla onun üzerinde birikmeye başladı, aklını kaybetti. Ama yüzünde bunu ortaya çıkarmaktan korktu ve yüz hatlarını zorladı, gülümsemeyi varsaydı. Blanche'a umursamazca bir konuda seslendi. Tekrar etrafına bakınca, asker ve yoldaşının gittiğini fark etti. Adam olan Jack, şimdi taş galeriden döndü. Orada ateş yakıldı, dedi ve kuşlar sosunlanıyor. Orada masa da serilmiş, çünkü orası buradan daha sıcak. Arkadaşları taşınmayı onayladı ve misafirlerini takip etmeye davet etti. Blanche'ın endişeli göründüğü ve oturduğu galeri ve St. Foix, Kont'a baktı, o da onun rahat ateşi tercih ettiğini söyledi. O anda ateşe yakın oldu. Ancak avcılar, diğerinin sıcaklığını övdüler, dairesine aldı ve öyle bir nezaket gösterdi ki, Kont, yarı şüpheli, yarı da şüphelerini ele vermekten korkarak gitmeyi kabul etti. Uzun ve yıkıcı geçitler onu biraz korkutuyordu ama gök gürültüsü, şimdi yukarıda yüksek seslerle patlıyordu ve bırakmayı tehlikeli hale getiriyordu bu sığınak yerini. Ve şeflerini kışkırtmaktan kaçındı, göstererek onlara güvenmiyordu. Avcılar bir lambayla öncülük etti. Kont ve Aziz Foix, ev sahiplerini bazı tanıdık anlarla memnun etmek istiyordu. Her birine bir koltuk taşıdı, Blanche ise sarsıntılı adımlarla peşinden gitti. Geçerken elbisesinin bir kısmı duvara bir çiviye takıldı ve dururken, Kont, St. Foix, ikisi de durumu gözlemlemedi. Şeflerini takip etmedi, geçidin ani bir açısından döndü ve Blanche karanlıkta geride kaldı. Gök gürültüsü, onun çağrısını duymalarını engelledi ama onu devre dışı bırakmışlardı giyinmesini. Hızla takip etti, düşündüğü gibi, onların gittiği yolu gibi. Bir ışık, uzaktan parıldayan bu inancı doğruladı ve o doğru ilerledi. Açık bir kapı, oradan açılıyor. Odanın ötesindeki taş olduğunu tahmin ediyordu adamların bahsettiği galeri. İlerledikçe sesler duyunca durdu, odaya birkaç adım mesafede. Emin olup olmadığından emin olabilirdi, doğru, ve oradan, tavandan sarkan bir lambanın ışığınla 4 adamın bir masanın etrafında oturduğunu ve onların üzerine eğildiklerini gözlemledi. Danışmanlık. Bunlardan birinde onun özelliklerini ayırt etti ve onu St. Foix'a öyle derin bir dikkatle bakarak gözlemlemişti. Ve şimdi kim ciddi ama ölçülü bir sesle konuşan Til, yoldaşlarından biri karşıt gibi görünerek daha yüksek ve sert bir tonda konuştular. Blanche, babası ve St. Foix'un orada olmadığını fark edince endişelendi ve bu adamların sert yüz ifadeleri ve tavırları karşısında korkmuş, dönüyordu, galeriyi aramaya devam etmek için odadan aceleyle çıktı ki duydu. Adamlardan biri şöyle diyor: "Tüm tartışmalar burada bitsin. Kim tehlikeden bahseder ki? Tavsiyemi takip edin ve hiçbir şey olmayacak, onları güvence altına alın, geri kalanlar ise kolay avukat." Blanche, bu sözler karşısında etkilenerek bir an durakladı, daha fazlasını duymak için. "Diğerlerinden alacak bir şey yok," dedi biri. Yoldaşları, "Elimden geldiğince asla kan için değilim, yok et 2 tane daha ve işimiz bitti. Geri kalan gidebilir." "Öyle mi?" diye bağırdı ilk serseri, büyük bir sesle, "Yemin, ne?"
Efendilerini nasıl ortadan kaldırdığımızı anlatmak ve kralın birliklerini gönder. Bizi çarkın yanına sürüklesin. Sen her zaman bir seçimdin danışman, eminim ki geçen yıl Aziz Thomas'ın arifesini henüz unutmadık. Yıl. Blanche'ın kalbi şimdi dehşetle battı. İlk dürtüsü geri çekilmekti kapıdan çıkacak olsa da. Titreyen bedeni bunu reddetti, onu destekledim ve birkaç adım sendeleyerek daha belirsiz bir yere. Doğru geçiş süresini tamamladıktan sonra, korkunç konseyleri dinlemek zorunda kalmıştı. Artık şüpheye kapılmıyordu, haydutlardı. Bir sonraki anda, neden tüm çeteyi öldürmüyorsun? Diye şu sözleri duydum. Hayatımızın onlarınki kadar iyi olduğuna garanti ediyorum, diye yanıtladı arkadaşı. Onları öldürmezsek, bizi asarlar, ölseler daha iyi sonra asılacağız. Daha iyi, daha iyi, diye bağırdı yoldaşları. Cinayet işlemek, dar ağacından kaçmanın umut dolu bir yoludur. Dedi ilk serseri, birçok dürüst adam kafasını ama o şekilde ilmek takılır. Bir anlık duraklama oldu, bu süre boyunca düşünüyor gibiydiler. Şu adamları şaşırtsın, diye haykırdı hırsızca, bu saatte burada olmaları gerekirdi. Yakında geri dönecekler eski hikayeyle ve ganimet yok. Eğer onlar burada olsaydı, işimiz basit ve kolay. Bu gece işi yapamayacağımızı görüyorum. Çünkü sayılar düşmanla eşit değildir ve sabah onlar için yürüyüp gidiyoruz. Ve onları zorlamadan nasıl alıkoyabiliriz? Bir plan düşünüyorum. Bu yeterli, dedi onlardan biri. Yoldaşlar, iki şövalyeyi sessizce etkisiz hale getirebilirsek, bu geri kalanını kolayca öğrenebilir. Bu iyi niyetle makul bir plan. Dedi bir diğeri küçümseyici bir gülümseme, hapishane duvarını yiyerek geçebilirsem. Özgür olacağız, onları sessizce nasıl etkisiz hale getirebiliriz? Zehirle, diye yanıtladı yoldaşları. Güzel söyledin, bu yeterli, dedi ikinci serseri. Ki kalıcı bir ölüm de vereceğim ve intikamımı tatmin edeceğim. Bu baronlar yine intikamımızı nasıl teşvik ettiklerine dikkat et. Oğlunu gördüğüm anda tanıdım, dedi adam, Blanche St. Foix'a bakarken gözlemlemişti, beni tanımıyor olsa da, baba neredeyse unutuyordum. Peki, ne dersen söyle, dedi üçüncü serseri. Ama onun baron olduğuna inanmıyorum ve bunu bilme ihtimalim en az kadar sizden herhangi biri. Çünkü ben de onlardan biriydim. Ona saldıranlardan, cesur çocuklarımızla birlikte, acı çekti. Ben de başka biri değil miydim? Dedi ilk serseri, sana söylüyorum o baron, ama onun olup olmadığı ne anlama geliyor? Artık öyle mi tüm bu ganimetin elimizden çıkmasına izin mi vereceğiz? Böyle bir şansımız nadiren olur bu. Çarkın birkaç kilo kaçakçılığı için şansını kullanırken, tütün, kralın fabrikasını kandırmak ve boyunlarımızı kırmak için yiyeceğimizin avındaki uçurumlar. Ve ara sıra bir kardeşi soymak kaçakçı ya da az haklı bir hacı olarak, bize neredeyse hiç karşılık vermeyen bir hacı onlara ateş edin. Böyle bir ödülü serbest bırakalım mı? Neden yeterince var, onları bizi tutmaları için. Buna destek değilim, buna da destek değilim, diye yanıtladı üçüncü soyguncu. Onlardan en iyi şekilde faydalanalım. Sadece, eğer bu baron ise, isterim cesur yoldaşlarımız uğruna ona daha da bir parıltı göstermek için. Çünkü dar ağacına çıkarıldı. Evet, istediğin kadar parlat, diye karşılık verdi ilk adam. Ama sana söylüyorum baron daha uzun bir adam. Laflarını karıştır, dedi ikinci serseri, ne yapalım bırakın mı yoksa gitmeyin mi? Burada daha uzun kalırsak, ipucunu anlarlar ve iznimiz olmadan yürüyün. İstedikleri gibi olsunlar, zengin olsunlar, ya da neden tüm o hizmetçiler mi? Baron diyor diyen yüzüğü gördün mü, üzerinde taşıdığı yüzüğü gördün mü parmak, elmastı. Ama şimdi onu giymedi, beni bakarken gördü bunu garanti ediyorum ve onu çıkardım. Evet, ve sonra resim var, gördün mü? Henüz almadı, birinci serseri gözlemledi, boynunda asılı duruyor. Eğer o kadar parlamamıştı, bunu öğrenmemeliydim, çünkü neredeyse gizlenmişti elbisesi. Onlar da elmaslar ve nadir olarak birçoğunun olması gerekiyor. Gitmek için böyle büyük bir resmin etrafında. Ama bu işi nasıl yöneteceğiz? Dedi ikinci serseri. Bunu konuşalım, yeterince ganimet korkması yok ama nasıl güvence altına alacağız? Evet, dedi yoldaşları, bunu konuşalım ve unutmayın, zaman kaybedilmek olmaz. Hala zehir taraftarım, dedi üçüncüsü, ama bir düşünün sayıları. Neden 9 ya da 10 kişi var, silahlı da? Gördüğümde kapıda birçok kişi, onları içeri almaya ne destek oldum, biliyorsun,
Ne de ikisi de. Düşmanlarımızdan bazıları olabilirler diye düşündüm, diye yanıtladı ikinci. Zihin sayılarından çok bahsetmedim. Ama şimdi onlara dikkat etmelisin, diye arkadaşı ekledi, yoksa senin için daha kötü olacak. Biz 6 yaşımızdan büyük değiliz ve 10 kişiyi nasıl ustalıkla öğrenebiliriz, açık kuvvet mi? Sana söylüyorum, bazılarına doz vermeliyiz, geri kalanları da o zaman verebilir, yönetilecek. Daha iyi bir yol söyleyeceğim, diye sabırsızca karşılık verdi, yaklaş. Blanche, bu konuşmayı acı içinde dinlemişti, ki öyle olacaktı tarif edilemezdi. Artık ne söylendiğini ayırt edemiyordu, çünkü serseriler şimdi alçak sesle konuşuyordu. Ama umudu, onu kurtarabileceği eğer hızla onlara ulaşabilirse. Bir anda ruhunu canlandırdı ve adımlarını geri çevirecek kadar güç verdi, galeride arama yapın. Ancak korku ve karanlık ona karşı komplo kurdu ve birkaç adım ilerledikten sonra, odadan çıkan zayıf ışık, artık karanlıkla bile mücadele etmiyordu ve ayağı bir basamakta sendeledi, geçidi geçerken yere düştü. Gürültü haydutçunu irkitti, aniden sessizleşti, sonra da hepsi koridora koştu. Orada kimsenin olup olmadığını incelemek için, kim olabilir konseylerini duydu. Blanche onların yaklaştığını gördü ve ateşli ve hevesli bakışlar. Ama kendini kaldıramadan önce fark ettiler ve onu yakaladılar ve bıraktıkları odaya doğru sürüklerken, çığlıkları korkunç tehditler çıkarıyordu. Odaya vardıklarında, onunla ne yapacaklarını konuşmaya başladılar. Önce ne duyduğunu bize bildir, dedi başsoyguncu. Ne kadar zamandır geçitte bulundunuz, hanımefendi, ve sizi ne getirdi orada? Önce o resmi güvence altına alalım, dedi arkadaşlarından biri, titreyen Blanche'a yaklaşıyordu. Güzel hanımefendi, izin verin, o fotoğrafı benimdir, gel, teslim et yoksa onu ele geçireceğim. Blanche, merhametlerini dileyerek minyatürü hemen bıraktı. Oysa başka bir serseri de onun ne olduğunu sorguladı, konuşmalarını duymuştu. O zaman onun kafa karışıklığı ve korkusu çok açıkça dilinin itiraf etmekten korktuğu şeyi söyleyerek, serseriler ifadeli bir şekilde baktılar birbirlerine serer. Ve ikisi odanın uzak bir köşesine çekildi, sanki daha fazla danışmak için. Bunlar elmaslar, Aziz Petrus adına, diye haykırdı adam, o da minyatürü inceledim ve işte çok güzel bir fotoğraf da var, inanç. Genç bir şövalye kadar yakışıklı, bir yaz güneşi. Hanımefendi, bu sizin eşiniz, garanti ederim, çünkü bu kıvılcım, az önce senin yanında oldu. Blanche, korkudan batarak ona acımasını çağırdı ve teslim etti, ona çantasını verdi. Yaşananları söylemeyeceğine, eğer acı çekecekse onu arkadaşlarına dönmesi için buldu. İronik bir şekilde gülümsedi ve cevap vermek üzereyken dikkati kesildi uzak bir sesle. Ve dinlerken, Blanche'ın kolunu daha çok kavradı kararlıca. Sanki onun ondan kaçacağından korkuyormuş gibi ve yine çığlık attı, yardım edin. Yaklaşan sesler, odanın diğer kısmından serserileri çağırdı. İhanete uğradık, dediler. Ama bir an dinleyelim, belki de sadece dağlardan gelen yoldaşlarımız ve eğer öyleyse. Bizim işimiz, eminim, dinle. Uzaktan bir ateş sesi bu varsayımı bir an için doğruladı. Ama sonraki anda, ilk sesler yaklaşıyor. Kılıçların çarpışması karışıyordu, yüksek sesli tartışma sesleri ve ağır inlemelerle seçildi. Odaya giden cadde. Serseriler silahlarını hazırlarken, onlar uzaktaki bazı arkadaşlarının kendilerini çağırdığını duydular. Sonra bir tiz ses, kale olmadan korna çalındı, görünüşe göre bir sinyal, onlar da çok iyi anlaşıldı. Üçü için Lady Blanche'ı dördüncüsü, hemen odadan fırladı. Blanche titreyerek ve neredeyse bayılacak şekilde serbest bırakılmak için yalvarırdı. Yaklaşan karmaşanın ortasında Aziz Foix'un sesini duydu ve çığlığını yenilediğinde odanın kapısı hızla açıldı ve kanla çöküntülenmiş halde ortaya çıktı ve birkaç serseri tarafından kovalanıyordu. Blanche ne gördü, ne duydu. Başı uçtu, görüşü kayboldu ve onu gözaltına alan soyguncunun kollarında aklını kaybetmişti. İyileştiğinde, etrafında titreyen kasvetli ışıktan anladı aynı odada olduğunu, ama ne Kont, St. Foix'un ne de başka birinin olduğunu. Başka biri ortaya çıktı ve bir süre tamamen hareketsiz kalarak devam etti ve neredeyse bir şaşkınlık halindeydi. Ama geçmişin korkunç görüntüleri geri döndüğünde, kendini yükseltmeye çalıştı. Arkadaşlarını aramak için, biraz uzaktan somurtkan bir inleme ona St. Foix'u ve bu durumu, onu bu odaya girdiğini gördüğü durumu
Sonra, yere bir dehşet çabasıyla sesin geldiği yere doğru ilerledi, bir ceset kaldırımda uzanmış halde yatıyordu ve orada, bir lambanın parıldayan ışığında, solgun ve şekilsiz halde olduğunu fark etti. Saint Foix'un yüz hattı. O anda yaşadığı dehşetler kolayca hayal edilebilir. Konuşamadı, gözleri yarı kapalıydı ve elinde, ki umutsuzluğun acısıyla kavrayış. Soğuk nemler yerleşmişti. Oysa boşuna adını tekrar etti, yardım çağırdı, adımlar yaklaştı ve bir kişi odaya girdi. Kısa süre sonra onun babası Kont olmadığını anladı. Ama, ne şaşırttı ki, ondan yardım istediğinde Saint Foix'a geldiğinde, Ludovico'yu keşfetti. Onu tanımak için neredeyse hiç durmadı. Ama hemen Chevalier'in yaralarını bağladı ve fark etti ki muhtemelen kan kaybından bayıldı. Su için koştu, ama sadece yoktu birkaç saniye içinde. Blanche yaklaşan diğer adımları duyduğunda ve neredeyse serserilerden endişe duyarken, bir meşale ışığı parladı, duvarların üzerinde belirdi ve ardından Comte de Villefort, korkmuş bir şekilde göründü, yüzü ve sabırsızlıkla nefessiz, kızını çağırıyordu. At sesini duyunca, o ayağa kalktı ve kollarına doğru koştu, o ise kanlı kılıcı tuttu. Onu minnettarlık bir şekilde göğsüne bastırdı ve sevinç duydu ve sonra aceleyle Aziz Foix'u sordu. Şimdi bazı yaşam belirtileri gösterdi. Ludovico kısa süre sonra su ve brandy ile geri döndü, ilki dudaklarını, sonra şakaklarına ve ellerine kadar tuttu ve Blanche sonunda gördü, gözlerini kapattı ve sonra onun için sorduğunu duydu. Ama hissettiği sevinç, bu sefer yeni alarmlarla bölündü. Ludovico bunun böyle olacağını söyledi. Mons. Saint Foix'u derhal görevden alması gerektiğini belirtti ve ekledi. Haydut, dışarıda olanlar, eve dönmeleri bekleniyordu. 1 saat önce. Ve kesinlikle olacaklar, bizi bul, eğer gecikirsek. Otis korna sesi asla çalınmaz. Biliyorlar yoldaşlar, ama en çaresiz durumlarda ve dağlar arasında yankılanıyor birçok liktur. Onların sesi sayesinde bile eve döndüğünü biliyorum. Hatta Pied de Melikant. Büyük kapıda nöbet tutan var mı, efendim? Kimse, diye yanıtladı Kont. Halkımın geri kalanı şimdi dağınık, neredeyse nerede olduğunu bilmiyorum. Hadi Ludovico, onları bir arada topla ve kendin de dikkat et, katır ayaklarını duyarsan dinle. Ludovico ardından aceleyle uzaklaştı ve Kont, görevden alınacak yöntemler hakkında görüştü. St. Foix, gücü olsa bile bir eşeğin hareketine dayanamazdı eğer de ona destek olurdu. Kont anlatırken, buldukları haydut, kale, zindanda güvence altına alındı. Blanche onun kendisi olduğunu fark etti, yaralı ve sol kolunun tamamen işe yaramaz olduğunu. Ama ona gülümsedi, endişesi, yaranın önemsiz olduğunu ona temin ediyordu. Kont'un hizmetçileri, kapıda nöbet tutan 2 kişi hariç. Şimdi ortaya çıktı ve kısa süre sonra Ludovico. Sanırım eşekler geliyor vadi, efendim, dedi. Aşağıdaki sefin uğultusundan başka bir şey yoktu, emin olmama izin vermez. Ancak ben de şuna hizmet edecek olanı getirdim Chevalier, diye ekledi. Bir çifte bağlı bir ayı derisini göstererek uzun direklerden yapılmış ve bu tür türleri eve getirmek amacıyla uyarlanmıştı. Bandittiler karşılaşmalarında yaralandı. Ludovico yaydı yere koydu ve birkaç keçinin derisini üzerine koyarak bir tür yatağına girdi. Şimdi çok canlanmış olan şövalye nazikçe kaldırıldı. Ve direkler, rehberlerin omuzlarına yükseltildi ve bu dik tepelerde en iyi güvenilebilirdi. Yanında taşındı, kolay bir hareket. Kont'un bazı hizmetkarları da yaralanmıştı, ama maddi olarak değil ve yaraları bağlandığı için şimdi peşinden gitmişler. Büyük kapı, koridordan geçerken, bazılarında yüksek bir kargaşa duyuldu, mesafe ve Blanche korkudan doluydu. Sadece o kötü adamlar zindanda, hanımefendi, dedi Ludovico. Patlatıyorlar gibi görünüyorlar, açık, dedi Kont. Hayır, efendim, diye yanıtladı Ludovico, demir kapısı var, onlardan korkacak hiçbir şeyimiz yok. Ama bırak beni önce surdan dışarı bak. Hızla onu takip ettiler ve eşeklerinin kapıların önünde dolaştığını gördüler. Grup endişeyle dinledi ama sadece aşağıdaki seli ve erken esinti. Eski dallar arasında iç çekiyor sarayda büyüyen meşe. Ve şimdi ilk tonları fark etmekten memnundular, dağ zirvelerinin üzerinde şafak vakti var. Katırlarına bindiklerinde, Ludovico, rehber olmayı taahhüt eden, onları daha kolay bir yola yönlendiren daha önce yükselmişlerdi, vadiye girmişlerdi. O vadiden kaçınmalıyız doğuda, efendim, dedi, yoksa haydutlarla karşılaşabiliriz.
Onlar sabah o taraftan dışarı çıktım. Yolcular kısa süre sonra bu vadiden ayrıldılar ve kendilerini dar bir yerde buldular kuzeybatıya doğru uzanan vadisi. Sabah ışığı dağlar hızla güçlendi ve yavaş yavaş yeşil tepeleri keşfetti. Uçurumların kıvrımlı ayaklarının etrafından geçen, mantar ağacıyla kaplanmış. Ve her zaman yeşil meşe. Gökyüzü dağılmış, gökyüzü mükemmel şekilde terk etmişti, huzurluydu ve blanş. Taze esinti ve manzarayla canlandı. Geç yağmurun aydınlattığı yeşillik. Kısa süre sonra güneş doğdu, damlayan kayalar. Zirvelerini çevreleyen çalılıklar ve birçok aşağıdaki çim yamaçlar, ışınlarında parıldıyordu. Sisli bir çelengi görüldü, süzülüyordu vadinin ucundan boyunca. Ancak fırtına yolcuların önüne geçti. Ve güneş ışınları onu yavaş yavaş dağların zirvesine doğru çekti. Yaklaşık 1 lig ilerlemişti, St. Foix aşırı bir şikayet etti, bayıldıklarını fark ettiklerini söylediler. Ona bir şeyler sundular ve erkekler, onu dinlendirebilir. Ludovico kaleden zengin İspanyolca şişeleri getirmişti, şarap, artık sadece St. Foix için değil, tüm halk için canlandırıcı bir canlandırma kaynağı oldu ama ona sadece geçici bir rahatlama sağladı. Çünkü ateşi besliyordu, damarlarında yanıyordu ve yüzünde ne gizleyebiliyordu. Acı çekti, ne de haneye ulaşma dileğini bastırdı, önceki geceyi orada geçirmeyi planlamışlardı. Böylece koyu yeşil çamların gölgesinde dinlenirken, Kont, Ludovico'dan nasıl ortadan kaybolduğunu kısa sürede açıklamasını istedi Kuzey Dairesi'nden. Haydutların eline nasıl geçtiği ve nasıl o, kendisine ve ailesine hizmet etmek için çok önemli katkı sağlamıştı. Çünkü onun için mevcut kurtuluşlarını haklı olarak atfediyordu. Ludovico ona itaat edecekti, aniden tabanca sesinin yankısını duydular. Çünkü geçtiler ve alarmla ayağa kalkıp hızla rotalarını takip etmeye başladılar. Bu arada Emily, Valensurt'un akıbeti konusunda hala endişe çekiyordu. Ama Teresa, sonunda kendisine emanet edebileceği birini bulmuştu, görevini yaptı. Ona habercinin geri döneceğini bildirdi. Ertesi gün, ve Emily kulübede olacağına söz verdi, Teresa ise çok satılmıştı ona hizmet etmek için. Bu yüzden akşam Emily, tek başına kulübeye doğru yola çıktı, yanında hüzünlü bir öngörücü. Valencourt ile ilgili bir sürü, belki de saat moralini bozabilir. Gri bir sonbahar akşamıydı sezonun sonuna doğru. Ağır sisler dağları kısmen gizliyordu ve kayın ormanları arasında iç çeken soğuk bir esinti yolunu serpiştirdi. Son sarı yapraklarından bazıları, bunlar, patlamada dönüp vazgeçiyor, yılın ölümü. Zihnine ve içinde bir ıssızlık görüntüsü verdi, havalı, Valensurt'un ölümünü duyurmuş gibiydi. Bunun için, gerçekten, birden fazla kez o kadar güçlü bir önsezi vardı ki. Geri dönmek üzereydi evinde. Kesinlikle karşılaşmaya kendini uygun hissetmediğini hissediyordu, beklerdi. Ama duygularıyla başa çıkarak onları şimdiye kadar emrederdi, devam edebilmek için. Uzun buhar hacimlerine bakarak hüzünle yürürken, gökyüzüne dökülüyor ve rüzgarda savrulan kırlangıçları izliyor. Şimdi fırtınalı bulutların arasında kaybolur ve sonra bir anlığına ortaya çıkar daha sakin havada. Geç yaşamının sıkıntıları ve indeklikleri üzerine daireler çiziyor, bu geçici görüntülerde tasvir ediliyor gibiydi, böylece üzerine atılmıştı son yılın fırtınalı talihsizlik denizi. Sadece kısa aralıklarla barış, eğer barış çağrılabilirse, bu sadece kötülüklerin gecikmesiydi. Ve şimdi, bu kadar tehlikeden kaçtıktan sonra, onu ezen ve kendini büyük bir kişinin metresi bulan kişilerin iradesi şans. Şimdi makul olarak mutluluk bekleyebileceği bir zamanda. Bunu anladı, ondan her zamanki kadar uzak olduğunu. Kendini suçlardı, zayıflık ve nankörlük sayesinde çeşitli nimetlerin hissini yaşadı. Tek bir talihsizliğin üstesinden gelmek üzere sahiplenilmiş. Bu talihsizliği yaşamıştır, sadece kendini etkiledi. Ama, yaşarken bile Valencourt için ağladığında, merhamet gözyaşları pişmanlık gözyaşlarıyla karışmıştı ve o da bir kez yas tutuyordu insan. Ahlaksızlığa ve dolayısıyla sefalete, akla ve insanlığa düşürülmüştür, bu gözyaşlarını sahiplendi ve cesaret henüz onları ayırmayı öğretmemişti, aşk olanları. Ancak şu anlarda, onun kesinliği değildi suçluluk, ancak onun ölümünün, ayrıca bir ölümün korkusu. Ki bu yüzden kendisi, ne kadar masum olsa da, bir dereceye kadar etkili görünüyordu, onu ezen şey. Bu korku, kesin bir araç olarak arttı, yaklaştı. Ve Teresa'nın kulübesine yaklaştığında,
O kadar dağınıktı ve kararlılığı onu tamamen yarı yolda bıraktı ki. İlerlemek için yolunun yanındaki bir banka dinlendi. Otururken rüzgar yukarıdaki yüksek dallar arasında somurtkan bir şekilde inleyen bu sesi ona. Hüzünlü görünüyordu, uzak ağıtların seslerini taşımak için hayal gücü ve rüzgar. Hala zayıf ve uzak bir sıkıntı notalarını sanki duyduğunu düşünüyordu. Dikkat onu ikna etti, bunun sadece gösterişli bir şey olduğunu. Ancak artan günün ani kapanışını gösteren karamsarlık. Kısa sürede ona ayrılması gerektiği uyarısını verdi ve yavaşça adımlarla tekrar kulübeye doğru ilerledi. Kapıdan bir odun ateşinin neşeli alevi belirdi ve Emily'yi gözlemleyen Teresa yaklaşıyordu, kapıda onu karşılamaya çoktan gelmişti. Soğuk bir akşam, hanımefendi, dedi, fırtınalar geliyor ve ateş istediğini düşündüm. Lütfen bu sandalyeyi alın ocak. Emily, bu düşünce için teşekkür ederek oturdu ve sonra içine baktı, odun ateşinin parıldadığı yüzünde, ifadesi onu etkiledi ve konuşamayınca, sandalyesine yaslandı. Yüzünde acı dolu bir yüz vardı. Teresa hemen durumu anladı ama kaldı sessiz. Ah, dedi Emily uzun sürece, gereksiz sorgulamanızın sonucunu. Sessizliğinizi ve o bakışı yeterince sormam açıkla, o öldü. Ah, sevgili genç hanım, diye yanıtladı Teresa, gözyaşları dolurken Ice. Bu dünya sorunlardan oluşuyor. Zenginlerin payı şu şekilde ama fakirler de. Ama hepimiz cennetin istediği şeyi taşımaya çalışmalıyız. O zaman öldü, diye sözünü kesti Emily, Valancourt öldü. Bir gün olsun. Korkarım öyle, diye yanıtladı Teresa. Korkuyorsun, dedi Emily, sadece korkuyor musun? Ah, evet hanımefendi, korkarım öyle. Ne görevli, ne de Eporville ailesi. Languedoc'tan ayrıldığından beri onu duymuştur ve kont onun için büyük bir dertle doluydu. Çünkü her zaman dakik olduğunu söylüyor. Ama şimdi Languedoc'tan ayrıldığından beri ondan bir hatır almamıştı. O 3 hafta önce evde olması için atandı, ama ne geldi, ne de yazdı. Ve başına bir kaza geldiğinden korkuyorlar. Ah, ne zaman yaşasam da öyle ki ölümünü dile ala. Yaşlıyım ve özlenmeden ölebilirdim ama o, Emily bayıldı, biraz su istedi. Teresa ise endişelendi, konuştuğu sesle yardımına koştu ve Emily'nin dudaklarına su götürdü. Devam etti, sevgili genç hanımefendi, bunu kalbinize almayın. Tüm bunlara rağmen Chevalier hayatta ve sağlıklı olabilir, en iyisini umalım. Ah, hayır, umarım pek yok, dedi Emily, tanıdığım bir şey koşullar. Bu durum beni umut etmeme izin vermez. Şimdi biraz daha iyiyim ve söyleyeceklerini duyabilirim. Söyle, rica ediyorum, ne olduğunu detaylandırıyorum biliyor. Kal, biraz iyileşene kadar mademoiselle, üzgün görünüyorsun. Ah hayır, Teresa, bana her şeyi anlat, duyacak gücüm varken, dedi Emily, anlat bana. Seni çağırıyorum. Peki hanımefendi, o zaman yapacağım. Ama görevli çok bir şey söylemedi. Çünkü Richard Mons Valancourt hakkında konuşmakta çekingen göründüğünü söylüyor ve anladığı şey. Hizmetçilerden biri olan Gabriel'den, bunu benimden duyduğunu söyledi Lord'un beyefendisi. Ne duydu, dedi Emily. Hanımefendi, Richard'ın sadece kötü bir hafızası var ve yarısını hatırlayamıyor ve ona çok fazla soru sormasaydım, duymalıydım, gerçekten çok az. Ama Gabriel'in dediğini söylüyor, o ve diğerleri hizmetçiler bininci. Valancourt hakkında büyük bir sıkıntıdaydı, çünkü o çok nazikti biriydi, genç beyefendiydi. Hepsi onu seviyordu, sanki kendi adamları gibiydi kardeş, ve şimdi, ona ne olduğunu düşün. Çünkü eskiden öyleydi, hepsine karşı nazik bir davranış sergiliyordu ve eğer kusurlu olan biri varsa. Bininci Valancourt efendimi onları affetmeye ikna eden ilk kişi. Ve sonra, eğer fakir bir aile varsa zor durumda olan bininci. Valancourt da onları ilk kurtaran oldu. Ama bazıları arkadaşlar, çok uzak bir yol değil. Ondan çok daha iyisini karşılayabilirdi. Ve sonra, dedi Gabriel, herkese çok nazikti ve ne kadar çok asil bir bakış onunla. Asla emretmezdi ve onu çağırmazdı. Bazıları gibi kaliteli insanlar bunu yapar ve biz ona hiç de o kadar da aldırmadık. Hayır, diyor Gabriel'e de daha çok önem veriyorduk ve hepimiz koşardık, bir kelimede ona itaat edin. Bazıları bize tam olarak ne yapacağımızı söylemiş olsa daha erken uzunluk. Evet, ve onu rahatsız etmekten daha çok korkuyorlardı, onlardan daha çok bize sert sözler söyledi. Artık övgü dinlemeyi tehlikeli bulmayan Emily, Valancourt'a verildi, Teresa'yı kesmeye çalışmadı.
Ama oturdu, sözlerine dikkatliydi. Ama neredeyse kederle boğulmuştu. Benim efendim, diye devam etti Teresa, bininci. Valencourt için üzülüyor ve çünkü, son zamanlarda ona karşı oldukça sert davrandığı için. Gabriel Lordum'un uşağıdan bininci. Valencourt'un Paris'te kendini çılgınca gösterdiğini ve çok para harcadığını söyler. Lordum'un istediğinden daha fazla, çünkü o parayı M'den daha çok sever. Valencourt, üzgün bir şekilde yanlış yola sapmıştı. Hayır, bu arada, bininci. Valencourt Paris'te hapse atılmıştı ve efendi, diyor Gabriel. Kabul etmeyi reddetti, onu dışarı attı ve acı çekmeyi hak ettiğini söyledi. Ve yaşlı Gregoire, uşak, bunu duyduğunu, Paris'e götürmek için bir yürüyüş soponu aldı. Genç efendisini ziyaret eder. Ama bir sonraki duyduğumuz şey, bininci Valencourt'un eve dönmek. Ah, geldiğinde neşeli bir gündü. Ama ne yazık ki değişmişti ve Lordum ona çok soğukkanlı bakıyordu ve gerçekten çok üzgündü. Ve yakında sonra tekrar Languedoc'a gitti ve o zamandan beri hiç gitmedik onu gördüm. Teresa durakladı, Emily ise derin bir iç çekerek gözlerini ona diksilmiş halde kaldı konuşmadan. Uzun bir duraklamadan sonra, daha ne diye sordu Teresa duymuştu. Ama neden sorayım, diye ekledi, ne zaten söyledin, bu fazla. Ah Valencourt, sen gittin, sonsuza dek gitti. Ve ben seni öldürdüm. Bu sözler ve yüz ifadesi umutsuzluk duygusunu hissettirdi. Teresa'yı endişelendirdi ve korkmaya başladı. Emily'nin yeni aldığı istihbaratın şoku, duyularını etkilemişti. Sevgili genç hanım, sakin ol, dedi o, ve söyleme ne korkunç sözler. Bininci. Valencourt'u öldürüyorsun, canım. Emily sadece derin bir iç çekişle cevap verdi. Sevgili hanımefendi, sizi böyle göründüğünü görmek kalbimi kırıyor, dedi Teresa. Gözlerini yere dikme, her şey solgun ve solgun oturma melankoli, seni görmek beni korkutuyor. Emily hala sessizdi ve gerçekten sessizdi, ona söylenen hiçbir şeyi duymuyor gibi görünüyordu. Ayrıca, mademoiselle, diye devam etti Teresa, bininci. Valencourt hayatta olabilir ve bildiğimiz kadarıyla yine de mutlu oldum. Adının anılmasıyla Emily gözlerini kaldırdı ve vahşi bir şekilde gözlerini sabitledi Teresa'ya. Bakıyor, sanki ne olduğunu anlamaya çalışıyormuş gibi dedi. Evet, sevgili hanımefendi, dedi Teresa, anlamını yanlış anlarak bu düşünceli tavrı, bininci. Valencourt hala hayatta ve neşelidir. Bu sözlerin tekrarlanmasıyla Emily onların önemini anladı. Ama bunun yerine amaçlanan etkiyi yaratmaları için, sadece onun sıkıntısını artırıyor gibiydi. Hızla sandalyesinden kalktı, küçük odada hızlı adımlarla yürüdü ve, sık sık derin bir iç çekiyor. Ellerini kenetliyor ve ürperiyordu. Bu arada, Teresa basit ama dürüst bir sevgiyle teselli etmeye çalıştı onu. Ateşe daha fazla odun koydum, daha parlak bir alev haline getirdim, süpürdüm ocak. Emily'nin bıraktığı sandalyeyi daha sıcak bir hale getir, sonra bir dolaptan bir şişe şarap çıkardı. Fırtınalı bir gece, hanımefendi, dedi kadın, ve soğuk üflemek, ateşe yaklaşın lütfen. Ve bu şaraptan bir kadeh al. Seni rahatlatacak, tıpkı bana sıkça yaptığı gibi, ve çoğu zaman. Çünkü her gün içilen şarap değildir. Zengin Languedoc, ve bininci. Valencourt'un bana gönderdiği 6 şişenin sonuncusu da ayrılmadan önceki gece Paris'e Gascony. O zamandan beri bana samimi olarak hizmet ettiler ve ben hiç yapmadım hiç ama onu ve verdiğinde bana. Söylediği nazik sözleri düşünüyorum onlar. Teresa, diyor, artık genç değilsin ve genç olmalısın, ara sıra iyi bir kadeh şarap iç. Sana birkaç şişe göndereceğim ve, tadına baktığında bazen beni arkadaşın hatırlayacaksın. Evet, tam da onun sözleriydi, ben senin arkadaşın. Emily hala Teresa'nın ne dediğini duymadan, odada dolaştı, o da devam etti konuşuyor. Ve onu yeterince sık hatırladım, zavallı genç beyefendi. Çünkü bana bu çatıyı barınak için verdi, ve o da bana destek oldu. Ah, o cennette, kutsanmış efendimle, eğer aziz olsa, vardı. Teresa'nın sesi titredi, ağladı ve matayı bıraktı, yapamadı şarabı dök. Kederinin acısı, Emily'yi kendi kederinden anımsatıyor gibiydi. O da ona doğru geldi ama sonra durdu ve ona bir an baktıktan sonra döndü, aniden uzaklaştı. Sanki yansımaya kapılmış, bunun Valencourt olduğunu anladı, Teresa da bu konuda yakındı. Odada yürürken, bir obua ya da flütün hareketsiz
Yumuşak notası patlamayla karışan bir duyuşu duydu, tatlılığı Emily'nin tatlısını etkiledi ruhlar. Bir an dikkatle durakladı. Nazik tonlar, şişirken rüzgar boyunca, tekrar daha güçlü rüzgarda kaybolana kadar, bir hüzünlü. Kalbini dokundu ve gözyaşlarına boğuldu. Evet, dedi Teresa, gözlerini kurutarken, işte Richard var, bizim komşusunun oğlu, obua çalıyor. Böyle duymak zaten yeterince üzücü, şimdi tatlı müzik. Emily cevap vermeden ağlamaya devam etti. O sık sık bir akşamın oyunları olur, diye ekledi Teresa. Ve bazen gençler onun oboasının sesine dans ediyor. Ama, sevgili genç hanım, ağlama yani, ve dua et, bu şaraptan bir kadeh iç, diye devam etti. Biraz içerek bir bardak aldı ve Emily'ye verdi, o da isteksizce aldı. 1000. Valencourt için tadına bak, dedi Teresa, Emily olarak bardağı dudaklarına götürdü. Çünkü bana verdi, hanımefendi. Emily'nin eli titredi ve şarabı çekerken döktü dudaklar. Kimin için, şarabı kim verdi, dedi titreyen ses. 1000. Valencourt, sevgili hanımefendi. Memnun olacağını biliyordum onunla birlikte. Elimde kalan son şişe bu. Emily şarabı masaya koydu ve gözyaşlarına boğuldu. Teresa, hayal kırıklığına uğramış ve endişeli. Onu teselli etmeye çalıştı. Ama sadece elini salladı, yalvardı ki yalnız bırakılsın, daha da ağladı. Kulübe kapısına bir tıklama duyuldu, Teresa hemen ona itaat etmesini engelledi hanımefendi. Ve açacaktı ki Emily onu kontrol ederek kimseyi kabul etmezdi. Ama sonrasında, emrettiğini hatırlayarak, hizmetçisinin evine gelmesi için sadece Philip olduğunu söyledi ve çaba gösterdi gözyaşlarını tutmak için. Teresa kapıyı açarken, dışarıdan konuşan bir ses, Emily'nin dikkatini çekti. Dinledi, döndü, gözleri kapıya döndü. Bir kişi belirdi ve hemen parlak bir ateşten parlayan parıltı, Valencourt. Emily onu fark edince sandalyesinden kalktı. Titredi ve içine gömüldü, yine etrafındakiler için duyarsızlaştı. Teresa'dan şimdi bir çığlık duyuldu, Valencourt'u tanıdığını, kusurlu olduğunu söyledi ve yerin alacaklığı onu hemen alamamıştı, hatırlıyor. Ama dikkati hemen ondan kişiye çekildi, ateşin yanındaki bir sandalyeden düştüğünü gördü. Ve ona doğru hızla ilerledi, yardım, Emily'yi desteklediğini fark etti. Çeşitli duyguları, bu duygular onu beklenmedik şekilde onunla buluşturduğunda ele geçirdi ve sonsuza dek ayrıldığına inanmıştı ve onu solgun ve cansız görünce kolları, belki hayal edilebilir. Ama o zaman ikisi de hayal edilemiyor ifade edilen, ne de şimdi tarif edilen. Emily'nin hislerinden daha fazlası. Gözlerini kapattı ve yukarı baktığında tekrar Valencourt'u gördü. Yoğun kaygı, ona baktığı aniden bir anlık gözleri onunla buluşurken sevinç ve şefkatin karışımı ifadesi ve canlandığını algıladı. Ama sadece haykırabildi, Emily, diye sessizce onun iyileşmesini izlerken. O da ondan uzaklaşıyordu, gözünü tuttu ve zayıfça elini çekmeye çalıştı. Ama, bu anlar, bu da onun sözde ölümü ona yaşattığı acıların ardından geldi. Eskiden öfke gerektiren her kusuru unuttu ve bakarak Valencourt. Onun erken ilgisini kazandığında göründüğü gibi, sadece şefkat ve sevinç duyguları yaşadı. Maalesef bu, sadece birkaç kısa anlık güneş ışığı. Anılar bulutlar gibi üzerine yükseldi aklını ve onu ele geçiren illüzyon görüntüsünü karartarak. Tekrar baktı Valencourt, aşağılanmış, Valencourt. Onun saygı ve şefkatine layık değildi, bir zamanlar ona vermişti. Ruhları sarsıldı ve elini çekti, kadın yasını gizlemek için ondan döndü. O ise daha da utanç verici ve huzursuzdu, sessiz kaldı. Kendine ne borçlu olduğunu hissetmek gözyaşlarını tuttu ve kısa sürede ona öğretti, bir dereceye kadar, sevinç ve keder karışımı duyguları aşmak için, kalbinde mücadele etti. Ayağa kalktı ve yardım için ona teşekkür etti, ona vermişti, Teresa'ya iyi akşamlar dilemişti. Kulübeden çıkarken, aniden bir rüyadan uyanmış gibi görünen Valencourt, bir şekilde yalvardı. Sesi güçlü bir şekilde merhamet, birkaç saniyelik dikkat için yalvarıyordu. Emily'nin kalbi belki de aynı güçlü bir şekilde yalvarıyordu ama kararlılığı vardı her ikisine de. Karşı koyacak kadar güçlü, hem de Teresa'nın gürültülü yalvarışlarına rağmen. Karanlıkta yalnız eve gitmeye cesaret edemezdi ve çoktan kulübe kapısı. Şiddetli fırtına onu isteklerine uymaya zorladığında. Sessiz ve utanmış bir şekilde ateşe döndü, Valencourt ise artan huzursuzlukla odada dolaştı.
Sanki konuşmak istiyormuş ama korkuyormuş gibi. Teresa ise onu gördüğünde sevinç ve hayranlığını sınırsızca ifade etti. Sevgili kalp, efendim, dedi, hiç bu kadar şaşırmamıştım ve hayatımda çok mutluydum. Sen gelmeden önce büyük sıkıntılar içindeydik. Çünkü biz öldüğünü sanıyordun ve senin için konuşuyor, ağıtlıyordun, tam o anda kapıyı çaldı. Genç hanımım orada, onu kıracak kadar ağlıyordu kalbi. Emily, Teresa'ya büyük bir hoşnutsuzlukla baktı ama konuşmadan önce, Valancourt. Duyguyu bastıramıyor, ki Teresa bu duyguyu akılsızca keşif sebep oldu, haykırdı, ah benim Emily'm. O zaman hala değerli miyim? Sen, gerçekten bana bir düşünceyle, bir gözyaşı ile mi onurlandırdın? Ey gökler! Sen ağla, şimdi ağlıyorsun. Teresa, efendim, dedi Emily, çekingen bir tavırla ve gözyaşlarını yenmek. Seni minnetle hatırlamak için bir sebebi var ve o endişeliydi. Çünkü son zamanlarda seni duymamıştı. Teşekkür etmeme izin ver ona gösterdiğiniz iyilik için ve şunu söylemek için, çünkü şimdi Spot. Sana daha fazla borçlu olmamalı. Emily, dedi Valancourt, artık duygularının ustası değildi, böyle mi karşılaşıyorsun? Bir zamanlar onurlandırmak istediğin kişiyle böylece seni seven onunla karşılaşıyorsun, acı. Çekmiş. Sen, ama ne diyeceğim? Affedersiniz, Mademoiselle St. Aubert, ben ne söylediğimi bilmiyor. Artık senin hatırlaman üzerinde hiçbir hakkım yok, ben saygınlığına. Sevgine olan her türlü iddiadan vazgeçti. Evet, bırak yapmayayım bir zamanlar senin sevgilerine sahip olduğumu unut, ama kaybettiğimi bilmek onlar. En ağır derdim. Acı, ona nasıl diyeceğim, bu bir yumuşaklık terimi. Sevgili kalbim, dedi Teresa, Emily'nin cevap vermesini engelleyerek. Bir zamanlar onun sevgisini aldığın konuşuyorsun. Neden, sevgili genç hanımefendi seni seviyor şimdi, dünyadaki herkesten daha iyi. Ama öyleymiş gibi yapsa inkar et. Bu dayanılmaz bir durum, dedi Emily, Teresa, bilmiyorsun ne dediğini. Efendim, eğer huzuruma saygı gösterirseniz, beni bu sıkıntının devamı için. Sakinliğine çok saygı duyuyorum. İstekli olarak sözümü kesmek istemiyorum o. Diye yanıtladı Valancourt, şimdi gururu onun gömüyle mücadele ediyordu şefkat. Ve isteyerek bir davetsiz giren olmayacak. Yalvarırdım birkaç saniye dikkat, ama ne amaçla olduğunu bilmiyorum. Durdun bana saygı duymak ve sana acılarımı anlatmak beni daha da aşağılar. Senin acımanı bile heyecanlandırıyordu. Ama ben oldum. Emily. Gerçekten çok zavallı. Diye ekledi Valancourt, ciddiyetten yumuşamış bir sesle kedere girdi. Ne, sevgili genç efendim bu yağmurda dışarı mı çıkıyor, dedi Teresa. Hayır, bir adım bile atmayacak. Sevgilim, nasıl olduğunu görmek için beyefendiler mutluluklarını çöpe atmaya gücü yetiyor. Şimdi, fakir olsaydın insanlar, bunların hiçbiri olmayacaktı. Değersizlikten ve umursamamaktan bahsetmek birbirleri hakkında konuşurken. Böyle iyi kalpli bir hanımefendi olmadığını bildiğim halde ve tüm eyalette beyefendiler ya da birbirini yarı yarıya seven biri değil, gerçek söylendi. Emily, aşırı bir sinirle şimdi sandalyesinden kalktı, olmalıyım gitti, dedi, fırtına bitti. Kal, Emily, kal, Mademoiselle St. Aubert. Dedi Valancourt, tüm kararlılığını bir araya getirerek, artık seni benim varlık. Affet, daha önce itaat etmediğim için beni affet ve eğer yapabilirsen, bazen. Seni kaybederken, barış umudunu kaybeden birine acı. Mayıs mutlu ol, Emily, ne kadar acınmaz olursa olayım, en büyük dileğim kadar mutlu aldın. Sesi son sözlerle titredi, yüzü değişti. Oysa tarif edilemez bir şefkat ve hüzünle ona bir anlığına baktı hemen ve sonra kulübeyi terk etti. Sevgili kalp, diye bağırdı Teresa, kapıya doğru onu takip ederek, ne, Monsieur Valancourt. Ne kadar yağmur yağıyor. Bu gece onu nasıl bir şekilde dönüştürüyor dışarı içeri. Neden ona ölümünü verecek, ve şimdi ağlıyordun. Mademoiselle, çünkü o ölmüştü. Vay canına. Genç hanımlar bazen bir anda fikrini değiştirir. Dakika, denildiği gibi. Emily cevap vermedi. Çünkü ne söylendiğini duymadı, hüzüne dalmıştı ve düşündü. Şöminenin yanındaki sandalyede kaldı, gözleri sabitlenmiş ve Valancourt'un görüntüsü hala önlerinde. Bininci Valancourt ne yazık ki değişmiş. Hanımefendi, dedi Teresa. O eskiden yaptığı kadar zayıf ve çok hüzünlü görünüyor.
Sonra da kendi kıyafetini giyiyor, kolunu askıda tut. Emily bu sözlere gözlerini kaldırdı. Çünkü sonuncusunu gözlemlemişti ve artık Valensurt'un iğne aldığından şüphesi yoktu Doulaus'taki. Bahçıvanının, bu inançla onun geri dönmesine acıdı, kız. Onu kulübeyi terk etmeye zorladığı için kendini suçladı, fırtına. Kısa süre sonra hizmetçileri arabayla geldi ve Emily ise azarladı Theresa. Valencourt ile yaptığı düşüncesiz konuşma ve kesinlikle ücretlendirme için ona aynı tür ipuçlarını asla tekrarlamaması için evine çekildi, düşünceli ve teselli bulmuş. Bu arada Valencourt, köyün küçük bir hanına dönmüştü. Oraya gitmişti, Theresa'nın kulübesindeki ziyaretinden sadece birkaç dakika önce varmıştı. Doulaus'tan Duvarny Kontu'nun şatosuna giden yol, oraya gitmemişti. Chateau Le Blanc'da Emily'ye veda ettiğinden beri uzun süre kararlılık bulamadığı için bu konuda durdu, kalbine en çok değer verdiği nesneyi barındıran bir yerden ayrılacak kadar. İşte gerçekten de, keder ve umutsuzluğun onu tekrar karşısına çıkmaya zorladığı zamanlardı Emily'ye. Ve mahvettiği koşullara rağmen takım elbisesini yenilemesi için bir karar veriyordu. Gurur, ancak ve uzun süre dayanamayan sevgisinin şefkati onu talihsizliğine dahil etme düşüncesi, sonunda şimdiye kadar üstesinden gelmişti, tutkusunu bıraktı ve bu çaresiz plandan vazgeçti. Chateau Le Blanc. Ama yine de hayali sahneler arasında dolaşıyordu. Ki erken aşkına tanık oldu ve Gascony'ye giderken Doulaus'ta durdu, Emily geldiğinde orada kaldı. Saklıyor ama hüzününü şımartıyordu bahçelerde, daha önce onunla birçok mutlu saati geçirdiği yerde. Sıkça, boşuna pişmanlıkla, ayrılmadan önceki akşam tekrar ederdi. İtalya'da, onu beklenmedik şekilde terasta buluştuğunda ve bunu yapmaya çalıştığında hafızasına her kelimeyi ve bakışı hatırla, o zaman onu büyülemişti. Yolculuktan vazgeçirmek için kullandığı argümanlar ve şefkati son vedalarının hikayesi. Böyle hüzünlü anılara kendini kaptırıyordu. Emily beklenmedik bir şekilde tam da bu terasta ona geldiğinde, ertesi akşam Doulaus'a varışı. Onu böyle gördüğünde duyduğu duygular neredeyse hiç olamaz. Hayal edilmiş, ama aşkın ilk uyarılarını o kadar aştı ki vazgeçti kendini keşfetmek için ve aniden bahçelerden ayrıldı. Yine de, gördüğü vizyon zihnini rahatsız ediyordu. Öncekinden daha da mutsuz oldu ve üzüntüsünün tek tesellisi, gecenin sessizliğinde geri dönmekti. Gündüz boyunca bastıklarına inandığı yolları takip ederdi ve yattığı konutları izlemek için. Bunlardan birinde vardı bahçıvanın ateşi altında aldığı hüzünlü dolaşmalar, onu bir hırsız sandım. Kolunda bir yara vardı ve bu yara onu şu anda tuttu. Doulaus, çok yakın zamana kadar, bir cerrahın ellerinde. Orada, ne kadar kendisi ve arkadaşlarına karşı umursamaz. Çünkü onların son merhalliği onu kaderine karşı kayıtsız olduklarına inanırlar, o ise kaldı. Durumunu onlara bildirir. Ve şimdi, yeterince iyileşerek dayanacak kadar iyileşmişti seyahat ederken, Lavalley'i Kont'un Estuvier'ine götürmüştü Emily'nin adını duymak ve tekrar yakında olmak, amacıyla ikametgahı yaptı onu ve kısmen zavallı Theresa'nın durumunu araştırmak için, onun küçük olsa da maaşından mahrum bırakıldığını varsaydığı için ve hangi sorgulama onu kulübesine getirmişti, Emily ise orada ol. Bu beklenmedik röportaj, hemen onun şefkatini göstermişti, aşk ve kararlılığının gücü. Tüm keskinliği yeniledi umutsuzluk. Önceki ayrılıklarına eşlik eden ve hiçbir çaba göstermeyen akıl ona bu anlarda boyun eğmeyi öğretebilirdi. İmajı, görünüşü, sesinin tonları. Geç saatlerde olduğu kadar güçlü bir şekilde onun hayalinde takıldı, aklına göründü ve kalbinden her duyguyu kovdu, sadece şu duygular hariç: sevgi ve umutsuzluk. Akşam bitmeden önce, Theresa'nın kulübesine döndü ve Emily'den bahsettiğini duyabilir ve son zamanlarda olduğu yerde olabilir oldu. O sadık hizmetkar tarafından hissedilen ve ifade edilen sevinç hızla değişti, bir anda onun vahşi ve çılgın bakışlarını gördüğünde üzüntüye kaldı ve, bir diğerinde, onu saran karanlık melankoli. Dinledikten sonra ve uzun bir süre boyunca, anlatacak olan her şeyi Emily ile ilgili olarak, Theresa'ya sahip olduğu neredeyse tüm parayı verdi, hanımefendisi ona bolca sağladığını ilan ederek. Bunu defalarca reddetti ister. Sonra parmağından değerli bir yüzük çıkardı ve onu ona verdi ve onu son olarak Emily'ye sunmakla
Ciddi bir görev aldı lütfen. Onu onun için ve bazen baktığında koruyacağına inanıyor onda, mutsuz vereni hatırlayın. Teresa yüzüğü alırken ağladı, ama bu daha çok sempatiden kaynaklanıyordu. Herhangi bir kötülükten kaynaklanıyor ve cevap vermeden önce Valancourt aniden kulübeyi terk etti. Kapıya kadar onu takip etti, adını seslenerek ve onu geri dönmesi için yalvarıyor. Ama cevap alamadı ve onu bir daha görmedi. Ertesi sabah, Emily kütüphaneye bitişik salonda otururken, önceki gecenin sahnesini düşünerek, Annette çılgınca koşarak odayı kapattı ve konuşmadan, bir sandalyeye nefessiz çöktü. Bir süre geçti Emily'nin endişeli sorularına cevap vermeden önce, duygusunu yaşadı. Ama sonunda şöyle dedi, onun hayaletini gördüm, hanımefendi, hayaletini gördüm. Kimi kastediyorsun, dedi Emily, aşırı sabırsızlıkla. Koridordan geldi, hanımefendi, diye devam etti Annette, ben salona geçiyordu. Kimden bahsediyorsun, diye tekrarladı Emily, kim geldi koridor? Onu sık sık gördüğüm gibi giyinmişti, diye ekledi Annette. Ah, kim düşünebilirdi ki? Emily'nin sabrı artık tükenmişti ve onu bunun için azarlıyordu boş hayal kurduğunda. Bir hizmetçi odaya girdi ve ona bir yabancı, onunla konuşmak için izin istemeden. Emily'nin aklına hemen geldi ki, bu yabancının Valancourt olduğu ve o hizmetçiye nişanlı olduğunu ve kimseyi göremediğini bildirmesini söyledi kişi. Hizmetçi, mesajını ilettiğinden sonra yabancıdan bir mesaj ile geri döndü. İlk isteği zorladı ve önemli bir şey olduğunu söyledi iletişim kurmak. Annette ise, şimdiye kadar sessiz ve hayran kalan Annette ise şimdi başladı ve, Ludovico, Ludovico, diye bağırdı. O da, Emily, hizmetçini takip etmesini ve eğer gerçekten Ludovico ise, onu takip etmesini söyledi, onu salona götür. Birkaç dakika içinde Ludovico, Annette ile birlikte ortaya çıktı ve Annette sevinçle hanımefendisine karşı tüm görgü kurallarını unutmuş olmasını sağladı. Asla unutmayacaktı bir süre boyunca kendisi dışında herhangi birinin duyulmasına izin ver. Emily Ludovico'yu güvende görmenin yarattığı şaşkınlık ve tatmin, ilk duygular Comte de Villefort ve Lady'den gelen mektupları teslim ettiğinde arttı Blanche. Geç yaşadıkları maceraları ve mevcut durumları hakkında bilgi veriyordu Pireneler arasında bir Handa, hastalığı nedeniyle tutuldukları Mons. Saint Foix ve Blanche'ın hastalığı ile ilgili olarak, Baron St. Foix, oğlunu kalacağı şatosuna götürmek üzere yeni gelmişti yaralarının mükemmel iyileşmesine kadar. Ve ardından Languedoc'a döndü, ama bu babası ve kendisi ertesi gün Lavalley'de olmayı planladılar. O yaklaşan anda Emily'nin varlığının bekleneceğini de belirtti düğünü ve birkaç gün içinde devam etmeye hazır olmasını rica etti. Chateau Le Blanche, Ludovico'nun macerasını anlatmak için başvurdu onu kendi kendine. Ve Emily, çok ilgilense de, bu konuda kuzey dairelerinden kaybolduğu ve sabrını gösterdiği merakının tatmini askıya aldı. Ta ki biraz içene kadar ve Annette ile sohbet etmişti. Ki Annette'in onu güvende gördüğünde sevinç duyamadığı mezardan doğmuş olsaydı daha gösterişli olurdu. Bu arada, Emily arkadaşlarının mektuplarını tekrar inceledi. Onların ifadeleri saygı ve nezaket kalbine çok gerekli teselli oldu. Uyanıştı geç röportajda daha keskin hüzün ve pişmanlık duygularına ulaştı. Chateau Le Blanche'a yapılan davet, Kont ve kızı, Kontes'ten gelen bir mesajla bu durumu güçlendirdiler. Ve bu durum arkadaşı için o kadar önemliydi ki, Emily reddedemedi bunu kabul etmeye. Ama sessiz gölgelerinde kalmak istese de doğma evini yaşasaydı. Orada kalmanın uygunsuzluğunu algılamadan kaçınabilir miydi yalnız kalmıştı. Çünkü Valancourt yine mahalledeydi. Bazen de manzara değişikliği ve arkadaşlarının toplumunun olabileceğini düşündü emeklilikten daha fazlasını, onu huzura kavuşturmak için katkı sağladı. Ludovico tekrar göründüğünde, macerasından bir detay vermesini istedi kuzey dairelerinde ve onun nasıl bir arkadaş olduğunu anlatmak için Comte'un onu bulduğu haydut. O hemen itaat etti, Annette ise henüz ona sormaya vakit bulmamış konuyla ilgili birçok soru dinlemeye hazır, ifadesiyle aşırı merak, hanımefendisine şaşkınlığını hatırlatmaya cesaret ediyor. Ruhları, Udolpho Kalesi'nde ve kendi bilgeliğine inanıyordu. Onlar, Emily ise, geç inancının bilinciyle utanarak. Ludovico'nun macerası Annette'in macerasını haklı çıkarabiliyorsa bunu gözlemledi. Batıl inanç, muhtemelen burada bunu anlatmak için gelmemişti.
Ludovico Annette'e gülümsedi, Emily'ye eğildi ve şöyle başladı. Hatırlayabilirsiniz hanımefendi, o gece, kuzeyde oturduğum gece oda, efendim, Kont ve Mons. Henry bana oraya eşlik etti ve orada kaldıkları sürece hiçbir şey endişelenmedi. Ne zaman gittiğim için yatak odasında ateş yaktım ve uyumaya meyilli olmadığım için oturdum yanımda. Getirdiğim bir kitapla şömineye indim, aklımı dağıtmak için. İtiraf etmeliyim, bazen odaya baktım, şöyle bir şeyle endişe. Çok beğendim, diye araya girdi Annette, ve ben gerçek bilinirse, baştan aşağı titrerdim. O kadar da kötü değil, diye yanıtladı Ludovico, gülümseyerek, ama birkaç kez. Rüzgar kalenin etrafında ıslık çalarken ve eskisini sallarken pencere kazımasında garip sesler. Duydum gibi oldum ve bir iki kez kalktım etrafıma baktı. Ama hiçbir şey görünmüyordu. Sadece karanlık figürler duvar halısı. Onlara bakarken bana kaşlarını kazarmış gibi görünüyordu. Ben böyle oturmuştum 1 saatten fazla boyunca, diye devam etti Ludovico. O zaman yine düşündüm ki bir ses duydum ve odaya göz gezdirdim. Ne geldiğini anlamak için ama hiçbir şey algılamadan, tekrar okumaya başladım ve üzerinde olduğum hikayeyi bitirdim, uykum doldu ve uykuya daldım. Ama şu anda daha önce duyduğum sesle uyandım ve bu sesin bundan kaynaklandığını düşündüm yatak. Durduğu odanın bir parçası. Ve sonra, hikayemi moralimi etkileyen ya da garip raporlar okumuştu bu dairelerin yayıldığını. Bilmiyorum, ama baktığımda yine yatakta. Karanlık bir yerde bir adamın yüzünü gördüğümü sandım perdeler. Bunun söylenmesiyle Emily titredi ve endişeyle baktı. Orada Dorothy ile birlikte tanık olduğu bir gösteri. İtiraf ediyorum hanımefendi, kalbim o anda beni yarı yolda bıraktı, Ludovico devam etti. Ama sesin geri dönmesi dikkatimi çekti. Yatakta bir tuş gibi bir ses belirgince duydum, bir anahtarın dönmesi gibi. Kilitledi, ama beni daha çok şaşırtan şey, sesin geldiği yerde kapı görmemdi buradan gelmek. Ancak bir sonraki anda, yatağın yanındaki arralar yavaşça kaldırıldı ve arkasında küçük bir kapıdan içeri giren bir kişi belirdi. Duvar. Bir an yarı geri çekiliyormuş gibi durdu, başını altına eğerek yüzünün üst kısmını gizleyen arralar. Sadece somurtucu gözleri onu tutarken duvar halısının altında. Ve sonra, o daha da yükseltirken gördüm arkasında başka bir adamın yüzü. Omzunun üzerinden bakıyordu. Nasıl olduğunu bilmiyorum vardı. Ama kılıcım önümde masada olsa da gücüm yoktu tam o anda onu yakalamak için ama tamamen hareketsiz. Oturup onları izledim, gözlerim yarı dik sanki uyuyormuşum gibi kapalıymış. Sanırım beni öyle düşündüler ve ne yapacaklarını tartışıyorlardı yapmalılar. Çünkü fısıldadıklarını duydum ve aynı duruşta durdular 1 dakika değerinde. Sonra ise başka yüzleri algıladığımı sandım. Kapının ötesinde alacaklık ve daha yüksek fısıltılar duyuldu. Bu kapı beni şaşırttı, dedi Emily, çünkü anladım. Kont'un arraların kaldırılmasına ve duvarların incelenmesine sebep olduğunu, şüpheleniyor ki. Senin geçtiğin bir geçidi gizlemiş olabilirler ayrıldı. Bana o kadar da olağanüstü gelmiyor, hanımefendi, diye yanıtladı Ludovico. Bu kapının gözden kaçması gerektiğini. Çünkü dış duvarın bir parçası gibi görünen dar bir bölme ve eğer Kont bunu gözden geçirmemişti. Belki de bunun faydasız olduğunu düşünmüştü hiçbir geçidin iletişim kuramayacağı bir kapı aramak. Ama gerçek şu ki, geçit duvarın içinde oluşmuştu kendisi. Ama, kapının ötesinde belirsiz bir şekilde gördüğüm adamlara geri dönelim. Ve tasarımları konusunda uzun süre meraklı kalmamı sağlamayan kimler? Hepsi odaya koştu, beni çevrelediler. Ama ben de önce kendimi savunmak için kılıcımı kaptım. Ama bir adam 4 adama karşı ne yapabilirdi ki? Kısa sürede beni silahsızlandırdılar ve kollarımı bağladıktan sonra ağzımı kapattılar. Beni özel kapıdan zorla içeri aldı, kılıcımı masanın üzerine bıraktı, yardım etmek için. Dedikleri gibi, sabah gelip beni aramalı, savaşta hayaletlere karşı. Sonra beni birçok dar geçitten geçirdiler, kesilmiş. Daha önce hiç görmemiştim ve birkaç kez aşağıya düştü merdivenler. Ta ki kalenin altındaki kazalara gelene kadar. Ve sonra duvar olarak almam gereken taş bir kapıyı açtık ve gittik. Uzun bir geçitten ve sağlam kayadan kesilen diğer merdivenlerden aşağı. Başka bir kapı bizi bir mağaraya götürdü. Dönüp dolandıktan sonra, bir süre sonra ağzına ulaştık ve kendimi deniz sahilinde buldum kayalıkların eteği, üstte şato var. Bir tekne bekliyordu, serseriler bunu aldı.
Beni de onlarla birlikte zorladılar ve kısa sürede küçük bir gemi demirdeydi. Diğer adamlar beni gemiye bindirirken orada göründü, beni yakalayan 2 adam peşinden gitti. Diğer ikisi ise geri çekildi kıyıya, biz yelken açarken. Kısa sürede tüm bunların ne anlama geldiğini ve ne olduğunu anladım. Şatodaki bu adamların işi bu idi. Razillon'a indik ve, birkaç gün kıyıda kaldıktan sonra, bazı yoldaşları aşağı indi dağlardan beni de kaleye götürdüler, orada kaldım. Lordum beklenmedik şekilde geldi. Çünkü onlar benim yolculuk sırasında gözümü bağlamış olarak kaçmışlar. Eğer kaçmamışlarsa bunu yaptım, sanırım hiçbir kasabaya giden yolumu bulamazdım. Vahşi bir arazi geçtiğimiz yerler. Kaleye ulaştığımda beni bir şekilde izlediler. Mahkum ve dışarı çıkmaya hiç çekinmedim. 2 ya da 3 yoldaşım olmadan. Ve ben hayattan o kadar yoruldum ki, sık sık ondan kurtulmak isterdim. Ama konuşmana izin verdiler, dedi Anet. İzin vermediler, seni şatodan uzaklaştırdıktan sonra seni aldılar. O yüzden ne olduğunu anlamıyorum, yaşamaktan bu kadar yorgun olmalarının nedeni. Şansı söylemiyorum bile, beni tekrar görmeliydin. Ludovico gülümsedi, Emily de bu adamların amacının ne olduğunu sordu. Onu götürdüğünü düşünmek için. Kısa süre sonra öğrendim hanımefendi, diye devam etti Ludovico, onların korsanlar. Yıllar boyunca ganimetlerini kale, denize çok yakın olması nedeniyle amaçlarına çok uygundu. Önlemek için şatonun lanetli olduğuna inandırmaya çalıştıklarını ve kuzey apartmanlarına özel yolu keşfettikten sonra, Kiki bu Lady Marquises'in ölümünden beri susmuşlardı ve kolayca başardılar. Burada yaşayan tek kişiler olan ev hizmetçisi ve kocası Kale. Birkaç yıldır duydukları garip seslerden çok korkmuştu gecelerde, artık orada yaşamayacaklarını. Kısa sürede bir rapor yurt dışına yayıldı. Lanetli olduğunu ve tüm ülkenin buna daha kolay inandığını söyledim, ben diyelim ki. Çünkü söylendiği için, Lady Marquise bir garip bir şekilde. Ve çünkü Lordum asla oraya dönmeyecekti sonra. Ama neden, dedi Emily, bu korsanlar mağara, ganimetlerini neden kale? Mağara, hanımefendi, diye yanıtladı Ludovico, herkese açıktı. Ve hazineleri orada uzun süre keşfedilmeden kalacaktı, ancak kasalar. Hayaletli oldukları raporu olduğu sürece güvende oldular. Böylece, görünüşe göre gece yarısı aldıkları ganimeti getirdiler denizleri ve onu elden çıkarma fırsatları olana kadar sakladılar avantaj. Korsanlar, İspanyol kaçakçılar ve haydutlarla bağlantılıydı. Pirenelerin vahşi doğalarında yaşar ve çeşitli trafikler yaparlar, kimsenin düşünmeyeceği bir şey. Ve bu çaresiz haydut ordusuyla birlikte, Lordum gelene kadar orada kaldım. İlk hissettiğim şeyi asla unutmayacağım. Onu keşfetti, neredeyse kayboldu diye teslim ediyordum. Ama biliyordum ki, eğer kendime gösterdim. Haydut kim olduğunu keşfedecek ve muhtemelen bizi öldürecekti. Hepsi şatodaki sırlarının ortaya çıkarılmasını önlemek için. Bu yüzden ben Lordumun gözünden uzakta. Ama serserileri sıkı bir şekilde gözetliyordu ve eğer ona ya da ailesine şiddet teklif ederlerse, kendimi keşfetmeye kararlıydım ve hayatlarımız için savaşmak. Kısa süre sonra, bazılarının en çok yattığını duydum, tüm grubun öldürülmesi ve yağmalanması için. Şeytani bir plan, ben de başardığımda Lordumun hizmetçileriyle konuşup neler olduğunu anlatmak. İleri ve en iyi olanı konuştuk. Bu arada efendim, endişelenmiş Lady Blanche'ın yokluğunda onu talep etti ve serseriler tatmin edici olmayan bir cevap, efendim ve Mons. Saint Foix çok öfkelendi. O zaman hikayeyi keşfetmek için iyi bir zaman olduğunu düşündük ve odaya koşarak seslendi, ihanet. Kont Lordum, kendini savun. Onun lordluk ve şövalye doğrudan kılıçlarını çekti ve zorlu bir savaş başladı vardı. Ama sonunda fethettik, hanımefendi, zaten benim tarafımdan haber verdiğiniz gibi. Lord Kont, bu olağanüstü bir macera, dedi Emily, ve çok şey övgü Ludovico. Senin ihtiyat ve korkusuzluğun sayesinde. Bazıları var ancak, hala kafa karıştıran kuzey apartmanlarıyla ilgili koşullar ben. Ama belki de onları açıklayabilirsin. Hiç duydun mu banditti bu odalardan olağanüstü bir şey anlatıyor musun? Hayır, hanımefendi, diye yanıtladı Ludovico, onların konuştuğunu hiç duymadım. Odalar hakkında bir şeyler var. Ama yaşlı ev hizmetçisinin inandırıcılığına gülmek için bir keresinde korsanlardan birini yakalamaya çok yakındı.
Kont geldiğinden beri şatoda, dedi ve elindeki numarayı anlatırken içtenlikle güldü oynadı. Emily'nin yanağı kızardı ve sabırsızca Ludovico'nun bunu istemesini istedi kendini açıklıyor. Neden, hanımefendi, dedi, bu adam bir gece evde olduğu gibi. Yatak odasında, birinin yan daireden yaklaştığını duydu. Ama değil arrası kaldırmaya ve kapıyı çözmeye vakti bulduğunda, kendini yatak hemen yanındayım. Orada bir süre büyük bir korku içinde yattı, diyelim. Sen içerideyken ne, diye araya girdi Anet, oturduğunda cesurca tek başına izlemek için. Evet, dedi Ludovico, en büyük korkusuyla başka kimse acı çekiyor. Ve hemen sonra ev hizmetçisi ve başka biri geldi yatağa doğru, incelemelerini sanarak onu düşündü. Tespit edilmemek için tek şansının onları korkutmak olduğunu. Yani o tezgahı kaldırdı ama bu işe yaramadı. Ta ki yüzünü yukarı kaldırana kadar ve sonra ikisi de yola çıktı, dedi sanki şeytanı görmüş gibi, ve o odalardan keşfedilmeden çıktı. Emily, aldatmacanın bu açıklamasına gülümsemekten kendini alamadı. Çünkü bu açıklama ona bu kadar batıl inançlı korku verdi ve şaşırdı ki kendini böyle endişelendirdi. Ta ki düşündü ki, ne zaman zihni bir zamanlar batıl inancın zayıflığına boyun eğmeye başlamış? Önemsiz şeyler onu etkiler inanç gücüyle. Yine de, hayranlıkla hatırlıyordu gizemli müzik. Gece yarısı Chateau Le Blanc yakınlarında duyulmuştu. Ve Ludovico'ya bunun açıklamasını yapıp yapamayacağını sordu, ama yapamıyordu. Sadece biliyorum, hanımefendi, diye ekledi, bunun kendisine ait olmadığını biliyorum korsanlar. Çünkü onların buna güldüğünü ve inandıklarını duydum. Şeytan orada onlarla işbirliği yapıyordu. Evet, bunun bedelini ben vereceğim, dedi Anet, ifadesiyle parlak bir şekilde. Başından beri eminim ki o ya da ruhları bir şeyleri vardı kuzey daireleriyle ilgili ve şimdi. Görüyorsunuz, hanımefendi, tam olarak buradayım sonuncu. İnkar edilemez ki, ruhları o bölgede çok meşguldü. Şato, diye yanıtladı Emily, gülümseyerek. Ama şaşırdım, Ludovico, bu korsanların gelişinden sonra planlarında ısrarcı olmaları kont. Kesin bir tespit dışında ne bekleyebilirler ki? Hanımefendi, inanmak için sebebim var, diye yanıtladı Ludovico. Görevden alınmak için gerekenden fazla devam etmeyecekleri miydi? Kasalara yerleştirilen depolardan ve görünüşe göre kısa bir süre içinde bu şekilde kullanıldı. Kontun gelişi, ama, bunun için gece sadece birkaç saatleri vardı iş ve aynı zamanda başka projeler. Yürütüyorlardı, kasalar beni götürdüklerinde yarı yarıya kadar boşalmıştı. İçlerinde büyük bir ihtişam vardı yayılmış batıl inançlı haberleri doğrulama fırsatı kuzey. Odalarının her şeyini orada olduğu gibi bırakmaya özen gösterdiler aldatmacayı teşvik etmek için. Daha iyi buldukları ve sık sık onların şakasında ruh halleri, sakinlerin inandığı bu şaşkınlığa gülerlerdi kale, kaybolmamla zarar görmüştü ve bu, sırlarını ihanet etme ihtimali, beni böyle bir yere götürdükleri mesafe. O dönemden itibaren şatoyu neredeyse kendilerine ait olarak görüyorlardı. Ama yoldaşlarının konuşmalarından öğrendim ki, temkinli olsalar da, başta, orada güçlerini gösterirken, neredeyse ihanete de katılmışlardı kendileri. Bir gece, adedeklerine göre, kuzey odalarına gittikleri hizmetçiler arasında böyle bir alarm yaratan sesleri tekrarladılar. Gizli kapıyı açmak üzereyken, yatak odasından sesler duyuldu. Lordum bana o zamanlar kendisi ve bininci Henry'nin apartmanda, çok olağanüstü ağıt sesleri duydular. Ki bu adamlar tarafından her zamanki korku yayma planlarıyla yapılan izlenimler yapıldı. Ve Lordum hak etti, o zaman biraz daha fazlasını, şaşkınlıktan fazlasını hissetti. Ama bu durum ailesinin barışı için gerekli olan ve hiçbir haber alınmaması gerekiyordu. Konuda sessiz kaldı ve oğluna sessizlik emretti. Emily, Kont'un ruhlarında beliren değişimi hatırlarken, Kuzey Oda'da izlediği geceden sonra, şimdi nedenini anladı onun. Ve bu garip olayla ilgili birkaç araştırma yaptıktan sonra, Ludovico'yu görevden aldı ve onun konaklaması için emir vermek üzere gitti. Arkadaşlar, ertesi gün, akşam, Teresa, topal olmasına rağmen yüzüğü teslim etmeye geldi ve onunla birlikte Valencourt ona emanet etmişti ve onu sunduğunda Emily çok büyük bir şey etkilenmişti. Çünkü onu daha mutlu günlerinde sık sık taktığını hatırlıyordu. Ancak Teresa'nın bunu almasından çok hoşnutsuzdu ve kesinlikle kendisi kabul etmeyi reddetti. Gerçi bunu yapmış olsaydı ona bir avantaj sağlardı hüzünlü bir zevk. Teresa rica etti,
açıklama yaptı ve ardından şunu anlattı. Yüzüğü verdiğinde Valensurt'un sıkıntısı ve mesajı tekrar ettikten sonra, onu teslim etmesini görevlendirmişti. Ve Emily gizleyemiyordu bu anlatımın ona yaşadığı aşırı hüzün ama ağladı ve içinde kaybolmaya devam etti diye düşündü. "Ah, sevgili genç hanımım," dedi Teresa, "neden hepsi bu mu? Seni bebekliğinden beri tanıyorum ve muhtemelen sevdiğim düşünülebilirsen. Sanki benim çocuğumsan ve seni mutlu görmek için en az onun kadar istiyorum." 1000. Valencourt, elbette, uzun zamandır bilmiyordum, ama onu sevmek için bir sebebim var. Çünkü ama o benim kendi oğlumdu. Birbirinizi ne kadar sevdiğinizi ya da neden böyle olduklarını biliyorum ağlıyor ve ağlayıp ağlayacak. Emily, Teresa'nın sessiz kalması için elini salladı, o da, sinyali umursamadan devam etti ve ne kadar benzediğinizi mizganlar ve tavırlar. Ve evli olsaydın en mutlu olanın sen olurdun tüm eyalette çift olursan, o zaman evlenmenizi engelleyen ne var, sevgili canım? Bazı insanların mutluluklarını nasıl atıp sonra ağladığını görmek ve kendi işlerinden değilmiş gibi. Ve öyleymiş gibi yas tuttu. Huzur içinde olmaktan çok, ağlamak ve ağlamak daha çok zevkti. Öğrenmek, olmak evet, güzel bir şey, ama eğer insanlara bundan daha iyi bir şey öğretmiyorsa, neden onsuz olmayı tercih eder? Eğer onlara daha mutlu olmayı öğretecekse, derin bir şeyler olurdu. O zaman öğrenme ve bilgelik de olurdu. Yaş ve uzun hizmetler Teresa'ya konuşma ayrıcalığı vermişti. Ama şimdi Emily konuşma yeteneğini kontrol etmeye çalıştı ve bazılarının haklılığını hissetse de açıklamalarının koşullarını açıklamayı seçmedi, Valencourt'a karşı davranışını belirledi. Bu yüzden sadece Teresa'ya söyledi, konunun yeniden açılmasının onu çok rahatsız edeceğini. Vardı davranışının nedenlerini belirtmeyi uygun görmediği ve yüzük kabul edemeyeceğine dair bir güvence ile geri verilmelidir uygunluk. Ve aynı zamanda Teresa'nın herhangi bir geleceği tekrar etmesini yasakladı Valensurt'tan gelen bir mesaj aldı, çünkü onun saygı ve nezaketini değerli buluyordu. Teresa acı çekti ve onu ilgisini çekmek için zayıf olsa da başka bir girişim yaptı Valencourt. Ancak Emily'nin yüzü nedeniyle kısa sürede vazgeçmesi zorunda kaldı ve hayranlıkla ayrıldı ağıt. Zihnini acı anılardan bir dereceye kadar kurtarmak için, Emily ona müdahale ettiğinde, yolculuğun hazırlıklarıyla meşgul oldu Languedoc'a ve ona yardım eden Annette ise sevinç ve sevgiyle konuşuyordu Ludovico'nun güvenli dönüşünü anlamak için en iyi nasıl terfi edebileceğini. Düşünüyordu mutluluklarını ve eğer görünürse, onun sevgisinin de basit ve dürüst Annette'in evlenmesi için değişmemiş bir kısmını ve mülkünün bir parçasına yerleştirirdi. Bu değerlendirmeler babasının ailesini anmak için daha önce onu 1000. Quesnel'e teslim etmeye zorlamıştı ve bunu 1000. Quesnel sık sık geri almak isterdi. Çünkü Aziz Aubert yakındı. Şef atalarının toprakları başka bir aileye geçmişti ve çünkü doğum yeri ve erken yıllarının tasaleti olmuştur. Mülke Doğlaus'un kendine özgü bir bağlılığı yoktu ve onu elden çıkarmak istiyordu bu, eğer 1000. Quesnel mümkünse babasının topraklarını satın alması içindir İtalya'da yaşamaktan çok bahsettiği için onlardan ayrılmaya ikna etti, pek imkansız görünmüyordu. Ertesi gün, arkadaşının gelişi, sarkık Emily'yi canlandırdı ve La Vallée yeniden sosyal nezaket ve zarafet sahnesi oldu. Misafirperverlik, hastalık ve yaşadığı korku, Blanche'dan çalınmıştı neşesinin büyük bir kısmı. Ama tüm sevgi dolu sadeliği kaldı ve, daha az gelişen görünse de, öncekinden daha az ilgi çekici değildi. The Pireneler'deki talihsiz macera Comte'u ulaşmak için çok istekli hale getirmişti eve ve La Vallée'de bir haftadan biraz fazla kaldıktan sonra Emily'ye arkadaşlarıyla birlikte Languedoc'a gitmeye hazır, ona bakmayı görevlendirdi evi Teresa'ya verdiği bir süre yokken verdi. Ayrılışından önceki akşam, bu yaşlı hizmetçi tekrar Valencourt yüzüğünü getirdi ve gözyaşlarıyla hanımefendisine bunu almasını rica etti, çünkü ne görmüştü ne de duymuştu. 1000. Valensurt'un, onu ona teslim ettiği geceden beri, dediği gibi bunu, yüz yüzünde, söylemeye cesaret edemeyeceğinden daha fazla endişe vardı. Ama Emily, kendi korkma eğilimini kontrol ediyor. Muhtemelen onun geri döndüğünü düşündü kardeşinin evine gitti ve yüzüğü kabul etmeyi reddederek. Teresa onu sakladı, ta ki onu görene kadar, ki büyük bir isteksizlikle söz vermişti. Ertesi gün, Comte de Villefort
Emily ve Lady Blanche ile birlikte ayrıldı, Lavalley'e ulaştı ve ertesi akşam Château Le Blanc'a vardı. Burada Emily'nin orada şaşkınlık duyduğu Kontes, Henry ve 10. Dupont, onları büyük bir sevinç ve tebrikle karşıladı. Endişeyle gözlemledi. Kont'un hala dostunun umutlarını teşvik ettiğini ve onun yüz ifadesinin sevgisinin yokluktan hiçbir azalmadığını ilan etti. Ve çok üzgündü. Varışından sonraki ikinci akşam, Kont, onu yürürken Lady Blanche'dan çektikten sonra 10. Dupont'un umutlarının konusu. Dinlediği o yumuşaklıkla başta onun aracılığına rağmen, onu kandırarak, onun duygularına gelince, İnanmak ki, Valancourt'a olan sevgisi aşıldığında, sonunda 10. Dupont'u olumlu düşünmeye eğilimliydi. Ve sonrasında ikna ettiğinde hatasından bahsetti. Çünkü içtenlikle ne yapma isteğiyle iki kişinin mutluluğu olarak gördüğü ve onları çok değerli bulduğu bir şey olarak görüyordu, nazikçe ona karşı nazikçe itiraz etti. Böylece yersiz bir sevgi hissettiklerini, en değerli yıllarının mutluluğunu zehirledi. Sessizliğini ve yüz ifadesinin derin bir hayal kırıklığını gözlemleyerek sona erdi. Şimdi daha fazla söylemeyeceğim ama yine de inanacağım, sevgilim Mademoiselle St. Aubert, bir insanı her zaman gerçekten reddetmeyeceğinizi söyledi, arkadaşım Dupont kadar saygın biri. Cevap verme acısından onu kurtardı, onu bırakarak ve yürümeye devam etti. Kont'un dava için ısrar ettiği için biraz memnun değildi. Ki bunu defalarca reddetmiş ve hüzün içinde kaybetmiş, bu konu onları yeniden canlandırmıştı. Ta ki farkında olmadan ulaşana kadar ormanın sınırları, St. Claire Manastırı'nı çevreleyen yerde, ne kadar uzaklaştığını fark edince, yürüyüşünü biraz uzatmaya karar verdi, daha da ileri gidiyor ve baş rahibe ile bazı arkadaşları hakkında sormak için rahibeler. Akşam sona yaklaşıyordu ama daveti kabul etti, kapıyı açan ve eski arkadaşlarıyla tanışmak için. Sabırsızlanan rahip tanıdıkları, manastır salonuna doğru ilerlediler. Çimleri geçerken, manastırın önünden denize doğru eğimli olan bu gemi vuruldu, bazı keşişler tarafından manastırda sergilenen dinlenme resmiyle. Ormanın alıntısının altına uzanan ve bu yüksekliği taçlandıran. Burada, meditasyon yaparken, bu alacakaranlık saatinde, bazen kutsal konuları önlerindeki manzara onların dikkatini rahatlattı. Düşünmedi, doğaya bakmak müstehcenlikti. Şimdi parlak renkleri değiştirmişti, akşamın ayık tonunda gündüz vardı. Ancak manastırlar açılmadan önce geniş dalları tam olarak Chestnut Sarayı'nı süzmek için tasarlanmıştı, dünyevi zevklere can atabilecek bir manzaranın ihtişamı. Ama yine de, karanlık ve yayılan yaprakların altında, geniş bir okyanus parıldadı. Ve birçok geçen yelken, sağ ve solda ise kalın ormanlar görülüyordu, kıvrımlı kıyılar boyunca uzanıyordu. Bu kabul edilmişti bile, belki de. Tenha Dindar'a tehlikelerin bir görüntüsünü vermek için ve hayatın zorluklarını ve onu teselli etmek için, şimdi hayatın vazgeçtiği için zevkler, kötülüklerinden kurtulmuş olmanın kesinliğiyle. Emily yürürken düşünceli bir şekilde ilerledi. Ne kadar acıdan kaçabileceğini düşünerek tarikatın bir votersisi oldu ve o zamandan beri bu emeklilikte kaldı. Babasının ölümü üzerine akşam çanı çaldı ve keşişler çekildi, yavaşça şapele doğru İlerlerken, o yolunu takip ederek büyük salona girdi. Alışılmadık bir sessizlik varmış gibi görünüyordu. Salonda, açılan salon boş buldu ama akşam zili çalarken, rahibeler şapele çekilmiş ve bir an dinlenmek için oturmuşlar, sonra şatoya döndü. Ancak artan karamsarlık onu şimdi orada olmayı sabırsızlıkla bekliyordu. Çok geçmemişti, bir rahibe aceleyle içeri girdi ve başrahibe ve Emily'yi hatırlamadan emekli oluyordu ki kendini yaptı, ruhu için bir ayin yapılacağını öğrendi ve sonra öğrendi bir süredir. Gerileyen ve şimdi inanıldığı an, kız kardeşi ölüyor olmak. Kız kardeş acılarını hüzünlü bir şekilde anlattı ve dehşetlerini. Sık sık başladığı ama şimdi bir hayal çöküşüne teslim olmuş, o kadar kasvetli ki. Kardeşliğin katıldığı dualar da değil. İtirafçısının güvenceleri de onu oradan geri çağırma gücüne sahip değildi ya da zihnini neşelendirmek, anlık bir teselli parıltısıyla bile olsun. Bu ilişkiyi Emily büyük bir endişeyle dinledi ve çılgın tavırları ve kendisinin de tanık olduğu dehşet ifadeleri, Agnes'in ve kız kardeş Francis'in aktardığı tarihle birlikte, merhamet çok acı verici bir dereceye ulaştı. Çünkü akşam çoktan olmuştu, çok ileri gelmişti.
Emily artık onu görmek ya da ayine katılmak istemiyordu ve rahibeye eski arkadaşları için birçok güzel anı bıraktıktan sonra, manastırdan ayrıldı ve kayalıkların üzerinden şatoya doğru döndü. Az önce duydukları üzerine düşünerek, sonunda zihnini zorlayana kadar daha az ilginç konularda. Rüzgar yüksekti ve şatoya yaklaşırken sık sık dinlemek için durdu, korkunç sesine duyuldu. Aşağıdaki dalgaların üzerinden süzülürken ya da inleyen çevredeki ormanlar boyunca. Ve kısa bir uçurumda dinlenirken şatodan uzakta ve geniş sulara bakıyordu. Altında loş bir şekilde görülen alacakaranlığın son tonunda, aşağıdaki adresi düşündü. Ertesi akşam, manastır kulelerinin manzarası, yükselen gölgeli ormanlar. Emily'ye rahibeyi hatırlatıyordu. Onun durumu çok etkilenmişti onu. Ve nasıl olduğunu öğrenmek ve eski halini görmek için sabırsızlanıyordu arkadaşlar. O ve Lady Blanche yürüyüşlerini manastıra kadar uzattılar. At kapıda bir araba duruyordu, atların sıcaklığından anlaşılan yeni geldi. Ama sarayda ve manastırlar. Emily ve Blanche büyük olanlara doğru yollarında oradan geçerlerdi salon. Merdivenlere doğru geçerken bir rahibe sorulara yanıt verdi ilkinin için. Kız kardeş Agnes'in hala hayatta ve mantıklı olduğunu, ama geceyi atlatamayacağı düşünülüyordu. Salonda birkaç tane buldular Emily'yi görmekten mutluluk duyan ve ona pek çok küçük şey anlatan. Pansiyon öğrencileri ayrılışından beri manastırda yaşanan ve hangi koşullar onun için sadece kişilerle ilişki kurdukları için ilgi çekiyorlardı sevgiyle bakılırdı. Böyle konuşurken başrahip odaya girdi ve Emily'yi görmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Ama tavrı alışılmadık bir şekilde ciddi ve yüzü hüzünlü görünüyordu. Bizim evimiz, dedi sonradan ilk selamlar bitmişti. Gerçekten bir yas evi, kızım şimdi Doğan'ın borcunu ödüyor. Belki duymuşsunuzdur ki, kızımız An söylüyor. Emily içten endişesini dile getirdi. Onun ölümü bize büyük ve korkunç bir ders veriyor, diye devam etti başrahibe. Hadi okuyalım ve bundan faydalanalım, bize hazırlanmayı öğretsin. Hepimizi bekleyen değişim için kendimize bakıyoruz. Gençsin ve henüz işin var. Her şeyi aşan barışı güvence altına alma gücün anlayış, vicdanın huzuru. Gençliğinde koru, yaşınızda sizi rahatlatması için, boşuna değil, ne yazık ki. Ve kusurlu iyiler son yıllarımızın yaptıkları, eğer erken yaşamımızdaki işlerin kötü olduğu gibi. Emily, iyi işlerin asla boşuna gitmediğini umuyordu. Ama o konuşanın başrahip olduğunu düşündü ve sessiz kaldı. Agnes'in son günleri, diye devam etti başrahibe, örnek. Keşke eski tanrılarının hatalarını telafi edebilirlerdi. O şimdi acılar var, ne yazık ki. Harika, inanalım ki, onu barıştıracaklar ahiret. Onu itirafçısına ve bir beyefendiye bıraktım. Kiki kendisi uzun zamandır görmek için sabırsızlanıyordu ve Paris'ten yeni gelen kişi. Umarım onlar, zihninin şimdiye kadar sahip olduğu huzuru uygulayabilecektir aranıyor. Emily de bu dileğe hevesle katıldı. Hastalığı sırasında bazen sana isim verdi, diye devam etti başrahibe. Belki seni görmek onu rahatlatırdı. Hediyesi ziyaretçiler onu terk etti, sahne çok olmazsa odasına gideceğiz moralin için hüzünlü. Ama gerçekten, ne kadar acı verici olursa olsun, böyle sahnelere karşı kendimizi alıştırmalıyız. Çünkü onlar ruha faydalıdır ve bizi hazırlar kendimizin acı çektiği şeyler için. Emily ciddi ve düşünceli oldu. Çünkü bu konuşma ona getirildi sevgili babasının son anlarını hatırladı ve bir kez daha diledi. Kalıntılarının gömüldüğü yer için ağlamak için. Sessizlik sırasında, başrahibin konuşmasını takip etti. Son konuşmasına birçok küçük durum katıldı saatler aklına geldi, kendini Château Le Blanc mahallesi, bir yere defnedilmesi talebi, bu manastırın kilisesinde özel bir yer ve ciddi görev bazı. Evrakları yok etmesi için ona teslim etmişti, incelemeden onlardan, ayrıca, o yazılardaki gizemli ve korkunç sözleri hatırladı gözü istemsizce üzerine baktığı el yazmaları. Ve, her ne kadar şimdi ve gerçekten de onları hatırladığında, aşırı acı dolu bir duyguyu yeniden canlandırıyordu merak. Tam anlamları ve babasının motivasyonları hakkında emri. Her zaman en büyük tesellisiydi çünkü ona sıkı bir şekilde itaat etmişti bu özel. Başrahibe daha fazla konuşmadı. Çünkü bu durumdan fazlasıyla etkilenmiş görünüyordu. Son zamanlarda ayrıldığı konuyu konuşmaya istekli olmak için terk etmişti ve arkadaşları da aynı. Amaçtan bir süre sessiz kalmıştı. Bu genel hayal bu konuda yabancı bir adamın
Monsieur Bonnet'in girişiyle bölündü, o da az önce Ans kız kardeşin odasından ayrıldı. Çok huzursuz görünüyordu ama Emily yüzünde kederden çok dehşet ifadesi olduğunu hayal ediyordu. Başrahibi odanın uzak bir yerine çektikten sonra onunla sohbet etti bir süre boyunca. O da ciddi dikkatle dinliyormuş gibi görünüyordu ve o temkinli ve yaygın bir ilgiyle konuşmak için. Ne zaman sonunda sessizce topluluğa eğildi ve odadan çıktı. Başrahibe kısa süre sonra kız kardeş Agnes'in odasına gitmeyi teklif etti ve oraya Emily biraz isteksiz olsa da kabul etti ve Lady Blanche kaldı, aşağıda sınır sahipleri var. Odanın kapısında itirafçı ile karşılaştılar. O da elini kaldırırken yaklaşırken Emily kendisine eşlik eden aynı kişi olduğunu fark etti, ölen baba. Ama Jane, onu fark etmeden vefat etti ve dairede bir yatak üzerinde bir rahibe izleyen kız kardeş Ans yatıyordu yanındaki sandalyede. Yüzü o kadar değişmişti ki Emily onu neredeyse hiç hatırlamamıştı, eğer hazır olmasaydı. Hazırdı, korkunç ve karamsar dehşetle kaplı. Solgun ve boş gözleri sabitlenmişti göğsünde tuttuğu bir haç üzerinde. Ve o çok meşguldü, başrahip ve Emily'yi fark etmemek için düşündü, ta ki onlar yatak başucu. Sonra, ağır gözlerini çevirdi, dehşetle onları Emily ve çığlık atarak, "Ah! O vizyon bana geliyor, ölüm saatleri." Emily korkarak geri döndü ve başrahibe açıklama aradı. O da endişelenmemesi için ona bir işaret verdi ve sakin bir şekilde Agnes'e, "Kızım, Mademoiselle Saint Aubert'i sizi ziyarete getirdim. Sizi ziyaret edeceğinizi sanmıştım, onu görmek güzel." Ans cevap vermedi. Ama hala Emily'ye deli gibi bakarken, o tam kendisi. Ah! Görünüşündeki tüm o hayranlık var, ki bu kanıtladı yıkımım. Ne olurdu, neye geldin talep ediyor, intikam mı? Yakında senin olacak, senin şimdiden. Seni en son gördüğümden beri kaç yıl geçti? Suçum şu ki dün, ama, altında yaşlandım, sen hala gençken ve çiçek açıyor, en nefret edildiği şeyi yapmaya zorladığın. Zamanki gibi çiçekleniyor taputap. O, bir zamanlar unutabilir miydim, ama bunun ne faydası olurdu? İş bitti. Emily, son derece şok olmuş biri olarak, artık odadan çıkacaktı. Ama başrahibe eli, ruhunu desteklemeye çalıştı ve birkaç kez kalmasını yalvardı. Agnes'in muhtemelen sakin olacağı anlar, şimdi onu yatıştırmaya çalıştığı anlar. Ama Emily onu görmezden geliyordu. O ise hala gözlerini Emily'ye dikti ve ekledi. Yıllarca süren dualar ve tövbe ne demek? Yıkayamazlar, cinayetin pisliğini ortaya çıkar. Evet, cinayet. Nerede o, nerede o? Şuraya bak, şuraya bak, bak nerede dolaşıyor o da. Neden şimdi bana işkence etmeye geliyorsun? Diye devam etti Ans, o ise gergin gözler havaya dikildi. Neden daha önce cezalandırılmadım? O. Bu kadar sert, kaşlarını çatma. Hah, yine orada. O, kendisi. Neden bana bu kadar acınasıyla bakıyorsun, ve gülümsemek mi? Gülümse. Ne inleme, o mu? Ans cansız görünerek yere çöktü, Emily ise kendini geçindiremeyerek, yatağa yaslanmıştı. Başrahip ve hizmetçi rahibe ise başvuru yapıyordu Agnes'e her zamanki çözümler. "Barış," dedi başrahibe, Emily konuşacaktı, "deliryum patlıyor, yakında canlanacak." "Ne zaman böyle oldu, kızım?" "Haftalar değil, hanımefendi," diye yanıtladı rahibe. "Ama ruhu çok istediği beyefendinin gelişiyle çok huzursuzdu, görüyorsun." "Evet," dedi başrahibe, "bu kesinlikle buna sebep oldu, bu çılgınlık, patoksizm. İyileştiğinde, onu bırakacağız, huzur ver." Emily hemen kabul etti. Ama artık pek yardım edememesine rağmen, gerekli olsa da odadan ayrılmak istemiyordu. Ans kendine geldiğinde tekrar gözlerini Emily'ye dikti. Ama vahşi bir ifade gitmişti ve kasvetli bir hüzünlü olmuştu. Gerçekten çok iyiydi konuşmak için, yeterince ruh toplamadan hemen önce. Sonra dedi zayıfça, "Benzerlik harika, kesinlikle öyle olmalı, gösterişten fazlası olan bir şey. Söyle bana, seni çağırıyorum," diye ekledi, adrese hitap ederek. "Emily, adın St. Aubert olsa da, sen Markiz." "Hangi Markiz?" dedi Emily, aşırı şaşkınlıkla. Çünkü o Agnes'in sakin tavrından, onun zekalarının restore edildi. Başrahibe ona anlamlı bir bakış attı ama o tekrar söyledi, soru. "Hangi Markiz?" diye bağırdı Ans, "Biliyorum ama biri, Villeroy Markizesi." Emily, merhum babasının beklenmedik bir şekilde anılmasıyla yaşadığı duyguları hatırlayarak
Bu hanımefendi ve şimdi Villeroy'un mezarına yakın bir yere konulması talebi çok ilgi duydu ve Agnes'ten sebebini açıklamasını istedi soru. Başrahibe şimdi Emily'yi odadan çekmiş olacaktı, ki o ise ancak güçlü bir ilgi nedeniyle yakalarını tekrarladı. "O tabutu getir bana, kardeşim," dedi Ans, "ona göstereceğim size. Ama sadece o aynaya bakmak yeterli ve onu göreceksin, sen kesinlikle kızı da öyledir." Böyle çarpıcı benzerlik sadece aralarında bulunur yakın akrabalar. Rahibe tabutu getirdi ve Ans, ona nasıl açılacağını söylemişti, oradan bir minyatür aldı. Emily tam olarak o fotoğrafı, merhum babasının belgeleri arasında bulmuştu. Ans elini uzattı, birkaç saniye boyunca ona içtenlikle baktı. Sessizlik ve sonra, derin bir umutsuzlukla gözlerini kaldırdı. "Cennet ve içten içe dua ettim." Bitirdiğinde minyatürü geri verdi Emily'ye. "Sakla," dedi, "sana miras bırakıyorum. Çünkü ben bunun senin hakkın olduğuna inanmalısın." Bu benzerliği sıkça gözlemledim aranızda. Ama bugüne kadar vicdanıma hiç bu kadar dokunmamıştı güçlü. "Kal, abla, tabutu çıkarma, başka bir tabut var göstereceğim." fotoğraf. Emily beklentiyle titriyordu, başrahip yine onu geri çekecekti. "Ans hala düzensiz," dedi o, "nasıl olduğunu gözlemliyorsun. Dolaşıyor. Bu ruh hallerinde hiçbir şey söylüyor ve senin gibi çekinmiyor." tanık oldu. Kendini en korkunç suçlarla suçladı. Emily ise, delilikten fazlasını algıladığını düşündü. Markizlikten bahseden Agnes'in tutarsızlıkları ve fotoğrafı onu o kadar çok ilgilendirmişti ki daha fazlasını elde etmeye karar verdi, mümkünse, konuya saygı gösteren bilgiler. Rahibe tabutla geri döndü ve Ans ona bir sır gösterdi, çekmecesinden başka bir minyatür aldı. "Burada," dedi Ans, Emily'ye uzattı, "en azından kibirin için bir ders al. Bak peki bu fotoğrafa bakalım. Ve ne arasında herhangi bir benzerlik bulabildiğinize bakın, ben öyleydim ve ne olduğum biri." Emily sabırsızca minyatürü aldı. Gözleri neredeyse hiç bakmamıştı, titreyen elleri neredeyse düşmesine izin vermeden önce, gerçekten daha önce sahip olduğu Signora Lorenzini'nin portresine benzerlik, Udolpho Kalesi'nde görülen bir kadın, kaybolmuş hanımefendi, gizemli bir şekilde ve Montoni'nin onu öldürdüğü şüphelenilmişti. Öldürüldü. Sessiz bir şaşkınlıkla, Emily dönüşümlü olarak fotoğrafa bakmaya devam etti ve ölmekte olan rahibe aralarında bir benzerlik bulmaya çalışıyor, ki bu yok daha uzun süredir var oluyordu. "Neden bana bu kadar sert bakıyorsun?" dedi Ans, yanlış anlayarak Emily'nin duygularının doğası. "Bu yüzü daha önce gördüm," dedi Emily sonunda, "gerçekten benziyor musunuz?" "Bu soruyu sorabilirsin," diye yanıtladı rahibe. "Ama bir zamanlar bana benim çarpıcı bir benzerliğim olarak değer veriliyordu. Bana iyi bak, bak ne suçluluk beni yarattı. O zaman masumdum, doğamın kötü tutkuları uyuyordu. Abla," diye ciddi bir şekilde ekledi ve soğuk, nemli elini uzattı. Emily, dokunuşuyla ürperdi. "Abla. İlkine dikkat edin, tutkuların şımartılı, ilkine dikkat edin. Eğer kontrol edilmezse rotaları sonra hızlı, güçleri kontrol edilemez, bizi yönlendiriyorlar. Biliyoruz nereye değil, belki de bizi suç işlemeye götürürler. Ki bu yüzden yıllarca süren dua ve tövbe ile kefaret edemez. Güç böyle olabilir, tek bir tutkudan bile olsa. Birbirini yenip her tutkuyu yaktığı kalbe yönelik başka bir yaklaşım. Bizi bir şeytan gibi ele geçirerek, bizi bir şeytanın eylemleri. Bizi acımaya ve vicdansa karşı duyarsız hale getiriyor. Ve, amaç gerçekleşir, bir şeytan gibi, bizi o insanların işkencesine bırakır duygular. Gücünün askıya aldığı, yok etmediği duygulara, şefkat, pişmanlık ve vicdan işkenceleri. Sonra, bir rüya görür ve etrafımızda yeni bir dünya algılar, hayranlıkla bakarız ve dehşet, ama işlenir, gökyüzü ve yeryüzünün tüm güçleri değil United bunu geri alabilir ve vicdanın hayaletleri. Uçamayacak. Neler zenginlik, ihtişam, sağlığın kendisi, saf bir vicdanın lüksüne, ruhun sağlığı. Ve yoksulluğun acıları, hayal kırıklığı, umutsuzluk, acı çekmiş birinin acısına. Ne kadar sürecek o lüksü bildiğimden beri mi? En çok acı çekenin benim olduğuma inanıyordum. İnsan doğasının acı verici acıları, aşk, kıskançlık ve umutsuzluk. Ama bunlar sancılar, vicdanın sancılarına kıyasla kolaydı. Ki o zamandan beri böyle bir şey yaşadım dayandı. İntikam tatlısı denilen şeyi de tattım, ama öyleydi geçici.
Onu tetikleyen Nesneil bile sona eriyordu. Unutma, abla, tutkuların hem kötülüklerin hem de erdemlerin tohumları olduğunu. Bunlardan da her ikisi de yetiştirildikçe bahar verebilir. Mutsuz olanlar onları yönetmek için hiç öğretilmedik sanat. Ah, mutsuz, dedi başrahibe, ve bizim varlığımızdan haberdar değilim. Kutsal din. Emily, Agnes'i sessizce hayranlıkla dinledi. O ise hala minyatürü inceledi ve güçlü olduğuna dair görüşünde kesinleşti Udolpho'daki portreye. Benzerlik gösterir. Bu yüz tanıdık ben, dedi. Rahibeyi açıklamaya yönlendirmek istedi ama korkarak Udolpho hakkındaki bilgisini çok ani bir şekilde keşfeder. Yanılıyorsun, diye yanıtladı Hans, kesinlikle hiç görmedin önceki o fotoğraf. Hayır, diye yanıtladı Emily, ama çok benzer birini gördüm o. İmkansız, dedi Hans, artık Lady olarak adlandırılabilecek Laurentini. Udolpho kalesindeydi, diye devam etti Emily, bakarak kararlı bir şekilde ona bakıyordu. Udolpho'dan, diye bağırdı Laurentini, Udolpho'dan İtalya. Aynı, diye yanıtladı Emily. O zaman beni tanıyorsun, dedi Laurentini, ve sen Markize'nin kızı. Emily bu ani duruma biraz şaşırdı iddia. Ben merhum Mons, St. Aubert'ın kızıyım, dedi o, ve adını koyduğunuz hanımefendi bana tamamen yabancı. En azından öyle olduğuna inanıyorsun, diye karşılık verdi Laurentini. Emily, aksini düşünmek için ne sebepler olabileceğini sordu. Aile benzerliği, onu taşıyorsun, dedi rahibe. Yani Markizen senin o dönemde Gaskonya'dan bir beyefendiye bağlı olduğu biliniyor babasının emriyle. Markis'in elini kabul ettiğinde, talihsiz, mutsuz kadın. Emily, Saint Aubert'ın ihanete verdiği aşırı duyguyu hatırlayarak Markize'nin adı geçilirse, artık daha fazla bir zarar görmüş olurdu, dürüstlüğüne olan güveni daha az olsaydı şaşırtıcı. Olduğu gibi, Lorenzini'nin sözlerinin ima ettiğine bir an bile inanmadım. Ama o hala onlarla ilgili güçlü bir ilgi duyuyordu ve yalvardı ki bunu yapması için onları daha ayrıntılı açıklayın. Bu konuda beni zorlama, dedi rahibe, bana göre korkunç bir tane. Keşke hafızamdan silebilseydim. İç çekti derin bir şekilde ve bir an durakladıktan sonra Emily'ye hangi yollarla olduğunu sordu. Adını buldu mu? Udolpho kalesindeki portrenizle, bu minyatür de ona ait. Çarpıcı bir benzerlik, diye yanıtladı Emily. O zaman Udolpho'da bulundunuz, dedi rahibe büyük bir duyguyla. Ah! Bahsedildiğinde hangi sahneler canlandırılıyor, sahneler mutluluk, acı ve dehşet. Bu anda, Emily'nin bir odada tanık olduğu korkunç manzara o kalenin aklına geldi ve titredi. Rahibe ve geç sözlerini hatırladı, yıllarca süren dua ve tövbe, cinayetin pisliğini silkelemezdi. Şimdi bunları deliryumdan başka bir sebeple ilişkilendirmek zorunda kalmıştır. Bir neredeyse onu aklından mahrum bırakan bir dehşet derecesi, şimdi inanıyordu ki bir katile baktı. Lorenzini'nin hatırladığı tüm davranışlar varsayımı doğrulamasına rağmen, Emily hala bir labirentte kaybolmuştu. Şaşkınlıklar ve soruları nasıl soracağımı bilmemek, ki bu da doğrusu, onları sadece bozuk cümlelerle ima edebiliyordu. Udolpho'dan ani ayrılışın, dedi o. Laurentini homurdandı. Sonrasında gelen raporlar, diye devam etti Emily, yani Batı odası, hüzünlü perde, sakladığı nesne. Cinayetler işleniyor. Rahibe çığlık attı. Ne? Yine orada, dedi ve çabalayarak. Kendini kaldırdı, gözleri ise bir nesneyi takip ediyormuş gibi oda, mezardan gel. Ne? Kan da. Orada kan yoktu, söyleyemezsin, hayır. Gülümseme, yapma ne kadar acınası gülümse. Laurentini son kelimeleri söylerken kasılmalara girdi. Ve Emily, sahnenin dehşetine dayanamayarak odadan aceleyle çıktı ve başrahibe yardımı için birkaç rahibe gönderdi. Lady Blanche ve salonda bulunan yatılı kişiler şimdi toplanmıştı. Emily'nin etrafına döndü ve tavrı ile korkmuş yüzü karşısında endişelenerek bir yüz soru, ki bunları daha fazla cevaplamaktan kaçındı. Sadece şöyle demekten, kız kardeşi Agnes'in ölmekte olduğuna inanıyordu. Bunu yeterli bir şey olarak kabul ettiler, korkusunu açıklamak ve ardından iyileştirici ürünler sunmak için boş zaman buldu, ki bunlar, sonunda, aklı çok sarsılmış olan Emily'yi biraz canlandırdı korkunç tahminlerle ve bazı sözleriyle. Şüphelerle şaşkınlaşmış. Rahibe, konuşamadığını ve manastırdan ayrılacağını söyledi dermen. Lorenzini'nin hayatta kalıp hayatta kalmayacağını bilmek istemediyse, geç saldırı.
Bir süre bekledikten sonra, kasılmalar hakkında bilgi verildi sona erdikten sonra Laurentini canlanmaya başlamış gibi görünüyordu ve Emily ile Blanche ayrılırken, başrahibe göründü. Başrahibe onu kenara çekerek dedi ki ona önemli bir şey söylemek istedi ama geç olduğu için söylemedi. O zaman onu gözaltına aldı ve ertesi gün görüşmek istedi. Emily onu ziyaret etmeye söz verdi ve izin aldıktan sonra Lady ile birlikte döndü Blanche. Ormanın derin karanlığının olduğu şatoya doğru Blanche'ın akşamın çok ilerlediği için üzülmesine neden oldu, çevresi için sessizlik ve belirsizlik onu korkuya karşı duyarlı kılıyordu. Gerçi bir onu koruyacak bir hizmetçi, Emily ise dehşetlerin dehşetleriyle çok meşguldü. Az önce tanık olduğu bir sahne, gölgelerin ciddiyetinden etkilenmişti. Sadece kasvetli hayalini teşvik etmek için kullanıldığı için, ancak sonunda Lady Blanche tarafından hatırlandı ve şöyle belirtti. Biraz mesafede, karanlık yolda kıvrımlar yapıyorlardı, iki kişi yavaşça ilerliyor. Onlardan kaçınmak imkansızdı çünkü daha da bir ormanın tenha bir parçası. Yabancıların kolayca takip edebileceği yer. Ama hepsi endişe kayboldu. Emily Mons. Dupont'un sesini ayırt ettiğinde ve arkadaşının da S.R.'nin S.R.'de gördüğü beğen olduğunu fark etti. Manastırda ve şimdi o kadar ciddiyetle konuşuyordu ki hemen onların yaklaşmasını fark etti. Dupont kadınlara katıldığında, yabancı bir kişi ayrıldı ve şatoya doğru ilerlediler, Kont, Mons. Bonnet'i duydu, onu tanıdığı iddia etti ve öğrenince Languedoc'a yaptığı ziyaretin hüzünlü bir anını ve bir yere konaklaması köydeki küçük bir han, Mons. Dupont'tan onu davet etmesi için rica etti şato. İkincisi bunu memnuniyetle yaptı ve çekingen temkinlilikle, bu da bininci. Bonnet daveti kabul etmekte tereddüt etti, sonunda yenildi ve yola çıktılar şatoya. Kont'un nezaketi ve canlılığının olduğu oğulları, ruhları saran karamsarlığı dağıtmak için çaba gösterdi. Daha yabancı, bininci, Bonnet, Fransız hizmetinde bir subaydı ve görünüşe göre yaklaşık 50. Figürü uzun ve otoriteydi. Görgü kuralları son cilalanmıştı ve yüzünde olağanüstü ilginç bir şey vardı. Çünkü gençlikte olağanüstü yakışıklı olması gereken aşırı hatlar uzun bir talihsizlikten ziyade bir melankolinin etkisi gibi görünen bir hüzünlü yaydı dayanıklılık ya da öfke. Akşam yemeği sırasında yaptığı konuşma açıkça bir nezaket çabasıydı. Ve duygulara karşı mücadele edemediği aralıklar vardı. Bu onu depresyona uğrattı. Sessizliğe ve soyutlamaya geri döndü, ki bundan. Ancak Kont bazen onu çok hassas bir şekilde geri çekiyordu Emily, onu izlerken. Neredeyse onu gördüğünü hayal etti merhum baba. Grup erken saatlerde ayrıldı ve sonra onun yalnızlığında daire. Emily'nin son zamanlarda izlediği sahneler tekrar hayaline döndü, korkunç bir enerjiyle. Ölmekte olan rahibe de Signora'yı bulması gerektiğini söyledi Montoni tarafından öldürülmek yerine. Şimdi olduğu gibi Laurentini kendisi de korkunç bir suç işlemiş gibiydi. Hem dehşet hem de şaşkınlık yaratıyordu yüksek derecede. Ayrıca, bıraktığı ipuçları da yoktu. Saygı göstererek Markiz de Villeroy'nin evliliği ve yaptığı sorgulamalar Emily'nin doğumuyla ilgili olarak, ona daha az ilgi gösterse farklı bir nitelikteydi. Geçmiş, kız kardeş Francis'in daha önce anlattığı ve bunun da öyle olduğunu söylediği Agnes'in hata olduğu şimdi anlaşılıyordu. Ama bunun ne amaçla olduğunu uydurulmuş. Gerçek hikayeyi daha etkili şekilde gizlemek için Emily tahmin bile etmiyordu. Her şeyden önce, ilgisi bu ilişkiye yönelmişti ve merhum Markize de Villeroy'nin hikayesi babasının hikayesine benziyordu. Çünkü, aralarında bir tür ilişki vardı. Aziz Aubert'ın yası, onun adını duymak. Yanına gömülmek istemesi ve fotoğrafı, belgeleri arasında bulunmuştu, kesinlikle kanıtlanmıştı. Bazen aklına geldi Emily, belki de sevgili olabilirdi. Ona Markiz kız deniyordu, Markiz de Villeroy ile evlenmek zorunda kaldığında bağlandı. Ama bu sonrasında ona karşı bir tutku beslemişti. Sıva'nın buna dayanamadı bir an için inan. Belgeler, ona öyle ciddi bir şekilde emrettiği yok etmek. Şimdi bu bağlantıyla ilişkilendiğini düşündü ve daha fazlasını istiyordu nedenleri önceden. Olduğundan daha ciddi öğrenmek için, bu onu düşündürdü zorunlu bir tedbir vardı. Eğer onun prensiplerine olan inancı daha az olsaydı. Bu da olurdu doğumunda ona onursuz bir gizem olduğuna inandırdılar ebeveynleri, ki bu el yazmaları bunu ortaya çıkarmış olabilir. Benzer yansımalar, büyük bir süre boyunca zihnini meşgul etti.
Gece ve sonunda uykuya daldığında. Sadece bir gece gördü ölen rahibeyin vizyonunu ve dehşetlerle uyanmasını görmek, tıpkı onun yaşadığı gibi, tanık oldu. Ertesi sabah, randevusuna katılacak kadar isteksizdi başrahibel birlikteydi ve gün bitmeden önce. Agnes'in kız kardeşi olduğunu duydu artık yoktu. Mons. Bonnet bu istihbaratı endişeyle karşıladı. Ama Emily gözlemledi, şimdi önceki kadar etkilenmiş görünmüyordu akşam. Rahibenin dairesinden ayrıldıktan hemen sonra. Onun ölümü muhtemelen o zaman çağrıldığı itiraftan daha az korkunç bir durumdu. Tanıklık etmek için, her ne olursa olsun, belki de bir dereceye kadar teselli oldu miras hakkında bir bilgi. Ailesi büyük olduğu için ona miras bıraktı ve son zamanlarda bunun bir kısmının gösterişi. Onu bu işe dahil etmesinin yolu olmuştu büyük sıkıntı ve hatta bir hapishanenin dehşetlerinde bile. Ve o acı favori bir oğlunun vahşi kariyerinden ve maddi paradan muzdarip olmuştu yüzüne gelen. Endişeler ve talihsizlikler Emily'yi çok ilgilendiren o üzgün havası. Arkadaşı Mons, Dupont'a geç yaşadığı acıların bazı ayrıntılarını anlattı, göründüğünde. Birkaç ay boyunca bir hastanede hapsedilmiş olduğu ortaya çıktı. Paris'teki hapishaneler, özgürlük umuduyla ve rahatlıktan yoksun kırsalda olmayan eşini görmek, çaba göstermek ama arkadaşlarından yardım almak için boş bir yere sahipti. Sonunda, kabul emri, değişim karşısında çok şaşırdı. Uzun zaman görünüşünde kapalı ve hüzün oluşmuştu, bu da onu ele geçirmişti krizler. Uzun süreli devam etmeleriyle hayatını tehdit ediyordu. Durumumuz, tanık olanları etkiledi, Mons. Bonnet devam etti ve hapis altında olan cömert bir arkadaş aynı zamanda, sonrasında özgürlüğünün ilk anlarını benimkini elde etmeye yönelik çabalar. Başarılı oldu, beni ezen ağır borç terhis edildi. Ve sahip olduğum sorumluluk duygusunu ifade edeceğimde alındı, hayırseverim aramamdan kaçtı. Onun olduğuna inanmak için nedenlerim var, kendi cömertliğinin kurbanı oldu ve bu duruma geri döndü. Beni serbest bıraktığı hapis, ama peşinden gelen her sorgulama başarısız oldu. Ne tatlı hem de talihsiz Valencourt. Valencourt, diye bağırdı Mons. Dupont. Ne için aile? Valencourtlar, Duvarny kontları, diye yanıtladı Mons. Bonnet. Mons, Dupont'un, cömert hayırseverini keşfettiğinde duyduğu duygu. Arkadaşının aşkının rakibi olması ancak hayal edilebilir. Ama, üstesinden gelerek ilk sürprizi, Mons, Bonnet'in endişelerini dağıtması oldu. Valencourt'un serbest olduğunu ve yakın zamanda Languedoc. Ardından Emily'e olan sevgisi onu biraz içmeye teşvik etti. Paris'teki kalışı sırasında rakibinin davranışlarıyla ilgili sorgulamalar bininci Bonnet bu konuda iyi bilgi sahibi görünüyordu. Aldığı cevaplar şöyleydi onu ikna etti ki, Valencourt'un çok yanlış tanıtıldığına ve acı verici fedakarlık olarak, adil bir planı oluşturdu ve peşinden koşmaktan vazgeçmeyi Emily. Şimdi görünüşe göre bu saygıyı yitirmiş olmayan bir sevgiliye göre ve ona onurlandırdı. Mons, Bonnet'in konuşması, Valencourt'un bir süre sonra gerçekleştiğini ortaya çıkardı. Paris'e gelişi, tuzaklara çekilmişti ve bu da kötüleğin belirlendiğini belirlemişti, onun için yayıldı ve saatlerinin çoğunlukla partiler arasında bölündüğünü büyüleyici Markiz kadın ve kıskançlık duyulan oyun toplulukları ya da kardeş subaylarının açgözlülüğü onu baştan çıkarmak için hiçbir sanat esirgememişti. İçinde bu partilerden büyük miktarda para kaybetmişti. Küçük olanları geri almak için ve bu kayıplara Comte de Villefort ve Mons. Henry sık sık tanık olmuştu. Kaynakları sonunda tükenmişti. Ve kardeşi Comte, davranışından dolayı bıkkınca gerekli malzemeleri sürdürmeyi reddetti. Valencourt'un birikmiş borçlar nedeniyle mevcut yaşam tarzı, kardeşinin ona kalmasına izin verdiği hapse atıldı. Umuduyla cezanın henüz yapılmamış davranış reformunu gerçekleştirebileceği uzun alışkanlıkla doğrulandı. Hapishanesinin yalnızlığında Valencourt, düşünmek ve sebep için boş zamana sahipti, tövbe için. Burada da, Emily'nin görüntüsü var. Şehir gizlenmişti ama kalbinden asla silinmemiş. Canlandırılmıştı masumiyet ve güzelliğin tüm cazibesi. Fedakarlık yaptığı için onu kınamak mutluluğu ve yeteneklerini daha asil yetenekleriyle aşağılaması. Eskiden ona düşünmeyi öğretirdi. Onlar kadar tatsız olduklarını düşünmek zorunda kalırdı aşağılayıcı. Ama tutkuları baştan çıkarılmış olsa da, kalbi değildi sapkın. Alışkanlık da zincirleri sıkıca sarmamıştı, bu zincirler ağır ağır asılı kalmıştı vicdan
Ve gerekli olan irade enerjisini korudu. Onları patlattı, sonunda kendini ahlaksızlığın köleliğinden kurtardı. Ama ta ki çok çaba ve ağır acıdan sonra gerçekleşene kadar. Kardeşi tarafından hapishaneden serbest bırakılması, burada tanık olmuştu Mons. Bonnek ile eşi arasında, birlikte olduğu kişiyle görüşmeyi etkiledi. Bir süre tanıdıktan sonra, özgürlüğünün ilk kullanımı çarpıcı bir örnekti insanlığı ve aceleciliği. Çünkü neredeyse tüm parayla yeni alındı kardeşinden bir oyun evine gitti ve son bahis olarak verdi. Arkadaşını özgürlüğe ve acı çeken ailesine geri getirme şansı. The olay şanslıydı ve bu önemli konuyu beklerken bir daha asla yıkıcı olanlara boyun eğmeyeceğine ciddi bir yemin etti oyun dünyasının büyüleyici bir kötülüğü. Saygıdeğer Mons, Bonneck'i neşeli ailesine geri verdikten sonra aceleyle gitti Paris'ten Estouville'e. Ve zavallıyı mutlu etmenin sevinciyle, bir süre kendi talihsizliklerini unuttu. Ancak kısa süre sonra hatırladı ki, servetini harç etmişti, onsuz asla Emily ile evlenmeyi umamazdı. Ve hayat, onunla birlikte geçmedikçe, artık neredeyse dayanılmaz görünmüyordu. Onun için iyilik, incelik ve kalbin sadeliği onun güzelliğini daha da artırdı mümkünse. Şimdiye kadar hiç görünmemişti, onun hayaline en çok büyüleyiciydi. Deneyim, ona bu niteliklerin tam değerini anlamayı öğretmişti, daha önce hayranlık duymuştu. Ama gördüğü zıt karakterler dünya ona şimdi hayranlık duydu. Ve bu yansımalar, ağrıları artırıyor pişmanlık, derin bir hayal kırıklığına yol açtı. Bu da ona eşlik etmişti Emily'nin yanında bile vardı. Artık kendisinden yok olduğunu düşündüğü değerli. Maddi yükümlülükler almanın rezabetine Markiz Chamfort ya da başka herhangi bir entrika hanımefendisi, Comte de Villefort olarak bilgilendirilmiş veya aşağılayıcı planlara karışmış. Olmuşlardır oyuncular olarak Valancourt hiç teslim olmamıştı. Ve bunlar da böyle skandallardan bazılarıydı çoğu zaman gerçekle karışmak. Talihsizlere karşı olduğu gibi, Comte de Villefort'un onları, şüphesi olmayan bir otoriteden aldı ve Valancourt'ta kendisinin tanık olduğu düşüncesiz davranışlar. Kesinlikle buna sebep olmuştu ona inanmak daha kolay olurdu. Emily'nin adını veremediği bir varlık Chevalier, onları çürütme fırsatı yoktu. Ve itiraf ettiğinde kendisinin onun saygısına layık olmadığını pek tahmin etmiyordu. Ona en korkunç iftiraları doğruladı. Böylece hata şuydu karşılıklı ve öyle kalmıştı, Mons. Bonnek davranışını açıkladığında cömert ama düşüncesiz genç arkadaş olan Dupont, ağır bir adaletle, bu konuda sadece Comte'u aldatmaya değil, tüm bunları istifa etmeye kararlı Emily'nin umudu. Aşkının verdiği fedakarlık, bir soylu ödül ve Mons. Bonnek, eğer unutabilseydi iyi niyetli Valancourt. Emily'nin adil Dudy'yi kabul etmesini isterdi Comte, yaptığı hata hakkında bilgilendirildiğinde. Son derece inancının sonuçları karşısında şok olmuş ve Mons. Bonneck'in Paris'teyken arkadaşının durumu hakkında onu ikna etti Valancourt. Dağılmış genç erkeklerin planlarıyla tuzağa düşmüştü. Mesleğinin kısmen onunla ilişki kurmasını zorunlu kıldığı kişi, bir ahlaksızlığa eğilim. Ve insanlıktan büyülenmiş, asil ama aceleci Mons. Bonnack'a karşı gösterdiği cömertlik nedeniyle onu affetti gençliğini lekeleyen ve onu tekrar yüksekliğe getiren geçici hatalar gençliklerinde ona bu saygı derecesini verdiği tanıdık. Ama şimdi verebileceği en az tazminat olarak. Valancourt'a Emily'ye eski davranışını açıklama fırsatı vermişti, hemen yazdı. İstemeden yaralandığı için affedilmesini istedi. Onu Château Le Blanc'a davet etmişti. Öncelik motivasyonları Comte'un bu mektubu Emily'ye bildirmesini ve nezaketini Valancourt ile ilgili keşfi ona tanıttı, ta ki onun gelişine kadar bu olay konusunda endişe ihtimalinden onu kurtarmalıdır ve bu tedbir, Comte'un öngördüğünden daha büyük bir huzursuzluktan kurtuldu. Çünkü umutsuzluk belirtilerinden habersizdi, ki Valancourt geç kaldı davranışları ihanete uğramıştı. Ailesinin tek çocuğu ve eski hanedanın varisiydi Venedik topraklarında bulunan Udolfo. Hayatının ilk talihsizliğiydi ve tüm ardışık sefaletlerine yol açan şey. Arkadaşların da bunu yapması gereken güçlü tutkularını dizginlemiş ve ona nazikçe sanat öğretmiştir. Onları yönetiyor, erken zevkle besliyordu. Ama kendi dünyalarını çok değerli buldular onundaki eksiklikler. Çünkü davranışları mantıklı bir nezaketin sonucu değildi. Ve çocuklarının tutkularına kapıldıklarında ya da karşı çıktıklarında, kendi varlıklarını tatmin etti.
Bu yüzden ona zayıflık gösterdiler ve azarladılar şiddetle. Ruhu, onların öfkesinden dolayı bıkkındı, bilgelikleriyle düzeltilmiş. Ve karşıtlıkları zafer için bir mücadeleye dönüştü, ebeveynlerin lazımi şefkati ve çocuk. Aynı şekilde unutulmuştu, ama, geri dönen sevgi ebeveynlerin öfkesi en kısa sürede Lawrence'nin fethetti ve tutkuları her çabayla daha da güçlendi, onları bastırmak için kullanıldı. Aynı yıl babası ve annesinin ölümü onu kendi başına bıraktı, gençlik ve güzelliğin getirdiği tehlikeli koşullar altında gizlilik vardı. Arkadaşlığı severdi, hayranlıkla sevinirdi ama yine de dünyayı düşündüğünde, eğilimleriyle çeliştiğinde, neşeli ve parlak bir zeka ile tüm büyüleyici sanatların ustasıydı. O davranışları, onun zayıflığından dolayı beklenebileceği gibiydi, ilkeleri ve tutkularının gücü. Onun sayısız hayranları arasında, turnesinde merhum Marquis de Villeroy de vardı İtalya'da. Genellikle yaşadığı Venedik'te Lawrence'yi gördü ve tutkulu hayranını. Figür ve başarılarına da aynı derecede hayran kaldım Marquis. O dönemde en seçkin soylulardan biriydi, Fransız sarayına, onu ondan gizleyebilecek kadar etkili bir yetkiliye sahipti. Karakterinin tehlikeli özellikleri ve geç davranışlarının kusurları, onunla evlenme teklif etti. Evlilik tamamlanmadan önce Udolpho Kalesi'ne çekildi. Marquis ise oraya doğru ilerledi ve davranışları orada. Son zamanlarda benimsediği bir nezaketi ona uçurumun eşiğini keşfetti ve ayağa kalktı. Daha önce gerekli gördüğünden daha küçük bir sorgulama. Onu ikna etti ki, onun karakteri ve onun eşi için tasarlamıştı, sonrasında metresi olmuştu. Udolpho da birkaç hafta geçirdikten sonra aniden Fransa'ya çağrıldı ve oraya geri döndü. Çünkü kalbi hala Lawrence'nin sanatlarını ele almıştı. Ancak çeşitli bahanelerle Lawrence'nin eserlerini ertelemişti evlilik. Ama onu bu ayrılığa razı salmak için şimdi tekrar evlilik hemen bitmek için geri dönme sözü verildi, bu da böylece aniden Fransa'ya çağrıldı, izin ver. Bu güvencelerle bir dereceye kadar rahatlanan Shirley'nin ayrılmasına izin verdi. Ve, kısa süre sonra, akrabası Montoni Udolpho'ya geldiğinde adresleri yeniledi. Ki daha önce reddetmişti ve şimdi yine reddetti. Bu arada, onun düşünceleri sürekli Marquis de Villeroy ile birlikteydi ve onun için acı çekiyordu. İtalyan aşkının tüm deliryumu, yalnızlığın sevdiği gibi, kendini kısıtladı. Çünkü artık toplumun zevklerine olan tüm zevkini kaybetmişti ve eğlencenin neşesi. Onun tek zevki, bir şey için iç çekip ağlamaktı. Marquis'in minyatürü. Sahneleri ziyaret etmek, onların tanıklığı olan mutluluk. Kalbini ona yazılı olarak dökmek ve haftaları saymak, günler. Bu dönemin önüne geçilmesi gerekiyordu, dönüşü muhtemel. Ama bu dönem onu getirmeden geçti. Ve hafta sonra ağır ve neredeyse dayanılmaz beklentiyle takip etti. Bu süreçte Lawrence'nin hayali bir fikrin sürekli meşgul ettiği bir ara düzensiz ve tüm kalbi tek bir nesneye bağlıyken, hayat o nesneyin kaybolduğuna inandığında ona nefret dolu bir duygu taşıyordu. Birkaç ay geçti, bu süre zarfında Marquis de Villeroy ve günleri ara sıra tutku çılgınlığıyla geçti ve umutsuzluğun somurtkanlığı. Tüm ziyaretçilerden kendini izole etti ve, bazen haftalarca birlikte dairesinde kalıyor. Konuşmayı reddediyorlar. Herkes, en sevdiği kadın hizmetçi hariç, mektup parçaları yazıyor. Marquis'ten aldığı kitapları tekrar okuyordu. Ağlayarak fotoğrafını ve onunla saatlerce konuştu, azarlayarak, sırayla okşuyor. Sonunda, Marquis'in Fransa'da evlendiğine dair bir rapor ulaştı ve, aşk, kıskançlık ve öfkenin tüm uç noktalarına maruz kaldıktan sonra o ülkeye gizlice gitmenin çaresiz kararı ve eğer rapor derin bir intikam girişiminde olduğu doğrulandı. Sadece en sevdiği kadına yolculuğunun planını paylaştı ve ona katılmaya söz verdi. Sahip olmak mücevherlerini topladı. Bu da ona birçok dalından geliyordu, ailesi büyük değere sahipti ve tüm nakit parası çok büyük bir miktarda, bir sandıkta paketlendi ve özel olarak komşu bir kasabaya taşındı. Laurentini, bu tek hizmetkarıyla birlikte oraya gitti ve oradan devam etti, gizlice Le Corn'a gitti. Ve oradan Fransa'ya yola çıktılar. Languedoc'a vardığında, Marquis de Villeroy'nin birkaç aydır evliydi. Umutsuzluğu neredeyse aklını kaybetti ve bazen korkunç bir şekilde öldürme planını yansıttı ve terk etti. Marquis, eşi ve kendisi.
Sonunda kendini onun içine atmayı başardı davranışları yüzünden onu azarlamak ve bıçaklamak. Amacıyla kendisi onun huzurunda. Ama, onu tekrar gördüğünde, uzun zamandır düşüncelerinin ve sevgilerinin sürekli nesnesi. Aşkın öfkesi bıraktı, o çözüm başarısız oldu. Duyguların çatışmasıyla titriyordu, bu saldırı kalbi ve bayıldı. Marky, onun güzelliğine ve duyarlılığına karşı kanıt değildi. Tüm enerji, ilk sevdiği, geri döndüğü tutkusu kayıtsızlıkla yenilmek yerine ihtiyatlılık. Ve onurundan beri ailesi onunla evlenmesine izin vermedi. O da kendi evlerini bastırmaya çalışmıştı aşkı ve o kadar başarılı olmuştu ki. O zamanki Markiz'i eşi olarak seçmişti, başlangıçta onu ölçülü ve mantıklı bir sevgiyle seviyordu. Ama hafif o sevimli hanımefendi, onun kayıtsızlığını telafi etmedi. Ki gizlemek için çabalarına rağmen ortaya çıktı. Ve bir süredir, duygularının başka biri tarafından gerçekleştiğinden şüphelendi. Laurentini Languedoc'a vardı. Bu usta İtalyan kısa sürede yeniden kazandığını fark etti, onun üzerindeki etkisi ve keşfiyle. Rahatlanarak yaşamaya karar verdi. Ve tüm büyülerini kullanarak onun bu şeytani eyleme onayını kazanmak. Bunun mutluluğunun güvenliği için gerekli olduğuna inanıyordu. O planını derin bir aldatma ve sabırlı bir azmle yürüttü ve Markiz'in sevgisini karısından tamamen uzaklaştırmıştı. Onun eşi nazik iyilik ve tutkulu görgü kuralları karşıtlıkta memnun etmeyi bırakmıştı İtalyanın. Büyüsüyle, zihninde gururun kıskançlığı. Çünkü artık aşk değildi ve hatta onurunu feda ettiği Markiz'in ona verdiği kişi. Ancak Laurentini önce ondan intikamdan vazgeçme konusunda ciddi bir söz almıştı, kendini rakibine karşı karşıya bıraktı. Bu planının önemli bir parçasıydı. Çünkü biliyordu, intikam arzusu bir tarafa yönelmişse, öyle olurdu diğerine daha şiddetle yanarsa. Belki o zaman yenilebilirdi, korkunç eyleme yardım etmek için onu karısı yapmaktan alıkoyan bir engel. Masum Markiz ise büyük bir kederle izledi, kocasının görgü kurallarındaki bir değişiklik. Çekingen ve düşünceli oldu. Varlığı, davranışları sade ve bazen bile kaba bir şekilde davranıyordu. Ve gitti onu, saatlerce birlikte. Onun acımasızlığı için ağlamak ve planlar yapmak için sevgisinin geri kazanılması. Davranışları onu daha da rahatsız ediyordu. Çünkü, babasının emrine itaat ederek, onun elini kabul etmişti, sevgileri başka birine adaydı, onun dostane tavrı vardı. Aklına sahipti, inanmak, onun mutluluğunu garanti ederdi. Laurentini'nin yaşadığı bu durum Fransa'ya varışından kısa bir süre sonra keşfedildi ve bu özelliği bolca kullandı, Markiz'e yönelik planlarına yardımcı oldu ve ona böyle görünen kanıtlar sundu. Karısının sadakatsizliğine, yaralı onurun çılgınca öfkesinde, karısını yok etmeye razı oldu. Yavaş bir zehir verildi ve o Laurentini'nin kıskançlığı ve inceliğinin ve suçlu zayıflığının kurbanı kocası. Ama Laurentini'nin zafer anı. Onun sahip olduğu an tüm dileklerinin tamamlanmasını dört gözle bekliyordu. Sadece bir acının başlangıcı, onu asla ölümüne kadar bırakmayan intikam tutkusu, kısmen onu şu amaçları gerçekleştirmeye teşvik etmişti. Bu korkunç eylem, tatmin edildiği anda bile öldü ve ayrıldı, onu boşuna acıma ve pişmanlık korkusuna sürüyor, ki muhtemelen Markiz de Villeroy ile kendine söz verdiği tüm yılları zehirlemişti. Onunla bir ittifak beklentisi gerçekleşmiş olsaydı. Ama o da vardı, intikam anının kendisine karşı pişmanlık olduğunu gördü ve suç ortağı konusunda nefret duyma, yanlış anladığı o duyguyu inanç için artık yoktu. Ve kanıt olmadığı için şaşkın ve dehşete düşmüş bir şekilde durdu, karısının sadakatsizliğinden kalmıştı, şimdi o acı çekmişti, suçluluk cezası. Ölmek üzere olduğu bildirildiğinde bile hissetti, aniden ve açıklanamaz şekilde masumiyetine güvendi. Ayrıca ciddi son saatinde ona verdiği güvence. Ona daha güçlü bir şey verebilecek bir güvence, kusursuz davranışlarından mahkumiyet. Pişmanlık ve umutsuzluğun ilk dehşetlerinde teslim olmaya meyilli hissetti kendisi ve onu bu suçluluk uçurumuna sürüklemiş kadın, adalet elleri. Ama, acısının patoksizmi sona erdiğinde, onun niyet değişti. Ancak Laurentini'yi sonrasında sadece bir kez gördü ve onu suçunun tetikçisi olarak lanetlemek ve affettiğini söylemekti. Hayatını sadece bir şartla, kalan günlerini dua ederek geçirmesi ve tövbe. Küçümseme ve tiksintiye maruz kalmanın hayal kırıklığıyla boğulmuş vicdanını lekelemekten çekinmediği adamdan,
İnsan kanı ve yaptığı faydasız suçun dehşetiyle dokunulmuştu kendini adadıktan. Sonra dünyadan vazgeçti ve St. Clare Manastırı'na çekildi, karşı koyulmamış tutkusunun korkunç bir kurbanı. Markiz, eşinin ölümünden hemen sonra Château Le Blanc'tan ayrıldı. Bir daha geri dönmedi ve suçunun duygusunu kaybetmeye çalıştı, savaşın karmaşası ya da başkentin dağılması, ama çabaları kibirliydi. Derin bir hayal kırıklığı onu sonsuza dek sardı. Bu da onun en büyük duygusu, yakın arkadaşı açıklayamadı ve sonunda bir derecede öldü. Lawrence'nin yaşadığı dehşetle neredeyse eşit bir dehşet. Doktor, kim talihsiz Marquis'in tuhaf görünümünü gözlemlemişti, ölüm. Susturmak için rüşvet verilmişti. Ve, birkaç kişinin tahmin ettiği gibi, hizmetçiler fısıltıdan öteye gitmemişti. İlişki hiç olmamıştı soruşturuldu. Bu fısıltı Marquis'in babasına ulaşıp ulaşmadığı mı ve eğer öyleyse, kanıt sağlama zorluğunun onu bundan caydırıp caydırmadığını. Marquis de Villeroy'nin yargılanması kesin değildir. Ama ölümü derinde ailesinin bazı kesimleri ve özellikle kardeşi 1. Saint tarafından yakındı. Aubert, çünkü bu, aralarında var olan ilişki derecesiydi Emily'nin babası ve Marquis. Ve şüphe yok ki, ölüm şeklinden şüpheleniyordu. Marquis ve arasında birçok mektup geçti onu, sevgili kız kardeşinin ölümünden kısa bir süre sonra. Konusu ise biliniyordu. Ama nedenleri var. Onların onun nedeniyle ilişkili olduğuna inanmak için bir sebep var: ölüm. Ve bunlar, bazı mektuplarla birlikte belgelerdi. Marquis, mutsuzluğunu kardeşine açmıştı, St. Aubert'ın kızına yıkmasını ciddi bir şekilde emrediği bir şey. Ve endişe, çünkü onun huzuru muhtemelen onun bu hüzünle ilgili sorgulamalarını yasaklamasına neden olmuştu hikayeye ima ettikleri. Gerçekten de, onun derdi de buydu, en sevdiği kız kardeşinin erken ölümü, mutsuz evliliği ilki. Onun adını hiç duyamadığı için en nazik acımasını uyandırdı, ya da ölümünden sonra kendisi bahseder. Madame Saint Aubert hariç, Emily'den, onun duyarlılığını uyandırmaktan korktuğu için onu çok özenle saklamıştı. Tarih ve isim, şimdiye kadar böyle bir şeye sahip olduğunu bilmiyordu akraba olarak Villeroy Markizesi. Ve bu nedenle emrini vermişti hayatta kalan tek kız kardeşi Madame Chirın'a sessizlik. O da titizlikle isteğini gözlemledi. Markize'nin son zavallı mektuplarından bazıları üzerinde, Aziz Aubert, Emily'nin ayrılışından önce onu gözlemlediğinde ağlıyordu Lavalli'den ve bu, onun resmiydi. Onu o kadar nazikçe okşamıştı. O felaket bir ölüm, onu duyunca ihanet ettiği duygunun sebebine düşebilir Lavois'in tarafından adlandırıldı ve onun anıtın yakınında defnedilmesini istemesiyle Villeroy'a bırakıldığı yer. Ancak kocasının kalıntıları değil, defnedildi ve öldüğü yerde, Fransa'nın kuzeyinde defnedildi. Son anlarında Aziz Aubert'e katılan itirafçı onu hatırladı, merhum Marquis'in kardeşi olmak. Aziz Aubert de, şefkatten Emily. Durumu gizlemek ve özellikle onun bakımını tavsiye ettiği başrahibe de aynı şekilde yapardı. Bu istek, ki tam olarak yerine getirilmişti. Laurentini, Fransa'ya vardığında adını dikkatlice gizlemişti ve ailesi ve gerçek geçmişini daha iyi gizlemek için, içeri girdiğinde ailesi manastır gibi bir haberin yayılmasına neden oldu ve bu da kız kardeşe Francis ve muhtemelen başrahibe başkanlığını yapmıyor olan novitiation sırasında monastırda tamamen bilgisizdi gerçek. Lawrence'nin zihnini saran derin pişmanlık ve hayal kırıklığına uğramış tutkusunun acıları. Çünkü hala Marquis'i tekrar seviyordu, zekasını huzursuz etti ve ilk umutsuzluk patlamalarından sonra geçti, ağır ve sessiz bir hüzün ruhlarına çöktü. Ki ölümüne kadar çılgınlık nöbetlerinden çok az kesinti yaşadı. Uzun yıllar boyunca, ormanda yürümek onun tek eğlencesiydi. Manastırda, gecenin yalnız saatlerinde ve favori bir şarkıyı oynamak için bazen sesinin hoş melodisine katıldığı enstrüman, memleketinin en ciddi ve hüzünlü havalarında. Herkesin tarafından düzenlenen, kalbinde yaşayan enerjik his. Doktor, o da orada olmuştu onun, bu kaprisin ona hoşuna gitmesi için üstüne önerdi. Çünkü tek onun sinirli hayalini yatıştırma yolları ve yürümeye zorlandı. Yalnız gece saatleri, hizmetçi tarafından eşlik ediliyordu İtalya. Ancak AFF manastırın kurallarına aykırı olduğu için mümkün olduğunca gizli tutuldu. Ve böylece Lawrence'nin gizemli müziği diğer koşullarla birleşince, bir rapor hazırlamak için sadece şato ama mahallesi periliydi.
Bu kutsal topluluğa girişinden kısa bir süre sonra ve henüz hiçbir şey göstermeden önce oradaki delilik belirtileri için bir vasiyetname hazırladı ve bu vasiyetnamede bir vasiyetname manastıra önemli miras bıraktı. Kişisel kalan kısmını paylaştı, mücevherlerinin çok değerli yaptığı mülk. Mons'un eşi arasında gerçekleşti. İtalyan bir hanımefendi ve akrabası. Hayatta kalan en yakın kişi Bonek merhum Marchioness de Villeroy'nin akrabası. Emily St. Aubert ise sadece değildi en yakın ama tek akraba olan bu miras ona geçti ve böylece babasının davranışlarının tüm gizemini ona açıkladı. Emily ile talihsiz teyzesi arasındaki benzerlik sıkça Laurentini tarafından gözlemlendi ve bu tek davranışa yol açtı, eskiden onu endişelendirmişti. Ama rahibenin son anında, vicdanı ona sürekli olarak Markiz fikrini verdi. O da bu benzerlik konusunda her zamankinden daha mantıklı bir şekilde baktı ve çılgınlığında bunu yaraladığı kişiye benziyordu. Ama orijinalin kendisi. Cesur duyularını toparladığında, Emily'nin Villeroy Markizesi'nin kızı olarak, kendisinin yani. Çünkü rakibinin Markiz'le evlendiğinde ona bağlı olduğunu biliyordu başka bir sevgilisi. İnanmaktan çekinmemişti, onurunun kendi tutkusu gibi, karşı konulmamış bir tutkuya feda edilmişti. Ancak Emily'nin çılgınlığından şüphelendiği bir suçun cinayet itirafı. Udolpho kalesinde etkili olduğu iddiasında, Laurentini masumdu. Ve kendisi de kandırılmıştı. Daha önce ona çok korku veren ve sonrasında buna zorlayan bir gösteri bir süreliğine. Rahibenin dehşetlerini bir bilinç olarak bağlamak için cinayet, o kalede işlendi. Hatırlanabilir ki, Udolpho'nun bir odasında siyah bir peçe asılıydı. Onun tek bir durum Emily'nin merakını uyandırmıştı ve sonrasında dehşetle onu saran bir nesneyi ortaya çıkardı. Çünkü kaldırıldığında, beklediği resim yerine, bir ara mesafede ortaya çıktı. Duvar, korkunç solgunlukta bir insan figürü olarak. Uzunluğu boyunca uzanmış ve giyinmişti mezarın kasabalarında. Gösterinin dehşetini artıran şey, yüzün kısmen çürümüş ve solucanlar tarafından şekilsiz göründüğü gibiydi. Bu solucanlar yüz hatlarında ve ellerinde görünürdü. Böyle bir nesnede kolayca hiç kimsenin 2 kere bakmaya dayanamayacağına inanıyordu. Emily, belki hatırladı. İlk bakıştan sonra perdeyi indirmişti ve korkusu böyle bir acının yeniden yaşanmasını asla engelledi, tıpkı yaptığı gibi. Sonra deneyimlendi. Tekrar bakmaya cesaret etseydi. Sanrısı ve korkuları olacaktı, birlikte kaybolmuşlardı ve önceki figürü algılardı, o insan değildi. Bal mumu şeklindeydi. Geçmişi bir nebze olağanüstü, ama o şiddetli kayıtlarda örneksiz değil. Bazen insanlara uygulayan bir rahiplik batıl inancının bu sertlik. Udolpho hanedanının üyesi, kilisenin ayrıcalığı, düşünce cezasına mahkum edilmişti. Günün belirli saatlerinde, insan bedenine benzeyen mumlu bir heykel ölüm sonrası bu duruma indirgenir. Bu kefaret, bir kendisinin varması gereken durumun hatırası olarak tasarlanmıştır Udolpho. Markiz'in gururunu azarlayın, eskiden çok Roma kilisesinin sinirini artırdı. Ve sadece batıl inançla değil. Bu kefareti kendisi uyguladı ve bunun AFF almak olduğuna inanıyordu tüm günahlarına rağmen. Vasiyetinde soyundan gelenlerin imajı korumalı, ancak kiliseye belirli bir kısmı kaybetme tehdidi korumalıdır, kendi topraklarının kendisine ait olan utanç verici ahlaki şeyden fayda sağlayabildiler iletildi. Bu nedenle, figür, konumunu korumak için zarar görmüştü. Odanın duvarına dayandı, ancak soyundan gelenler gözlemlemekten kendilerini mazur gördüler. Kendisine verilen kefaret görevini almıştı. Bu görüntü o kadar doğaldı ki, Emily'nin bunu yapması şaşırtıcı değil, onu benzediği nesne sanıyordu. Hatta böyle bir şey duyduğu için merhum hanımefendisinin kayboluşuyla ilgili olağanüstü bir anlatım. Kaleye ve Montoni karakteri hakkında o kadar deneyime sahipti ki, bunun Lady Laurentini'nin öldürülmüş cesedi olduğuna inanıyorlar ve ölümünün sebebini oluşturmuştu. Keşfettiği durum, başta ona çok şey yaptı, şaşkınlık ve şaşkınlık. Ama bu dikkat, deposunun daha sonra güvence altına alındığı için onu zorlamıştı. Montoni'nin ölümünün sırrını kimseye açmaya cesaret edemediğine inanıyorum kişi. Kalıntılarını bu belirsiz odada çürümeye çekmişti. Tören ancak perde, kapıların açık bırakılması durumu, bir an için bile olsa, ona büyük bir hayranlık ve şüphe uyandırmıştı. Ama bunlar Montoni'ye olan şüphesini aşmak için yeterli değildi.
Ve o da korkuydu, korkunç intikamının, dudaklarını sessizliğe mühürlemişti. Ne hakkında Batı odasında görmüştü. Emily, Villeroy Markizesi'nin kız kardeşi olduğunu keşfettiğinde Mons. St. Aubert, çeşitli şekillerde etkilendi. Ama, üzüntünün ortasında, ki zamansız ölümü nedeniyle acı çeken Shirn, endişeli ve acı dolu bir hastalıktan kurtuldu. Signora Lorenzini'nin aceleci iddiasıyla ilgili varsayım, doğumu ve ebeveynlerinin onuru. Saint Aubert, S'ye olan inancı prensipler, onun onursuz davrandığından şüphelenmesine izin vermezdi. Ve kendini başka birinin kızı olduğuna inanmakta büyük bir isteksizlik hissediyordu. Onu hep anne olarak düşünüp sevdiği için böyle bir durumun mümkün olduğunu pek kabul etmez. Ama sahip olduğu benzerlik sık sık geç Markiz'e taşıdığı doğrulandı. Bu ilk davranış eski ev hizmetçisi Dorothy'nin, Lorenzini'nin iddiasının ve St. Aubert'ın keşfettiği gizemli bağlılık, şüpheler uyandırdı, Markize ile olan bağlantısı. Aklının da onu yenebileceğini, ne de onayla. Ancak bunlardan artık rahatlamıştı ve tüm babasının davranışlarının koşulları tamamen açıklandı. Ama kalbi sevimli akrabasının yaşadığı hüzünlü felaket ve rahibenin tarihinin gösterdiği korkunç ders ve onun hoşgörülü tutkuları, onu yavaş yavaş bir suç. Ki bu kehanetten gençliğinde geri çekilirdi, dehşet ve haykırdı, bu olamaz, bir suç, ki bu tamamen yıllarca süren tövbe ve en ağır tövbelerin yok edemediği vicdanından. Son keşiflerden sonra, Emily Chateau'da Comte tarafından ayrın edildi ve ailesi, Villeroy hanedanının akrabası olarak ve şu şekilde verilmiştir mümkün. Şimdiye kadar gösterilmeden daha samimi ilgi. Comte de Villefort'un mektubuna gecikmiş bir cevap vermesine şaşırması, Valencourt'a, Estuvieres'e yönlendirilen bu hatlar Emily'yi bir paydan kurtaran ihtiyatlılık için memnuniyet duymuştu. Ama şimdi yaşadığı endişe, onu hala sarkarak gördüğünde önceki hatasının etkisinde. Tüm kararlılığı onu tutmak için gerekliydi, gerçeği anlatmaktan kısa bir rahatlama sağlayacaktı. The Lady Blanche'ın yaklaşan düğünü şimdi dikkatini bu noktaya böldü, endişesinin konusu olarak. Çünkü şato sakinleri zaten meşguldü bu olay için hazırlıklar sırasında ve Mons. St. Foix'un gelişi günlük olarak gerçekleşiyordu, bekleniyordu. Etrafını saran neşeyde, Emily boşuna denedi, katıldı, geç keşifler ve Valencourt'un akiberiyle, bu endişe yüzüğü teslim ettiğinde tavrının tasviri. Öyle görünüyordu, içinde umutsuzluğun kasvetli vahşiliğini algılar. Ve ne yapacağını düşündüğünde umutsuzluk onu sürüklemiş olabilir, kalbi korku ve kederle batmıştı. Güvenliğiyle ilgili bir gerilim hali, ki kendisini buna mahkum ettiğini düşünüyordu. Lavalley'e dönene kadar dayanılmaz görünüyordu ve böyle anlarca. Onu kaybeden soğukkanlılığı ele geçirmeye bile çalışamıyordu, aklını kaybederdi. Ama çoğu zaman aniden birlikte olduğu arkadaşlığı bırakır ve çalışmaya çalışırdı ormanın derin yalnızlığında ruhunu rahatlatıyordu, kaşlarını aşan kıyı. Burada, aşağıdaki köpüklü dalgaların hafif kükremesi ve somurtkan dalların arasında rüzgarın mırıltısı, koşulların uyum içinde olduğu gibiydi zihninin öfkesi. Ve bir uçurumda ya da kırılmış merdivenlerde otururdu, en sevdiği gözetleme kulesi. Akşamın değişen renklerini gözlemliyordu, bulutlar ve alacakaranlığın karanlığı denizi sarar. Beyaz zirvelere kadar kıyıya doğru süzülen dalgalar neredeyse fark edilemiyordu, karanlık sular. Valencourt tarafından bu kuleye kazınan çizgiler, sık sık hüzünlü bir coşkuyla tekrarlanır ve sonra anıları ve onların yaşadığı acıyı kontrol eder ve düşüncelerini döndürür kayıtsız konulara. Bir akşam, Lutu'yla en sevdiği yere gittikten sonra, harabe kuleye girdi ve kıvrımlı bir merdiven çıktı, küçük bir merdiven odası. Binanın geri kalanına göre daha az çürümüştü ve buradan geliyordu sık sık hayranlıkla deniz ve kara manzarasına bakmıştı ki aşağıda uzandı. Güneş şimdi o Pireneler bölgesine batıyordu. Ki Languedoc'u Razillon'dan ayırdı ve kendini küçük bir ızgaralı pencere altındaki ahşap üstler ve dalgalar gibi daha da alçak, batının kırmızı ışığıyla parlıyordu. Lutu'nun akorlarına dokundu, ciddi senfoni ve ardından sesiyle eşlik eden basit bir senfoni ve daha. Mutlu günlerde Valencourt'un sık sık dinlediği etkileyici havalar ve şimdi aşağıdaki satırlara uyarladığı bir büyü sergiledi. Aşağıdaki manzaranın yumuşak huzuru. Akşam esintisinin neredeyse hiç esmediği suyu kıvrıyor ya da geçen yelkeni şişiriyor.
Son parıltıyı yakalayan güneşi ve ara sıra aldıran küreğin tek rahatsız ettiği yer. Titreyen parlaklık, lütunun nazik melodisiyle birleşerek onu sakinleştirdi, zihnini hafif bir hüzün haline soktu ve geçmişin hüzünlü şarkılarını söyledi, zamanlar, uyandırdıkları anılar kalbine. Onun için çok güçlü olana kadar. Gözyaşları Luta'nın üzerine döküldü, üzerine sarıldı, sesi titredi, devam edemedi. Güneş şimdi dağların arkasına batmıştı, hatta yansıyan ışığı bile en yüksek noktalarından soluyordu. Emily gözetleme kulesinden ayrılmadı. Ama hüzünlü hayalini bir adım sesine kadar biraz da kaptırmaya devam etti, mesafe onu şaşırttı ve ızgaradan bakarken bir aşağıda yürüyen kişi, ancak kısa sürede Mons Bonnek olduğunu anlıyor. Adımının kesintiye girdiği sessiz düşünceliliğe geri döndü. Bir süre sonra, tekrar lutunu çaldı ve en sevdiği havayı söyledi. Ama yine bir adım onu rahatsız etti ve dinlemek için durduğunda, onun yükseldiğini duydu, kulenin merdiveni. Saatin karanlığı belki de onu mantıklı kıldı. Bir derecede korku, ki başka türlü hissedemeyebilirdi. Çünkü sadece birkaç kişi dakikalar önce, Mons Bonneck'in geçtiğini görmüştü. Adımlar hızlıydı ve zıplayarak atladı ve bir sonraki anda odanın kapısı açıldı ve bir kişi, alacakaranlığın karanlığında yüz hatları gizlenmiş olarak içeri girdi. Ama sesi gizlenemiyordu, çünkü bu Valensurt'un sesiydi. Sesle, asla Emily tarafından duyuldu, duygusuzca korktu. Şaşkınlıkla irkildi ve şüpheli bir zevk vardı ve onu ayaklarının dibinde zar zor göremişti ki içine battı, kalbinde mücadele eden çeşitli duyguların etkisiyle sarılmış bir koltuk. Ve o sese karşı neredeyse duyarsızdı. Onun samimi ve titreyen çağrıları sanki onu kurtarmaya çalışıyordu. Valencourt, Emily'nin üzerine sarılırken, kendi adamını kınadı. Aceleci bir sabırsızlık, onu böyle şaşırtmıştı, çünkü Şato, Kont'un dönüşünü beklemeye çok hevesliydi. Anladığı kadarıyla Kont'un dönüşünü beklemiyordu bahçede, kendisi onu aramaya gitti. Ancak kulenin yanından geçerken, Emily'nin sesini duyunca etkilendi ve hemen yukarı çıktı. Yeniden canlanması uzun zaman aldı, ancak hatırladığı anda geri döndüğünde, dikkatini çekingen bir tavırla geri çevirdi ve sordu. İlk bu görüşlerde hissedebileceği kadar hoşnutsuzlukla gelişinin anları, ziyaret anları. "Ah Emily," dedi Valencourt, "o hava, o havalar, kelimeler, ne yazık ki. O halde, umudunuz çok azdır, siz değer vermeyi bıraktığınızda beni de sevmeyi bıraktın." "Kesinlikle doğru, efendim," diye yanıtladı Emily, ona emir vermeye çalışarak titreyen ses. "Ve eğer saygımı değerli bulsaydın, bunu yapmazdın, bana bu yeni huzursuzluk fırsatını verdi." Valensurt'un yüzü aniden şüphe kaygısından aniden değişti, şaşkınlık ve hayal kırıklığı ifadesi. Bir an sessiz kaldı, sonra dedi ki, "Bana çok farklı bir karşılanma umut etmeyi öğretmişti." "O zaman, doğru mu Emily, senin saygını sonsuza dek kaybettiğimi mi söylüyorsun? İnanmalı mıyım ki, bana olan saygın geri gelse de, sevgin asla geri dönmez mi? Yapabilir mi Kont, şimdi bir saniye boyunca beni işkence eden zalimi düşündü ölüm." Bunu söylediği ses, Emily'yi hem de sözleri şaşırttı ve titreyen sabırsızlıkla onları açıklaması için yalvardı. "Herhangi bir açıklama gerek olur mu?" dedi Valencourt, "gerek var mı? Davranışımın ne kadar acımasızca yanlış gösterildiğini bilmiyor musunuz? Bir zamanlar beni suçlu buldun. Ve, Emily, beni nasıl bu kadar aşağılayabilirdin, senin fikrin, bir an bile olsa? O eylemler, ben de bunu saklıyorum, küçümseme ve tiksinti senin gibi. Gerçekten cahil misiniz? O Kont de Villefort. Benden değer verdiğim her şeyden mahrum kalan iftiraları tespit etti dünya. Ve beni buraya davet etti, sana eski davranışımı haklı çıkarmak için. Evet, öyle, bu koşullardan habersiz olmanız kesinlikle imkansız. Ben yine de haberdar olmuşum, kendimi sahte bir umutla işkence ediyorum." Emily'nin sessizliği bu varsayımı doğruladı. Çünkü derin alacakaranlık Valensurt'un şaşkınlık ve şüphe dolu sevinçleri ayırt etmesine izin vermemek, yüz hatlarını düzeltti. Bir an konuşamayarak devam etti, sonra bir derin bir iç çekiş ruhunu biraz rahatlattı ve dedi ki, "Valencourt, bugüne kadar tüm koşullardan habersizdim, bahsettin. Şu anda yaşadığım duygu, size şu gerçeklerin doğruluğunu garanti edebilir bu. Ve şunu unuttuğuma rağmen, kendime öğretmemiştim, tamamen seni unutmak için. Bu an," dedi Valencourt.
Alçak bir sesle ve eğilerek pencereye dayanan destek, bu an beraberinde bir inanç getiriyor bu beni. Alt ediyor, o zaman sana değerliyim, hala sana değerim, benim Emily. Bunu söylemem gerekli mi? Diye yanıtladı, öyle şunu söylemeliyim, bunlar ilk sevinç anlarım gidişinizden beri biliniyor ve bana tüm acıların karşılığını ödediklerini söylüyorum arada acı çektiler mi? Valancourt derin bir iç çekti ve cevap veremedi. Ama, elini bastırırken dudaklarında, üzerine dökülen gözyaşları. Olamayacak bir dil konuşuyordu yanlıştı ve kelimelerin yetersizdi. Emily, biraz sakinleşerek şatoya dönmeyi teklif etti ve sonra, ilk kez, Kont'un Valancourt'u oraya davet ettiğini hatırladı. Davranışını açıklamak ve henüz açıklama yapılmamıştı. Ama, o bunu kabul ettiğinde, kalbi bir an bile üzerinde durmasına izin vermedi. Değersiz olma ihtimali, bakışları, sesi, tavrı hepsi şöyle anlatıyordu. Eskiden onu ayıran asil samimiyet. Ve yine izin verdi kendisi. Daha şaşırtıcı ve güçlü bir sevinç duygularına kendini kaptırmak için daha önce hiç deneyimlemişti. Ne Emily, ne de Valancourt, şatoya nasıl ulaştıklarının farkında değildi. Bir peri büyüsüyle nereye taşınmış olabilirlerse, herhangi bir şey için hatırlayabiliyorlardı. Ve büyük salona ulaşana kadar ikisi de dünyada başka kişiler olduğunu hatırlıyordu kendileri. Kont sonra şaşkınlıkla ve neşeyle ortaya çıktı. Saf bir iyilik için, Valancourt'u karşılamak ve ondan affetmesini dilemek ona yaptığı adaletsizlik. Kısa süre sonra Mons. Bonnet da bu mutlu ve bu grupta kendisi ve Valancourt karşılıklı olarak tanışmaktan mutluluk duydular. İlk tebrikler bittiğinde ve genel sevinç biraz daha arttığında daha sakin olan Kont, Valancourt ile birlikte kütüphaneye çekildi. Burada uzun bir aralarında sohbet geçti. Ki bu konuda sonuncusu çok açık bir şekilde haklı çıktı, kendisi de bu davranışın suç kısımlarını kendisine atfedilen ve bu kadar açık şekilde itiraf etti ve yaptığı saçmalıklar için öyle duygulu bir şekilde yüzüntü tuttu ki, Kont, umduğu her şeye inandığını doğruladı. Ve, o Valancourt'ta birçok asil erdem algıladı ve bu deneyim öğretti onun. Daha önce sadece hayran olmadığı aptallıklardan nefret etmesi hayatı bilge bir onurla geçireceğine İnanmak için çekiniyordu ve iyi bir adam olarak ya da Emily St.'nin gelecekteki mutluluğunu ona emanet etmek istemek. Aubert, ona bir ebeveyn olarak gösterdiği özenle hissediyordu. Bunu kısa sürede bildirdi kısa bir konuşmada, Valancourt onu terk ettiğinde. Emily ise Valancourt'un Mons'a verdiği hizmetlerin bir ilgisini dinledi. Bonnet, gözleri zevk yaşlarıyla dolup taşmıştı ve daha da Comte de Villefort'un konuşması, şüpheleri tamamen dağıttı, geçmiş ve gelecekteki davranışları, şimdi korkusuzca ona geri verdiği daha önce ona verdiği saygı ve sevgi. Akşam yemeği odasına döndüklerinde, Kontes ve Lady Blanche buluştu Valancourt'u içten tebriklerle. Ve Blanche gerçekten de çok güçlüydü, Emily'nin mutluluğa döndüğünü görmekten mutlu oldum. Bir süreliğine unuttuğunu unuttu. Mons, St. Foix henüz şatoya gelmemişti, ancak bekleniyordu birkaç saat boyunca. Ancak cömert sempatisi kısa süre sonra onun tarafından karşılandı görünüş. Artık aldığı yaralardan tamamen iyileşmişti. Pireneler arasındaki tehlikeli macerasını yaşadığı ve bunun anılması olaya dahil olan taraflara mutluluğu şimdi. Aralarında yeni tebrikler paylaşıldı ve etrafta akşam yemeği masasında bir grup yüz belirdi, mutlulukla gülümsüyorlardı ama Felicity, her birinin farklı bir karakteri vardı. Blanche'ın gülümsemesi açık ve eşcek, Emily'nin ise nazik ve düşünceli. Valancourt'un ise dönüşümlü olarak coşkulu, nazik ve eşsel, Mons, St. Foix neşeyle doluydu ve Comte'un çevredeki grubu izleyerek iyiliğin yumuşak rehaveti. Kontes Henry'nin özellikleri ise ve Mons, Bonnet, animasyonun daha zayıf izlerini keşfetti. Zavallı Mons, Dupont varlığıyla şirkete en ufak bir pişmanlık gölgesi düşürmedi. Çünkü, ne zaman Valancourt'un Emily'nin saygısına layık olmadığını keşfetmişti. Kendi umutsuzluğunu fethetmek için ciddi bir çaba göstermeye kararlıydı, sevgi duydu ve hemen Chateau Le Blanc'tan çekildi, bir davranış. Emily bunu şimdi anladı ve hayranlık ile acımasıyla ödüllendirdi. Kont ve misafirleri geç saatlere kadar birlikte devam ettiler. Sosyal neşeyin zevkleri ve dostluğun tatlıları. Annette duyduğunda Valancourt'un gelişiyle ilgili olarak, Ludovico onun gitmesini engellemekte bazı zorluklar yaşadı, akşam yemeği odasına gitmişti.
Sevinçlerini ifade etmek için, çünkü hiç böyle bir şey yapmadığını ilan etmişti. Ludovico'yu bulduğundan beri böyle bir kazaya çok seviniyordu kendisi. Lady Blanche ve Emily Saint Aubert'ın evlilikleri kutlanmıştır. Aynı gün ve antik baronluk ihtişamıyla Château Le Blanc'ta. Şölenler kalenin büyük salonunda düzenleniyordu ve bu vesileyle Charlemagne ve onun kahramanlıklarını temsil eden muhteşem yeni dokularla asılıydı 12 soylu. Burada, korkunç vizörleriyle sarazenler görülüyordu, savaşa ilerlemek. Ve orada, vahşi törenler sergileniyordu. Büyü ve büyücü Jarl tarafından imparator önünde sergilenen nekromantik başarılar. Villeroy ailesinin gösterişli bayrakları, uzun süre toz içinde uyumuş, tekrar açılmış. Gotik noktaların üzerinde dalgalanacak boyalı kaset köşeleri. Ve müzik, birçok uzun süreli yakında. Her yerde yankılandı o devasa yapının dolambaçlı galerisi ve kolonladı. Anet koridordan aşağıya. Kemerleri ve pencereler parlak lamba fırlatlarıyla aydınlatıldı ve dansçıların muhteşem elbiseleri, hizmetçilerin pahalı kıyafetleri, mor kadife ve altın örtülü kanopiler ve eşcinsel şarkıları dinledim tonozlu çatıda süzülürken, neredeyse kendini büyülenmiş bir şekilde sanıyordu sarayını ve onu büyüleyen hiçbir yerle karşılaşmadığını ilan etti çok şey, çünkü masalları okumuştu. Hayır, perilerin kendileri. Bu eski salondaki gece eğlenceleri bundan daha güzel bir şey göstermezdi. Yaşlıyken Dorothy, sahneyi incelerken iç çekti ve şöyle dedi. Kale öyle görünüyordu gençliğinde alışkanlıktı. Château Le Blanc kutlamalarını süsledikten sonra, birkaç gün boyunca Valancourt ve Emily, İyi kalbılı arkadaşlarından ayrılıp Lavalley'e döndü ve burada Sadık Theresa onları gerçek bir sevinçle ve hoş gölgelerle karşıladı, onları binlerce nazik ve dokunaklı anıyla karşıladı. Ve, uzun zamandır merhum Mons'un yaşadığı sahnelerde birlikte dolaşıyorlardı. Ve Madame Saint Aubert ve Emily, düşünceli bir sevgiyle, favori mekanlar, mevcut mutluluğu, onların onayını hak ederdi, bunu görebilirlerdi. Valancourt onu terastaki çınar ağacına götürdü. İlk olarak orada aşkını ilan etmeye cesaret etti ve şimdi kaygının hatırlaması nerede o zaman acı çekmişti ve tüm tehlikeler ve talihsizlikler geriye dönüp baktıkları her biri, en son birlikte oturdukları zamandan beri, geniş dallarının altında oturduklarından beri, mevcut mutluluklarını yüceltti, ki bu noktada kutsal olan Aziz Aubert'ın anısını korumak için mümkün olduğunca hak etmeye yemin ettiler. Onun iyiliğini taklit etmeye çalışmak, o üstünü hatırlayarak her türlü başarı, üstün görevleri beraberinde getirir çaba göstererek ve diğer varlıklara da bunu sağlayarak refahın her zaman talihsizliğe borçlu olduğu sıradan konforların bir kısmı, Tanrı'ya mutlu bir şükran içinde geçen hayatların örneği ve dolayısıyla yaratıklarına karşı dikkatli bir şefkat. Lavalley'e döndüklerinden kısa bir süre sonra, Valancourt'un kardeşi evliliğini tebrik etmek ve Emily'ye saygılarını sunmak istiyor. Onunla birlikte hem çok memnundu hem de mantıklı mutluluk ihtimalinden dolayı bu evlilikler Valancourt'a teklif edildi ve hemen ona teslim oldu. Zengin toprakların bir parçası, ailesi olmadığı için tamamı vefat ettikten sonra kardeşine geçti. Dolaus'taki topraklar elden çıkarıldı ve Emily Mons'tan satın aldı. Quesnel, merhum babasının eski topraklarında. Burada Annette bir evlilik kısmında onu ev hizmetçisi olarak yerleştirdi, Ludovico ise görevli. Ama, hem Valancourt hem de kendisi hoş olanı tercih ettiği için Lavalley'nin uzun zamandır sevilen tonlarını Eporville'in ihtişamına kadar taşıyan orada yaşamaya devam etti. Ancak yıl boyunca birkaç ay Aziz Aubert'ın doğum yeri, anısına büyük saygı göstererek Signora Laurentini tarafından Emily'ye miras bırakılan bu miras, Valancourt'tan Mons Bon'a istifa etmesine izin vermesini rica etti. Ve Valancourt, istediğini yaptığında, iltifatın tüm değerini hissetti. Udolpho Kalesi de Mons Bonnec'in eşine geçti. O da bu isimli hanedanın en yakın hayatta kalan akrabası ve dolayısıyla refah uzun zamandır ezilen ruhlarını huzura ve ailesini teselli etmeye kavuşturdu. O, Valancourt ve Emily'nin mutluluğu gibi bir mutluluğu anlatmanın ne kadar sevinçli. Anlatmak için, acı çekenlerin ve zayıflara karşı küçümseme için, sonunda birbirlerine, memleketlerinin sevilen manzaraları, en güvenli mutluluk bu hayat. Ahlaki arzulamak ve entelektüel için çalışmak iyileşme, aydınlanmış toplumun zevklerine ve egzersize
kalplerini her zaman canlandıran iyilikten. Kavşaklarla Vali bir kez daha iyiliğin, bilgeliğin ve evin sığınağı haline geldi kutsanlık. O, kötü olanların bazen dökülebileceğini göstermek faydalı olabilir, iyilere acı veriyor. Güçleri geçici ve cezaları kesin. Ve masumiyet, adaletsizlik tarafından ezilmiş olsa da, desteklenecektir sabır. Sonunda talihsizliği yen. Ve eğer bu hikayeyi kaydeden zayıf el, sahneleriyle yas tutanını bir saatlik kederin kandırdığını ya da ahlakına göre ona öğretti. Onu sürdürmek, çaba, ne kadar mütevazı olursa olsun, boşuna değil, ne de yazar ödül almamış.